Baş pehlivanlarımız ilk tur kurallarını çekmek üzere çayıra çıkacaklar. Ekin Türk TV canlı yayınla Koza TV Facebook adresi ve saat 15.00'da da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızda olacağız değerli güreş severler. Ve şu anda da alt boylarda kıran kırana mücadeleler var. Spikerimiz ben Recep Tosun. Bugünkü karşılaşmaları anlatıp aktarırken yorumlarıyla katkı sağlayacak olan değerli yorumcu Mustafa Bayram, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şu anda da baş altında kıran kırana bir puanlama mücadelesi var. Hemen pehlivanlığını tanıtır mısın, söz sende. Evet, kulenin tam önünde başaltı puanlama süreci devam ediyor. Çorum Belediyesi'nden Bekir Eryücel, kırmızı kurdelye ile güreşen sporcumuz. Diğer pehlivanımız Yıldıray Pala, İstanbul Çatalca Belediyesi pehlivanı. Yaklaşık 10 dakikadır puanlama güreşi devam ediyor. Her iki pehlivan da başaltı boyunun önemli isimlerinden Yıldıray Pala, Bekir Eryücel. Bu arada mücadeleler devam ederken bugün Gebze Ülkerçayırı Er Meydan'da kol bağlayacak olan baş pehlivanlarımızın baş önemli isimleri. Ali Gürbüz başta olmak üzere. Evet, Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, Nedim Gürel, Mustafa Arslan gibi önemli isimler. Recep Kara, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi önemli isimler yer alacak. Toplamda 42 olarak söylenildi. 42 baş pehlivanımız bugün Hünkar Çayırı'nda kol bağlayacaklar. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Hava çok güzel. Yağmur beklenirken adeta tam tersine döndü. Hava muhalefeti. Güneşli bir hava hakim. Ilık bir hava hakim. Tam güreş severlerin, güreşen pehlivanların tam istediği bir hava. Güzel bir atmosfer. İnşallah bugün kıran kırana çok rekabetli güreşler izleyeceğiz. Alt boylar zaten kendilerini gösterdiler. Minik boyundan baş altına kadar şu an güreşler yapılıyor. Çok güzel güreşler oldu. İnşallah baş pehlivanlarımızla bu güzelliğe devam edeceğiz. Evet, kıran kırana mücadeleleri ekranlara getireceğiz. Ekin Türk TV şu anda canlı yayında. Koza TV Facebook adresi de canlı yayında. Lider Haber TV 15.00'da ortak canlı yayın ağımıza katılacak. Yorumlarınızı, mesajlarınızı hem Ekin Türk TV hem de Koza TV Facebook adresinden bizlere yollayın değerli güreş severler. Biz de yer verelim. Gün itibariyle kıran kırana mücadelelere sahne alacak. Şu anda da sanırım kura çekimi hazırlığı var baş pehlivanlar için. Evet, baş pehlivanlık birinci tur kuralları birazdan çekilecek. Şu an tüm hazırlıklar yapılıyor. Mustafa Taş da burada. Mustafa Taş burada. Evet. Osman Aynur. Ayak boyu pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Birçok ünlü isim bugün burada Hünkar Çayırı'nda kol bağlayacak. Bu arada Er Meydanlı Yiğitleri sosyal medya adresimizde de canlı yayınımız başladı. Güreşin hakkını verenler sosyal medya yöneticimiz Salih Kaya'da, oradan da yayınları canlı olarak izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı yollayabilirsiniz değerli güreş severler. Baş pehlivanın kurallarına davullar, bir dakika davullar. Değerli güreşlerler, Allah nasip ederse az sonra baş pehlivan kurallarını çekiyor. Bu arada yayınlar diliyoruz Salih Kaya. Mustafa Bayram sana. Teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine selamlar gönderiyoruz. MHK Başkan Vekilimiz Sayın Sezgi Yüksel'i. Evet, değerli cazgırımız Sabahattin Erdoğan şu an MHK üyelerini baş pehlivanlık kura çekimi için davet ediyor. Bu arada Adana'dan Resul değerli rejisörümüz, Ekin Türk TV'den Genel Müdürü Emrah Binici bugün itibariyle siz çok değerli güreş severlere güreşleri ekranlara getirecek. Ayrıca
Ekin Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin Bayram ve Başkanımızı Cihat Bayram Atasporumuz güreşe her hafta sonu artık Ekin Türk TV'de yer vereceklerinin müjdesini verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren de yine Güreşin Kalbi Koza TV lisans prosedürlerini Rütük'le yapmış olduğu yazışmalar sonrasında sona gelindi. Hafta içerisinde müjdeli haberle sizlerin karşısında olacağız. Ancak yine Koza TV Facebook adresinden de yayınlarımız devam etmekte. Değerli güreş severler, frekanslarınızla oynamayın. Sayın Osman Dolayısıyla önümüzdeki hafta içerisinde müjdeli haberle yine aynı frekansla Güreşin Kalbi atmaya devam edecek. Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla ve Lider Haber TV 15.00'da ortak canlı yayın ağına katılacak. Kocaeli Gebze Hünkârçayırı Er Meydanı'ndan. Bu arada yarın yapılacak olan Kocaeli Körfez Sevindikli Taşköprü Yağlı Pehlivan güreşleri hava muhalefeti öngörüsü nedeni ve sebebiyle ileriki bir tarihe tehir edildi. Yani iptal olmadı. Bu müjdeyi verelim. Sayın Şener Süğüt, Kocaeli Körfez Belediye Başkanımız bu müjdeyi verelim dedi. Güreş iptal olmadı. Tehir edildi ileriki bir tarihe. Biz her zaman olduğu gibi geleneklerimizi sıkı sıkıya bağlı olarak atasporumuz yağlı güreşi mutlak suretle yapacağız. Yanında olacağız. Müjdesini verdi. Akkuşlu Emirhan iyi yayınlar diliyor. Selamlar demiş. Tekrar ediyorum. Şu an itibariyle Ekin Türk TV canlı yayında, Koza TV Facebook adresi de canlı yayında. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı, Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalı ve saat 15.00'da da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağıyla Kocaeli Gebze Hünkârçayırı Yağlı Pehlivan güreşlerinde siz değerli güreş severlerimizin karşısında olacağız. Şu anda da değerli güreş severler, az sonra baş pehlivan kuralları çekeceğiz. Salacağız. Evet, Tom Meister, bu şey benim sesi. Şu anda da MHK Başkan Vekilimiz Sayın Sezgin Yüksel kura çekimi için hazırlığa başladılar ve anons ediliyorlar. Cetvel hakemlerimiz SEK ve idarede Marmara Bölge Sorumlumuz Özer da yerini almış durumda. Şu anda ekranlara geliyor değerli güreş severler. Deste büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Deste büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Tamam abi, al abi. Böyle kalsın. Hiçbir şey kaçırmadınız. Baş pehlivanlarımız kura çekimi için paçalarını bağlayarak talimatlama ve yönetmelik gereği çayıra o şekilde çıkıyorlar. Bu arada Salih Kaya Samsun Vezirköprü Yağlı Pehlivan güreşlerinin 23 Ağustos'a alındığı bilgisini paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Ali Coşkun Er Meydanı'nın Yiğitleri sosyal medya portalı. O da tüm yiğitlere başarı dileklerinde bulunuyor. Atasporumuza her hafta sonu sosyal medya, güreş sosyal medya dinamikleriyle canlı tutarak siz değerli güreş severlerimize ulaşma gayreti ve çabası içerisindeler. Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz
geleneksel Hünkar Çayırı yağlı pehlivan güreşlerinin ne kadar önemsediğini güreşin başlangıç konuşmasında dile getirdi. Kendisini konuk alarak alacağız ilerleyen saatlerde. Tabii ki asıl olan yiğitlerimizin çayırdaki kapışmaları. Baş altında ekranın sağında Yıldıray Parlak mücadelesi uzadıkça uzadı. Evet, minik bir minik iki ayağa kalkalım. İlk tur mücadelesi şu anda puanlama Hemen sıraya girin, kol bağlayın. mücadelesi. Değerli güreş severler, tekrar ediyorum. Ekin TV şu anda canlı yayında. Koza TV Facebook adresi canlı yayında. 15.00'da da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağına katılacak. Gün boyu sanırım akşama kadar, gece yarına kadar sürecek bir görsel şölende birlikte olacağız değerli güreş severler. İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin pehlivanı Tekrar ediyorum. Ekin TV Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Selahattin Bayram, Başkan Yardımcısı Cihat Bayram ve Genel Müdür Emrah Binici artık her hafta sonu Ekin Türk TV'de İstanbul Çatalca Belediyesi bir yağlı güreş organizasyonu en az canlı yayınla ekranlara getirecek. Bu müjdeli haberi verelim. Güreş yayınlayan kanallarımızın Ömer Gökdemir, yelpazesi genişledikçe Atasporumuz güreşimiz kazanacak. İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin pehlivanı Atakan Mehmet Karakuş, İstanbul. Minik 2 boy yarı final. Kocaeli Körfez Belediyesi'nin pehlivanı Çağlar Eşidoğlu Sakat. Bu arada Lider Haber TV'de Atasporumuz güreşe yaklaşık 2 yıldır ummalı bir çalışmayla katkı sağlamaya devam ediyor. Belirli saatler skalasında olsa da soluksuz heyecan fırtınasına onlar da omuz veriyor. Lider Haber TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Alkoçlar'a hem güreş camiası adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Bugünkü bu organizasyonları tüm ayrıntılarıyla ekranlara getirecek olan 8 yıldır birlikteliğimiz süren FBR yapım. Fatih Bedir önderliğinde genel yayın yönetmenimiz tüm ayrıntılarıyla yeni işleri, tekrarları, her anını canlı olarak sizi heyecandan hiç uzaklaştırmadan ekranlara getireceğiz. Dolayısıyla CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin de prodüktörlüğünü yapmaktalar. Dolayısıyla Atasporumuz Güreş yayıncılık anlamında da ehil ellerde. Bizler de karınca kararınca bu değirmene su taşımaya devam edeceğiz. Nefesimiz yettiğince Mustafa Bayram. İnşallah Recep Tosun, siz Türk güreş camiasının gerçekten büyük değerisiniz. Bu arada Faruk Türk'ün sana çok selamı var. Ali Gürbüz tayfa olarak canlı olarak yayınınızda paylaştık. Biz de Ataspor'un her zaman yanındayız. Ali Gürbüz'ü seviyor olsak da tüm pehlivanlarımıza aynı eşit mesafedeyiz. Hak edenin kazandığını bildiğimiz için diyor Faruk Türk. Tam bir güreş aşığı, güreş sevdalısı ve bir baş pehlivan nezdinde, Ali Gürbüz nezdinde de alt band reklamı olarak veren tek bir sosyal medya portalı. Bu arada Yıldıray Parlak adını 2. tura yazdırdı. Zorlu mücadele Evet. sonrasında rakibi Bekir Er Yüceli mağlup etti. Çorum Belediyesi'nin başaltı pehlivanı. Evet, bugün inşallah birazdan baş pehlivanların ilk tur kuralları çekilecek. Birazdan baş pehlivanlık ilk tur kuralları çekilecek. Önemli isimler yer almakta. 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş bugün Hünkar Çayırı'nda. Recep Kara, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Mustafa Arslan gibi önemli isimler bugün Hünkar Çayırı'nda kol bağlayacaklar. İnşallah önümüzdeki zamanlarda 15 Temmuz
Cumartesi günü Kocaeli Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman himayelerinde Hergeleci İbrahim Büyük Yağlı Pehlivan güreşleri tertip edilecek. Yine aynı gün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Zonguldak Yaraşlı Yardımlaşma ve Dayanışma Yağlı Pehlivan güreşleri tertip edilecek. Kurban Bayramı'nın 4. günü yani 1 Temmuz Cumartesi günü Zonguldak Kozlu Dağköy Büyük Yağlı Pehlivan güreşleri yapılacak. Az önce Recep Tosun Bey'in dediği gibi Kocaeli Taşköprü Sevindikli yağlı güreşleri hava muhalefeti nedeniyle güreşlerimiz bir sonraki tarihe ertelendi. İnşallah Kocaeli Sevindikli Büyük Yağlı Pehlivan güreşleri tarihi de önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sosyal medyada bildirilecek. Evet sevgili Gebzeliler, çok değerli Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zindir Büyükgöz her Orada meydanda teşrif ediyorlar. Sayın önümüzdeki hafta Başkanımıza alkışlarımızla hoş geldiniz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan Gaziantep Evet, Büyükşehir Belediyesi Şahin Bey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri yapılacak 24-25 Başkanımızla Haziran teşrif edeceğiz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. Bu arada Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'e kura çekimi için teşriflerini buyurdular. Değerli misafirler, şu anda Hünkar Çayırı Er Meydanımızı, Gebze'mizi dünya kenti yapma yolunda projeleri bir hayata geçiren, Gebze'mizin her mahallesine Evet, şimdi başpehlivanlık 1. tur kuralları çekilecek. Biz sözleri cazgırımıza bırakıyoruz. Evet, anonsu yapıyor şu anda. ardına kadar Söz cazgılarımızda. Evet, Bayram. söz cazgırlarımızda ben de notumu alıyorum. Gebzelilere mesai saatleri içerisinde ardına kadar açıktır diye. Bugün Hünkar Çayırı Er Meydanımızda başta 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş olmak üzere altın kemer kuşanmış başpehlivanlarımız Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Aklı başta olmak üzere tam 37 başpehlivana, toplamda 600 başpehlivana Hünkar Çayırı'nda kol bağlatacak olan, gelişen, büyüyen Gebze'mizin mimarı, onurlu, erdemli, dürüst belediyeciliğin mimarı, Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zünnur Büyükgöz'ü coşkulu alkışlarla başpehlivanlık kurallarına nezaret etmek üzere Er Meydanı'na davetlerimi arz edeyim. Yine AK Parti ilçe başkanımız Sayın Recep Kaya Bey'i de Er Meydanı'na davetlerimi arz ediyorum. Buyurun başkanım. Ramazan Hocam, Sayın Ramazan Yarar. Kura çekimi için lütfen Er Meydanı'na. Tekrar ediyorum, Ekin Türk TV şu anda canlı yayında. Koza TV Facebook adresi canlı yayında. Er Meydanı yiğitleri ve güreşin hakkını verenler ve Gebze Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya adresi yayında. Saat 15.00'da da Lider Haber TV canlı yayın ağıyla birlikte olacağız ve ilk kurayı Mustafa Taş geliyor. Mustafa Bayram'dan notlarını alıyor. Siz de notlarınızı alın. 1 numara Mustafa Taş. Hüseyin Gümüşalan geliyor. Mustafa Taş bir numaralı kurayı çekti ilk kurasında da. Bu arada Necdet Vitos iyi yayınlar Fatih diliyor. Atlı geliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerini bulunuyor. Eski milli futbolcumuz. Karamüsel'in medar iftiharı. Başkanımız Sayın Ali Taştan Bey'i başpehlivanlık kurallarına nezaret etmek üzere Er Meydanı'na davetlerimi arz ederim. Buyurun başkanım. 29 numara Hüseyin Gümüşalan.
15 numara Fatih Aklı. Serhat Gökmen geliyor. Semih Turgut geliyor. ...31 numara Serhat Gökmen. Recep Kara geliyor. Evet değerli güreş severler, Türkiye Halı Güreşi'nin hep Sergen Yalçın'ı dedik. En teknik baş pehlivanlardan biri Fatih Atlı. Yayın konumuza hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Recep abi. Durumun nasıl? Bugün favori olarak çayıra çıkıyorsun. Recep abi bunlar Kırkpınar'dan önceki son antrenmanlarımız. İnşallah performansımızın zirvesine kadar çıkmayı düşünüyoruz bugün de. Burada Karadeniz'de hemşehrilerimiz çok ev sahibi sayılırız. İnşallah onlara burada en iyi şekilde zevkli bir güreş izletmek için bütün mücadelelerimizi vereceğiz. Kazası belası bir sezon diliyorum bütün güreşçi arkadaşlarıma. Bu güreşte de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi son olarak seni yolcu edeceğim. Fatih Atlı artık en olgun dönemindesin ama geride bir Fatih Atlı gibi teknik bir başpehlivan gözlemliyor musun? Şu isim öne çıkacak, benim yerimi alacak diyebilecek bir isim var mı? Çünkü bu eksikliği yaşıyoruz. Hep seninle anılıyor. Türkiye Halı Güreşi'nin en teknik başpehlivanı olarak Fatih Atlı. Hani geride bir Fatih Atlı bırakmak biraz iddialı bir kelime olur. Onu ben aslında hani kabul etmek istemiyorum. Ama baş altında Osman Kan güreşlerini çok beğeniyorum, çok seviyorum. Onu izlemek gerçekten çok zevkli. Bütün teknikleri, bütün oyunları, her şey deniyor. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen yıllarda iyi bir Osman Kan, iyi bir yağlı güreşçisi olarak onu izleyeceğimizi umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah derman versin Fatih Atlı. Evet, Fatih Atlı duygu ve düşünceleri paylaştı Osman. Kan üzerinde durdu herhalde Osman Kan. Buna en çok sevineceklerden biridir. Evet, İsmail hemen alalım. Evet, hoş geldin önce şampiyonum. Hoş bulduk abi seyrediyoruz, takip ediyoruz. Fırsat buldukça da geliyoruz. Evet. Allah Şimdi derman versin. eski milli güreşçimiz, değerli güreş severler ve aynı zamanda hangi dizide oynuyorduk? Kuruluş Osman'da oynadık en sen. Şimdi yeni projelerle tekrar geri geleceğiz. İnşallah Allah derman versin. Evet, Atilla güzel. Evet, kura çekimiyle devam ediyoruz değerli güreş severler. Dokuz numara Ali Gürbüz. 13 numara Abdullah Güngör. Hazırız. Kaan Kaya geliyor. Nedim Gürel geliyor. Evet. Evet değerli güreş severler, geçen yıl Boğer Meydanı'nda baş pehlivanına uzanmıştı. Megastar Ali Gürbüz bugün de iddialı bir şekilde çayıra çıktı, kurasını çekti. Güreş severler senin performansını merak ediyorlar. Yorgun musun hakikaten? Tabii hafta içleri antrenman yapıyoruz. Kırkpınar'da yaklaştı. Hafta sonlarda güreşlere gidip geliyoruz. Bir yol da var tabii. Yorgunluk oluyor. Burası da Gebze güreşleri, Yukarıçayır güreşleri geleneksel. Türkiye'nin önde gelen güreşlerinden birisi. Kırkpınar'da az kaldı. Son provalarımızı burada yapıp güreşlerimizi, antrenmanlarımız şeklinde elimizden gelen performansı göstermeye çalışıyoruz. Son olarak seni yolcu edeceğim ama CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ikinci sıraya geriledim. Bu hafta Şahin Bey, önümüzdeki hafta Şahin Bey güreşlerinde zirvenin tekrar sahibi olmak istiyor musun? Daha var ya, daha 5 tane daha müsabaka var. Daha sıralama değişir yani. Ya köprünün altından çok sular akar. Evet değerli güreş severler, teşekkür ederim Ali Gürbüz. İkinci sıra düştüm ama önümüzdeki haftalarda devam edecek diyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. Çok uzun bir soluklu maraton olacak ve Megastar Ali Gürbüz ben her zaman zirvede olmaya adayım diyor. Bakalım yıl sonunda bu heyecan fırtınasında zirvedeki yerini alabilecek mi? Kura çekimiyle devam ediyoruz. ...18 numara Salih İrinç. Mecit Yıldırım geliyor. ...34 numara Yıldıray Yakın. ...24 numara Mecit Yıldırım. Salih Erinç geliyor.
Ali İhsan Batmaz geliyor. Gökhan Arıcı 28 numara. Erkan Ertan kurasını çekiyor. Bu arada değerli güreş severler, geçen hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabında ev sahipliği yapan 22 Kocaeli numara Ali İhsan Batmaz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın, Mustafa Aslan geliyor. Hünkar Çayırı'nda, Gebze'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağında kol bağlayıp güreş tutan 10 numara tüm Bilge'nin yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Ve ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız Sayın Şemsettin Yıldırım tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. yeni numara İbrahim Kocaeli Karaman. Büyükşehir Belediyesi Mustafa Doğan Özkaya geliyor. tesislerden sorumlu Yunus Emre Ay yiğitlerimize başarı dileklerinde bulunuyor. Geçen hafta o soluksuz izlemiş 14 olduğunuz numara Mustafa Doğan kıran Özkaya. kırana Ahmet Serbest mücadele kurasını sahne çekiyor. alan Seka Park yağlı pehlivan güreşlerinin kurmaylarıydılar. 8 numara Ahmet Atasporumuz Serbest. adına Fatih Çakıroğlu kurasını yapmış çekiyor. oldukları o görkemli ve ihtişamlı organizasyon için Numara Fatih Çakıroğlu. binlerce kez Hasan Zeybek kendilerine geliyor. şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Tahir 12 numara Büyükakın Hasan Zeybek, nezdinde Serdar Şemsettin Yıldırım Yıldırım çekiyor. ve Yunus Emre Ay. 26 numara Serdar Yıldırım. Ali Rıza Kaya geliyor. Altı numara Ali Rıza Kaya. Serhat Balcı geliyor. ...35 numara Serhat Balcı, Ahmet Kavakçı kurasını çekiyor. Evet, kurasını çekmeyen baş pehlivanlarımız. 16 numara Ahmet Kavakçı. Evet, kurasını çekmeyen baş pehlivanlarımız buyurun. Osman Özgün geliyor. Fatih Koyuncu geliyor. Evet değerli güreş severler, biraz yağlandık, önemli 23 değil. numara Osman Türk Özgün. yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı'dan sonraki en kariyerli baş pehlivanı kim dendiğinde ilk Evet, ve baş ülkemizin pehlivanlarımız buyurun. milli Bir hatıra kahramanlarından fotoğrafı Recep Kara yayın konumuza hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Merhaba. Nasıl Recep Kara durumu? İyi yani yaş 41 oldu artık yani. Bir de 20 yaşındaki Recep yok ama biz bu sahaya Evet, baş çıktığımız için pehlivanlarımız buyurun. her güreşte atasporuna yakışır bir şekilde mücadele veriyoruz. Genç kardeşlerimiz ustalarıyla burada mücadele etme şansı yakalıyorlar. Biz nasıl ki 19-20 yaşında Ahmet Taşçı gibi, Cengiz Elveya gibi büyük ustalarla güreş tuttuk. Yendik, yenildik. Şimdi devran dönüyor. Şimdi genç kardeşlerimiz de bak yeni çıkan çok güzel pehlivan kardeşlerimiz var. Onlar da ustalarıyla burada sahada mücadele ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. Yani çıraklarımız bizi ustalarını yendiği zaman ben mutlu oluyorum yani. Gerçekten mutlu oluyorum. Bir anlamda da bu pehlivanlık karakterin ötesinde genç pehlivanlara da örnek olma noktasındaki bu mücadeleyi örneği ortaya mı koyuyorsun? Onu addet. Tabii canım yani şimdi mesela bak Şaban Yılmaz gibi bir örnek verebiliriz. Şaban abi 45 yaşında güreşli noktalarda yaşından dolayı inanın şu anda sahaya çıksın yine çatır çatır güreşler yapar. O yüzden yani genç kardeşlerimiz büyük ustalarını örnek alsınlar. Yani bu iş 40'ından sonra da yapılıyor. Yani bazı arkadaşlarımıza bakıyoruz 30 yaşında salıyor kendini. Yani her şeyi bitiriyor yani. Çok önemli mesaj. Böyle bir şey yok yani o yüzden antrenmanını, disiplinini, kendine bakmasını, her şeyini de beslenmesini, her şeyine dikkat etmek zorunda. Bu profesyonel bir İbrahim Baltalı Son Kocaeli. olarak Ordu Ünyeli güreş Yalova severler, Türkiye'de Altınova seni çok Belediye seven Spor güreş Kulübü'nün severler var. pehlivanı. Hep eski performansını Mustafa arıyorlar. Yılmaz Yalova. Ama bu bağlamda zaten senin son damlasal güreşen bir Recep Kara var. Onlara bir mesaj vermek ister misin Recep Kara? Ya şöyle söyleyeyim ben insanım, makine değilim. Yani bazı insanlar bizi makine gibi görüyor herhalde. Ama makine değiliz yani insanız. Yaş 41, 20 yaşındaki bir insanın performansını göstermemiz mümkün değil. Biz çıkıyoruz aslanlar gibi sahada kalıp yeneceğiz, yenileceğiz. Bu şekilde mücadele ediyoruz yani. Son olarak buradaki seyirciler seni çok seyirciler var. Burası senin için çok anlamlı. Neler söyleyeceksin son olarak? Allah derman versin diyeceğiz. Valla ben bu sahada 13 yaşında da ilk Karakucak güreşlerinde 13
çek. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Fatih'in otağında Yarı finale giden. manevi bir yeri var. Koçyi Türk aslanlarına. O yüzden de Alkışlarla ayrı bir gelin maşallah. havayla geliyoruz Allah buraya. derman versin. Seyirci güzel, sağ güzel, bize de güzel güreşler yapmak kalıyor yani. Allah derman versin Recep Kara. Benim kardeşim burada ekranları başında Evet, sevgili Gebzeliler, izleyenlere Gebze'den baş Hünkar Şehir'den pehlivanlarımız selamlar. birinci kurallarını Teşekkür ediyorum. çektiler. Allah derman versin. Şimdi Evet. çok değerli Hünkar Türkiye Adı Coşkusu Güreşi'nin Şabi'nin en döndürdüğü kariyerli baş pehlivanlarından Ahmet biri Öztürk'ü Recep Kara davet ediyoruz. önemli açıklamalarda Bu bulundu. baş pehlivanlarımızın Yaşı ne olursa güreşi olsun başlayacak. sahadaki mücadeleyi asla bırakmama gerektiğini altını vurguladı. Bizler de Allah derman versin dileklerinde bulunuyoruz ve baş pehlivanların ilk tur salavatlamasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme a'id İslam'ı vel müslimin. Allahümme eksil lena minel ihvani fiddin. Ve cealna ala sıratı müstakim. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ve ya İlahil alemin. Ya Rabbi Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'u fethedecek diye müjdelediği atamız, büyüğümüz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vefat ettiğini bildiğimiz o güzel yerden, Hünkar Çayırı'ndan, Hünkar Çeşmesi'nden ellerimizi sana açıyoruz, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Şu güzel cemiyeti terettüp eden bütün büyüklerimize, bütün pehlivanlarımıza sen muvaffakiyetler, başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Bütün pehlivanlarımıza güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Bu güzel cemiyeti hayırlı, mükemmel, mübarek, bereketli eyle ya Rabbi. Vesile olanlardan sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi, Efendimiz Sallem'in buyurduğu gibi ya Resulallah, pehlivan kimdir diye sorulduğunda pehlivan kendi nefsini yenendir buyurmuştur. Hepimize bu manada da pehlivan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sportif olarak, pehlivan olarak buraya gelen kardeşlerimize güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, musibetten, felaketten kendilerini muhafaza eyle ya Rabbi. Başarılar, muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Şu güzel vatanımızın harici ve dahili düşmanlarını bağrı perişan eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi mansurla muzaffer eyle ya Rabbi. Devlet büyüklerimize muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Cümlemizi razı olduğun kullar zümresine ilhak eyle. Cümle geçmişlerimize gani rahmet eyle. Hayatımızın son anına kadar razı olduğun bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı tekrar ona ismini hatırlayarak duamı bitireyim diyorum. Şurada vefat eden güzel atamız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hürmetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselike temamen ni'me ve devamel afiye ve hüssel hatime. Bu cemiyetin tekrar bereketli mübarek olması için, cümle geçmişimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha ma'as salavat. Evet, hocamızın duasıyla baş pehlivanlarımız birazdan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. salavatlanacak. Sevgili Gebzeliler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere tarihimize, kültürümüze, değerlerimize ve atasporumuza sahip çıkan Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ü alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet, bu muazzam organizasyona ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz bugünün anlam ve önemine atfen duygu ve düşüncelerini paylaşacak. Evet. Değerli misafirler, cümleten selamünaleyküm. Allah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı kıyamet sabahına kadar daim eylesin diyor ve bu yolda yolculuk yapan tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Değerli protokol mensupları, değerli güreş severler, güreşçiler ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
28. geleneksel Hünkar Çayırı yağlı güreşlerini burada icra ediyoruz. Ne anlama geliyor yağlı güreşler? Biz diyoruz ki tarihimize, kültürümüze, örfümüze, adetimize, geleneğimize... Bu arada tekrar ediyorum. Ekin Türk TV şu anda canlı yayında. Koza TV Facebook adresi, güreşin hakkını verenler ve Er Meydanı yiğitleri. Çünkü bir millet... Canlı yayındayız. Saat 15.00 itibariyle de Lider Haber TV ortak canlı yayın ağına katılacak. Bu bilgiyi aktaralım. Yaşar, bugünü yorumlar... Eyüp Aktaş. Pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Yolculuğuna devam eder. Biz gençlerimize neyi bırakacağız? Biz gençlerimize hür, müreffeh, bağımsız bir vatanı bırakacağız. Ama nasıl bırakacağız? O vatan toprakları içerisinde tarihine, kültürüne, inancına, mukaddesatına ve her türlü geçmişine sahip şuurunda bir gençlik bırakacağız. Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik bırakacağız. Aksi takdirde ne yaptığını bilmeden, nereye gittiğini bilmeden emperyalist, siyonist güçlerin oyuncağı haline gelir ve nihayetinde de onların oyuncağı olarak da vatanın kıymetini bilmez duruma düşer. O yüzden de biz gençlerimizi sokağın tehlikelerinden, uyuşturucudan, her türlü musibet ve belalardan uzak tutmak için onları sporun çeşitleriyle buluşturacağız. Spor deyince sadece akla futbol gelmemeli. Voleybol, basketbol, futbolun dışında atasporlarımızı da en güzel şekilde yaygınlaştıracağız. Bugün göreve geldiğimizde 7500 tane gencimizin spor altyapısı vardı Gebze'de. Hamdolsun bugün 60.000 gencimizin spor yapma imkanı şu anda mevcut durumda. Peki ne yaptık geçtiğimiz günlerde? Ultra Trail Maratonu'nun ikincisini yaptık. Offroad yarışmalarını da başlattık Gebze'de ilk defa. Dağ bisiklet sporunu ilk defa başlattık ve bunları da geleneksel hale getirip sürdüreceğiz. Peki onun dışında Gebze'mizin Süper Lig'de takımı var. Hangi takım? Ampute Spor takımımız Gebze Ampute Spor takımı Süper Lig'e çıktı. Kendilerini yürekten kutluyoruz. Peki Gebze'nin 2. Lig'de voleybol takımı var. Bu sene çıktı o da. Kendilerini kutluyoruz. Dolayısıyla voleybolda, amputede, futbolda ve diğer spor dallarında Allah nasip ederse adım adım seviyeyi çıtayı yükselteceğiz. Hedefimiz ne? Hedefimiz Gebze'de 10 yaşına gelmiş her bir çocuğumuz mutlaka lisanslı bir şekilde bir spor dalıyla, mizacına, vücut yapısına uygun bir spor dalıyla uğraşıyor olsun. Bunun için yapacağız, biraz önce söyledim, onu sokağın tehlikelerinden kurtarmak, onu vücut yapısını sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve nihayetinde hem bugüne hem de geleceğe dair ufkunu, hayalini, hedefini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önce kendini koruması lazım. Dolayısıyla anneler, babalar, amcalar, dedeler neslimizi korumak zorundayız. Neslimizi her türlü hile, hurda ve hain emellerin ellerinden uzak tutmak için onları korumak, kollamak zorundayız. Onları edebiyatta, sanatta, bilimde, teknolojide yetiştirmeliyiz. Ama onları aynı zamanda manevi alanda da, ahlaki alanda da ve kişilik anlamında da en güzel şekilde güzel ahlak sahibi, iyi insan, ahlaklı insan, manevi bilgilerle donatılmış insan modelini onlara kazandırmamız lazım. Bu duygularla atasporlarımızı sürdüreceğiz. Peki içinde bulunduğumuz bu Hünkar Çayırı gelecekte ne olacak? Yakın bir gelecekte inşallah proje çalışmaları tamamlandı. Burası biliyorsunuz Sayın Başkanımızın hassasiyetiyle de burada Avrupa'nın en büyük dijital müzesi inşa edilecek. Burada tarih panoraması
tarih koridoru ve etnosporlar yani atasporlarımızın icra edeceği bir alanda burada hayata geçecek. Burası hem bir tarih koridoru, kültür ve diğer taraftan da turizme hizmet eden bir alan haline gelmiş olacak. Bu duygularla bundan sonraki yolumuzda da rotamız belli. Hep beraber neslimizi koruyacağız, insanımızı ihya edeceğiz, imar edeceğiz, gönülleri kurmaya, yapmaya ve gönüllerle beraber yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah diyor. Tekrar teşrif edip geldiğiniz için her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah'a emanet olun. Evet, Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz duygu ve düşüncelerini paylaştı. Baş pehlivanların ilk tur çalım atlaması öncesinde kendisine teşekkür ediyoruz. Ve hemen eşleşmeler özelinde kim kimle eşleşti? Sözü ben Mustafa Bayram'a bırakıyorum. 28. Geleneksel Gebze Belediyesi Hünkar Çayırı'nda başpehlivanlık 1. tur kuralları çekildi. Mustafa Taş rakibi Fatih Çakıroğlu, Emre Erkal rakibi Kaan Kaya, Recep Kara rakibi Ali Rıza Kaya, Semih Turgut rakibi Ahmet Selbest, Ali Gürbüz rakibi Ali Güngör Ekin, Fatih Koyuncu rakibi Hasan Zeybek, Abdullah Güngör rakibi Mustafa Doğan Özkaya, Fatih Aklı rakibi Ahmet Kavakçı, Recep Çakır rakibi Salih Erinç, Arif Akın rakibi İbrahim Çoraman, Faruk Akkoyun rakibi Ali İhsan Batmaz, Osman Özgün rakibi Mecit Yıldırım, Atilla Güzel rakibi Serdar Yıldırım, Süleyman Aykırı rakibi Gökhan Arıcı, Hüseyin Gümüşoğlan rakibi Nedim Gürel, Serhat Gökmen rakibi Erkan Ertan, Mustafa Aslan rakibi Yıldır'a Yakın, Serhat Balcı rakibi Onur Balcı ve 37 numara tur atlayan isim İsmail Erkal. Büyük ortağım ve başaltı pehlivanlarımız ikinci tur kurallarınızı çekmek üzere pehlivan soyunma mahallinde yerlerinizi alın. Değerli güreşçiler, değerli misafirlerimiz, uzak yakın yollardan Gebze Hünkar Çayırı'na geldiniz. Koşa koşa görmüş olduğunuz koç yiğitler. Evet, Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gebze Belediye Başkanı, Güreş yapacaklar başa. tribünleri dolduran güreş severleri tek tek büyük bir ilgi söz konusu. Tabii ki ne kadar sevildiğinde bir göstergesi. Sayın Zinnur Büyükgöz özellikle çocuklara çok büyük ilgi gösteriyor. Top alıyoruz arkadaşlar. Gençlerimizi sokağın tehlikelerinden kurtarmak, uzak tutmak asil görevimiz diyor. Evet, baş pehlivanlar salım atlamıyor. Söz Cazgır Sebahattin Erdoğan'da. Peşref çeken eller havada uçar. Bazıları rakipten kaçtıkça kaçar. Yiğit olan rakibe koşa, koşa güreşir. Buna er meydanı derler. Yiğide pazar. Maşallah diyelim, değmesin nazar. Türk, İslam tarihi böylece yazar. Peygamber padişah başa güreşir. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Şu anda mini bir kriz var ve Recep Kara hemen müdahil oldu. Neler oldu sence Mustafa Bayram? Muhtemelen haklı olarak başpehlivanlarımız ilk turda olsa isimlerinin ve bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların ve Ya da sponsorlarının okunmasını talep ettiler. Bir de şöyle bir gerçek var. Normal şartlarda şu an Kocaeli'de, Gebze'de hava muhalefeti gösteriyor. Her an yağmur bekleniyor. Bundan sebep kule hakimiyetimizin kararıyla ilk tur direkt cazgırımızın manisiyle salınmak
istenildi fakat baş pehlivanlarımızın küçük bir tepkisiyle karşılaşıldı. Küçük bir kriz çözülebilir. Evet, şu anda kriz çözülecek mi bakalım? Başpehlivanlık 1. tur müsabakaları. Tarih Kırkpınar 2022 yılı başpehlivanlık Evet, salavatlamayla başlayacak tekrar. Başkanımız Sayın Güngör Ocak adına giriş yapıyor. Mustafa Taşfino. Bu arada çok değerli büyüğümüz Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın iyi yayınlar diliyor. İnşaatın gölgesinde Abdullah Can abiyle birlikte izliyoruz demişler. Allah kolaylık versin. Selam, saygı ve hürmetler Antalya, Döşeme Altın'a. Bu arada Ali Aydın değerli büyüğümüz. Geçen hafta Seka Park Er Meydanı'nda kısmeti yırtıldığı gerekçesiyle yenik sayılan gencimize ivedi bir şekilde kısmet hediye etti. Onun görüntülerini de önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Ali Aydın'a ben de bu anlamda teşekkür ediyorum. Güreş camiamıza her zaman katkıları olmuştur. Buradan sevgi ve Olmaya da devam saygılarımı ediyor. gönderiyoruz. Evet, söz yazgılarımızda. Milli güreşçimiz Ali Rıza Kaya, Samsun Ladik. Çorum Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Ahmet Serbest, Çorum. Yalova Belediyesi'nin İzmit'ten pehlivanı Sadi Semih Turgut Tezcan, Karamürsel. buradan selamlar. İzmit Bekirler'den Ahmet Yıldız bizleri izliyormuş arkadaşıyla selamlar. Marmara Eloksan, Erdem adına güreş yapıyor. Güngör İkin Karamürsel. Tarihi Kırkpınar 2011, 2012, 2019 ve 2021 yılları baş pehlivanı. Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin pehlivanı Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sıvandır. İstanbul Şile Belediyesi'nin pehlivanı. Milli güreşçimiz Fatih Koyuncu, İstanbul Şile. Zonguldak Ereğli Yaraşlı Yörük Köyü Güreş Komitesi adına güreş yapıyor. Hasan Zeybek, Balıkesir Bandırma. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaatlar sahibi, Çetin Gayrimenkulleri sahibi, Çetin Turizm Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tar adına güreş yapıyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Meditözü. İstanbul Kartal Belediyesi'nin pehlivanı Abdullah Güngör, Samsun Ladik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketleri Genel Müdürü Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketleri Genel Müdürü Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Karamürsel. Antalya Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı. Tarihi Kırkpınar 2014 yılı baş pehlivanı. Bugün burada Bayar yedek parça Bayhan Otomotiv Ahmet Bayar adına güreş yapıyor. Fatih Atlı, Samsun Ladik. Sakarya Hendek Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Zonguldak Ereğli Kasap Sinan adına güreş yapıyor. Ahmet Kavakçı, Sakarya Hendek. Karamürsel Belediyesi'nin pehlivanı Arif Akın Karamürsel. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı İbrahim Çoraman Antalya. Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin pehlivanı Ali İhsan Batmaz Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı Faruk Akkoyun Kocaeli Kandıra. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Osman Özgün Kocaeli Gölcük Halıdere. İstanbul Şile Belediyesi'nin pehlivanı Mecit Yıldırım İstanbul Şile. Marmara Eloksan adına güreş yapıyor. Erdem Gürfidan adına güreş yapıyor. Gökhan Arıcı Karamürsel. Sakarya Hendek Belediyesi'nin pehlivanı Süleyman Aykırı Sakarya Hendek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Serdar
Yıldırım, Sakarya Karapürçek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Atilla Güzel Konya. Antalya Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Bayar Yedek Parça Bayhan Otomotiv Ahmet Bayar adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladik. Karamürsel Belediyesi'nin pehlivanı Ertan Karamürsel. Gölcük Belediyesi'nin pehlivanı. Ben burada tamir yapacağım da dayı. Onun üstünden gelirim. Def İnşaatlar sahibi Sayın Şahsıfar Marul adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketleri Genel Müdürü Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Mustafa Aslan, Kocaeli Gölcük. Sancaktepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Milli güreşçimiz Serhat Balcı, Samsun Ladik. Tokat Erbaa Belediyesi'nin pehlivanı Onur Balcı, Tokat Erbaa. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı Salih Eriç, Samsun Tekkeköy. Recep Çakır Antalya. Antalya Kemer Belediyesi'nin pehlivanı İsmail Erkal Antalya. 38 başkanlarımız. Bir alkış yapalım, moral alkışı kendilerine. Alkışlar sizden, güneşler onlardan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanın 1. turuna alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanların ilk tur salavatlaması Allah Allah nidalarıyla başladı. Şu anda Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı Gebze Hünkar Çayırı Er Meydanı'nda baş pehlivanların ilk tur salavatlaması başladı. Tüm ekranları başındaki güreş severlere zevkli, canlı ve iddialı seyirler diliyorum. Tekrar ediyorum, Lider Haber TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayınıyla karşınızdayız. Ali Gürbüz ekranlarda, Hüseyin Gümüşallah, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Taş, Recep Kara özel eşleşmeler özelinde Mustafa Bayram'ın değerlendirmelerini alacağız. Evet, ilk tur kuralları çekildi. Baş pehlivanlarımız cazgırlarımızın nidalarıyla salavatlandılar. 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş. Mustafa Taş'ın rakibi Fatih Çakıroğlu. Recep Kara'nın rakibi Ali Rıza Kaya. Megastar Ali Gürbüz'ün rakibi Karamüselli Ali Güngörekin. Fatih Atlı'nın rakibi Ahmet Kavakçı. Serhat Gökmen'in rakibi Erkan Ertan. Hüseyin Gümüşalan rakibi aynı kulüp sporcusu Nedim Gürel baş pehlivanla eşleşti. Evet, burada benim en çok dikkatimi çeken karşılaşmalar şunlar olacak. Faruk Akkoyun'un rakibi Çiçeğiburnu'nda yeni baş pehlivanımız Antalyalı Ali İhsan Batmaz arasında gerçekleşecek. Faruk Akkoyun ve Ali İhsan Batmaz. Diğer bir eşleşmede yine aynı bölge baş pehlivanları Mustafa Arslan ve Yıldıray Akın arasında ki karşılaşmalar benim dikkatimi çekiyor. Toplamda 37 baş pehlivan kol bağladı. 37 numarayı yani boşu çeken, tur atlayan baş pehlivan Antalya bölgesinden İsmail Erkal oldu. Şu an baş pehlivanlarımız peşrevlerini çekiyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu arada Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanımız Sakarya Karapürçekli Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Serdar Yıldırım'ın rakibi Atilla Güzel. Bu arada değerli güreş severler, Lider Haber TV YouTube kanalından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Twitter'da da izleyebilirsiniz. 2 yıldır atasporumuz güreşe ciddi manada omuz veren
Lider Haber TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Alkoçlar'a bir kez daha şükranlarımızı sunmak isteriz. Sabri Çağlar genel yayın yönetmenimiz de 2 yıldır Atasporumuz güreşe her hafta sonu mümkün olduğu kadar zaman skalasına yer vermekte. Tabii ana haber bültenleri olduğunda yayın akışı içerisinde Atasporumuz güreşe katkı sağlıyorlar. Ekin Türk TV bugün itibariyle de her hafta sonu Atasporumuz yağlı güreşe yer ayıracak. Bu müjdeyi vermiş olalım. Değerli güreş severler. Tekrar ediyorum, Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Kocaeli Gebze Hünkârçayırı yağlı pehlivan güreşlerinin baş pehlivanlık ilk tur kapışmalarını izleyeceksiniz. Kıyasıya bir mücadele olacak. Yarınki Kocaeli Körfez Sevindikli Taşköprü yağlı pehlivan güreşleri hava muhalefeti nedeniyle ileriki bir tarihe tehir edildi, iptal edilmedi. Bu bilgiyi verelim. Dolayısıyla bu hafta sonunun son kapışması. Evet. Yani pehlivanlarımız kıran kırana güreşip bugünü zirvede tamamlamak isteyecekler. Bu haftanın söylediğim gibi son kapışması, son güreşleri bugün yapılmakta. Yarın Türkiye'de yağlı güreş yok. İnşallah bugün haftayı 28. geleneksel Gebze Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Hünkârçayırı yağlı güreşleriyle kazasız belasız akşam güzel bir sonuçla bitireceğiz. Evet, eşleşmeler ekranlara geldi. PBR yapım prodüktörlüğünde ve Fatih Bedir yönetmenliğinde uluslararası bir yayın yapılmakta değerli güreş severler. Atasporumuz güreş adına. Bakın tekrar ediyorum, ben birçok ulusal ve uluslararası kanallarda da güreş anlatmış biri olarak gelinen seviyeyi sizlere söylemek durumundayız Mustafa Bayram. Kesinlikle. Bir zamanlar hayal denilenler şimdi ekranları başında güreş severlere tüm ayrıntılarıyla, tekrarlarla, her anı canlı yayın işleriyle siz çok değerli güreş severlerimize ulaştırıyoruz. Tabii ki bu noktada öncü olan değerli prodüktörümüze şükranlarımızı sunuyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin de domine etti yayıncılık anlamında. Tabii ki bize inanan, bize güvenen bir başkanımız var. Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız. Yücel Yılmaz var, Güreş Düzenler Kentler Birliği Başkanımız. Ve Kırkpınar ağamız var, Sayın Seyfettin Selim. Sağ olsunlar, her zaman yanımızda ve Atasporumuz adına atmış olduğumuz adımlara omuz veriyorlar. Bu anlamda Mustafa Bayram. Evet, az önce dediğim gibi saydığım çok değerli isimler. Hepsi aynı fikirde, aynı düşüncede hareket ettikleri için gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok güzel bir ivme katıldı. Türkiye Yağlı Güreşi'ne lig koyuldu. 7 tane lig gerçekten Türkiye'de, Avrupa'da yağlı güreşi daha heyecanlı bir hale getirdi. Yani Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türküş'ü, Yücel Yılmaz Bey'i, Seyfettin Selim'i, CV Enerji, Tarık Sarvan Bey'i, Türk güreş camiasına gerçekten yeni bir heyecan, yeni bir renk kattılar. Kendilerini kutluyorum. Bu durumdan da sporcularımız çok memnunlar, çok mutlular. Bu arada sağ alt köşede Fatih Hattı Ahmet Kavakçı mücadelesi yere indi. İki teknik baş pehlivan, yenici baş pehlivan. Her an her şey olabilir. Fatih Hattı'nın da burada oldukça seyirci kitlesi söz konusu. Karadenizli güreş severlerin, Samsunlu, Ordulu güreş severlerinde çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Ömer Oğuzhan, değerli büyüğüm, iyi yayınlar diliyor. Ekin Türk TV'nin Atasporumuz Güreşi yayınlama noktasında ciddi öngörüsü ve tespitleri olmuştu. Kendisine teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çorlu'da olduğu için yoldan izliyorum. Birazdan televizyon başında olacağım demiş. Hüseyin Bilgin iyi yayınlar diliyor. Selamlar demiş. Pehlivanlara başarı
bileklerinde bulunuyor. Recep Kara, Ali Rıza Kaya mücadelesi sağ üst köşede. Ali Gürbüz, Ali Güngörekin sol üst köşede. Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel sol alt köşede. Fatih Atlı, Ahmet Kavakçı sağ alt köşede. Değerli güreş severler. Evet, Ahmet Kavakçı bir künde arayışında sağ alt köşede ama Fatih Atlı dış kasnaktan dolandı. Teknik baş pehlivan kendisiyle gün başında röportaj yaptı. Bir paça kazık arayışında sağ alt köşede Fatih Atlı. Ahmet Kavakçı da toparlandı. Mücadele çayırın dışına kadar taştı ve birazdan ortaya doğru gelecek. Türkiye adı güreşinin Sergen Yalçın'ı diyoruz. Bir ikinci Fatih Atlı daha yok. Ona sorduk. Arkadan gelen pehlivanlar arasında Fatih Atlı gibi bahsedebileceğimiz isim var mı dedik. O Osman Kan'ı işaret etti. Mustafa Bayram. Osman Kan başaltının gerçekten favori ve dikkat çeken bir ismi. Ama tabii bir Fatih Atlı kadar yani kasnak ve paça oyunları arayan bir sporcu mu tartışılır ama şu an başaltının gerçekten çok gözde bir ismi Osman Kan. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Fakat Fatih Atlı gerçekten Türkiye Halı Güreşi'nin çok teknik bir baş pehlivanı. Kendisini de ben de heyecanla ve zevkle izliyorum. Evet, sağ alt köşede Ahmet Kavakçı mücadele ayakta istedi ama çayır hakemi Tamer hayır yerde dedi. Bu arada gerdanlamadan Fatih Atlı, Ali Gürbüz sol üst köşede Ali Güngörekin'i atak güreşini sürdürüyor. Sol alt köşede Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekranın sol alt köşesinde sağa doğru kaydılar. Abi sol alt köşede kameraman. Abi sol alt köşede Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel mücadelesi. İki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı. Bu arada patlangoç oyununu gördük ilk kez ama tam olarak yapamadı. Evet, yapamadı. Ahmet Kavakçı sert elenselerle Fatih Atlı'yı, tırpanı da deniyor. Biraz bu dakikalarda sertleşti Ahmet Kavakçı. Bir sarı kart gelebilir mi? Mustafa Bayram. Valla şu an normal seyirde devam ediyor. Seyirciler de bu güreşten çok memnun. Ahmet Kavakçı da her zamanki gibi görkemli bir güreş yapıyor. Şu an Fatih Atlı gelemiyor sahanın ortasına doğru. Çok sert elenseler, tırpanlar arka arkayaydı. Ali Gürbüz sol üst köşede. Yan kızıkta her an bastırabilir mi? Toparlandı. Bir kez daha kündeye dolandı. Ve rakibi Ali Güngörekin'i aşağı indirdi. Yere indirdiğinde Ali Gürbüz bakalım neler yapacak? A planı, B planı, C planı olabilen ender meziyette baş pehlivan Ali Gürbüz. İç kazıktan sevçirme yapabilir, künde atabilir, paça kazık yapabilir. Sağ alt köşede de Fatih Atlı, Ahmet Kavakçı mücadelesi yerde devam ediyor. Bu arada Silivri, Erişe, Hüseyin Bilgin'den tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Selam, saygı ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Hüseyin Bilgin'e, Atasporumuz güreşe sonsuz destekleri söz konusu. Turgut Galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz sol üst köşede yaydırdı rakibi. Ali Güngörekin'i, Hamdi Yılmaz, İsmail Yılmaz, Muhammed Yılmaz, Ahmet Oğuzhan birlikte izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. baş pehlivanlık güreşlerinde Recep Çakır Galip.
Kıran kırana mücadeleler. İlk tur yeni başladı değerli güreş severler. Gün boyu heyecan fırtınası Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook adresinden sürecek. Bu arada paça kazıkta Ahmet Kavakçı sürüyor. Dış kazıkta bir anda paça kazıkla karşılık verdi, güreş yere indi. Mustafa Bayram. Bu arada kadraj dışında Mustafa Taş rakibi Fatih Çakıroğlu'na galip. Bu arada Arif Akın da İbrahim Çoroman'ı ekranın sağ üst köşesinde gördünüz. Sağ alt köşede bir gerdanlama ama kural dışı olduğu için mücadele devam edecek. Mustafa Doğan Özkaya rakibi Abdullah Güngör'e galip. Sağ alt köşede çok şey oluyor. Ama sol üst köşede de Ali Gürbüz iç kazıya doğru yöneldi değerli güreş severler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Doğan Ali Gürbüz sol üst köşede iç kazık ters paçada. A planında olduğu meşhur iç kazığıyla rakibi Ali Güngörek'ini mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Megastar dolu teskin devam ediyor. Hiç affetmez. İç kazığı yakaladığı zaman gerçekten en güzel yaptığı oyunlardan bir tanesi iç kazık. İç kazığı boşaltıp septirmeye oyununa geçen Ali Gürbüz. Yine Bir kez daha beklemediği tekrarını gibi izliyorsunuz. TBR yapım farkıyla işte iç kazık ters paçada. Muazzam bu adam bu aralarda muazzam. çok düzgün. Bu arada Nazım Sarı kırgınım demiş, adımı hiç söylemiyor Mustafa Bayram demiş. Nazım Sarı nereden mesaj yolladığını yazmamışsın. kendisine selamlar, saygılar. İç kazığı ne kadar güzel, düzgün Evet. yaptı Ali Erkan Gürbüz. Ertan, Serhat Gökmen mücadelesi ekranlarda. Serhat Gökmen, Erkan Ertan mücadelesi. dolayı hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Recep Kara, Ali Rıza Kaya mücadelesi de devam ediyor. Büyük orta ve baş altı pehlivanları her meydanında bekleniyorsunuz. Büyük orta, baş altı pehlivanları her meydanında bekleniyorsunuz. Baş pehlivanlık güreşlerinde Onur Balcı galip. Evet, Onur Balcı da uzak kadrajda adını ikinci tura yazdırdı. Serhat Balcı'ya galip bu arada, onu da söyleyelim. Bursa Orhan Gazi'den Berber Hasan iyi yayınlar diliyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Özgün baş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Büyük orta pehlivanları. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hasan Zeybek galip. Evet, Ali Gürbüz, Mustafa Taş favori isimler ikinci turda değerli güreş severler. Büyük orta pehlivanları her meydanında bekleniyorsunuz. Büyük orta. Sağ alt kadrajda Fatih attı şu anda. Sürdü. Bu arada görünmeyen ya da çok az görünen bir durum oldu. Ve çayır hakemine az kaldı. Hastanelik olabilirdi, çayır hakemi ucuz atlattı. Net söyleyeyim. Günde pozisyonunda. Diğer tarafta da bir yeni çıkabilir Nedim Gürel mücadelesinde. Dörtlüde kalabiliriz. Tek daldı Hüseyin Gümüşalan. Büyük orta. Sağ alt köşede Büyük orta pehlivanları. Fatih Hakkı, Ahmet Kavakçı, sol köşede Serhat Gökmen, Erkan Ertan her mücadelesi. meydanında bekleniyorsunuz. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Özgün baş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı hakem heyetimiz tarafından ikinci ihtar Bu verilmiştir. arada Lider Haber TV Facebook yayınını da takip edebilirsiniz. Baş pehlivanlık güreşlerinde Bu arada Yıldıray sol üst köşede Akgün galip. Serhat Gökmen mücadelesi bir anda karıştı. Her an sonuç çıkabilir ama Erkan Ertan da çok iyi yer güreşinde güreşebilen bir baş pehlivan. Evet, bakıyoruz sol üst köşede. Sol üst köşede keçe dikmesi oyunu arıyordu. Toparlandı Erkan Ertan.
Evet, sol üst köşede Serhat Gökmen Erkan Ertan'ı mağlup ederek Baş pehlivanlık güreşlerinde Serhat Gökmen galip. adını ikinci tura yazdırdı. İlk turlarda galip gelmeye devam ediyor favori isimler. Ahmet Kavakçı'dan sert elenseler de devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan'dan bir kas kanadı da gelebilir. Hemen önümüzde Faruk Akkoyun. Baş pehlivanlık güreşlerinde mücadelesi de Fatih var. Aklı baş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı hakem heyetimiz tarafından Mahmut, bir ihtar evet şu anda verilmiştir. Fatih attı, paçaları çiftledi. Diğer tarafta da Baş pehlivanlık bakıyoruz. güreşlerinde Faruk Akkoyun baş Bir pehlivana günde pozisyonunda pasif güreşliğinden toparlandı dolayı Ahmet hakem heyetimiz Kavakçı. tarafından bir ihtar verilmiştir. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mecit Yıldırım galip. Ali İhsan hocam, selam atlayalım hocam hazırsak. Ercan Çapar mesaj yollamış. Mustafa Taş'ı ekranlara niye getirmediniz? Çok haklısınız. Burada bizim de hatamız söz konusu. Tarık Kırkpınar'ın baş pehlivanını ekranda mutlaka almamız gerekirdi. Değerli yönetmenimiz ve bizim hatamız, özür diliyoruz. Ama çok da erken bir galibiyet elde etti. Çok kısa zamanda İkinci bitti. tur, üçüncü turlarda illallah Mustafa Taş'ı Muhammedun ekranlarda Resulullah. göreceksiniz değerli güreş severler. Büyük orta Çok haklısınız. pehlivanlarına hep birlikte alkışlarla diyorum maşallah. Allah derman versin. Evet, Nedim Gürel Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Kocaeli Gebze Hünkârşehir Er Meydanı'nda. Baş pehlivanlık güreşlerinde Tuzla Merkez Cami Başkanı Yahya Şahin Şahin yayınlar diliyor. bulunan müsabakası olmayan sivil pehlivanlar. Onur Yüksel, Ahmet Kavakçı keşke 60 yaşına kadar güreşe büyük keyif veriyor demiş. Bu arada Serhat Gökmen'in keçe dikmesi oyunu Ahmet Kavakçı özelinde öyle söylemek istersin. Ahmet Kavakçı'nın son yıllarda gerçekten bu güreşleri, özellikle star isimlerle olan güreşleri çok çekişmeli ve Mesut Yıldırım da Şile Belediyesi baş pehlivanı son anlar ekranlardaydı. görselliği çok üst düzeyde bir güreşler yapıyor. Yani tüm enerjisini veriyor ve de çok güzel Çok güreşler ilginç bir çıkarıyor. yeniş oldu. Çift sarmada, gerdanlamadayken çok enteresan bir yeniş oldu. Recep Kara, Ali Rıza Kaya, Faruk Akkoyun tam önümüzde. Ali İhsan Batmaz'la kapışıyor. Fatih Atlı mücadelesi yine devam ediyor sağ alt kadrajda. Sol üst kadrajda Gökhan Aracı, Süleyman Aykırı, sol alt kadrajda Emre Erkal, Kaan Kaya. Kaan Kaya mücadelesi. Fatih Atlı mücadelesi de sağ alt köşede. Ahmet Kavakçı sicilleri arıyor. Abi 51 numaralı Abdül'ün önünde. 51 numaralı Abdül'ün önünde. Bu arada değerli yeğenim Hilal Aksu da yarı final Er Meydanı Hünkârşehir'ine geldi. için Er Meydanı'nda bekleniyorsunuz. Baş Kendisine pehlivanlık güreşlerinde Kaan Kaya galip. her iki cihanda da eşiyle mutluluk ve bahtiyar diliyorum. Hilal Aksu'ya. Mert Altı. Evet. Son çağrı. Bu arada Kaan Kaya rakibi Emre Erkal'a galip. Bu arada sol üst köşede Gökhan Aracı, Süleyman Aykırı, sol alt köşede Faruk Akkoyun, Ali İhsan Batmaz. Bu arada Kocaeli Körfez Belediyesi'nin basındaki mimarı Bülent Güldal. Hava yağışlı olmadığı Gebze'yi organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Pehlivanlar şanslı. Yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Kocaeli Körfez Güreşi'nde ileriki bir tarihe seyredildi. Şener Söğüt Başkanı isim ailelerinde
kaldığı yerden devam edecek diyor. Gülen Güldal değerli büyüğüm. Doğmadan kişnedi ordularımızın atı. Sorsam İskenderun'dan söyleyecek. Hakan Çoban iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Bu arada sağ alt köşede bir künde Fatih attı. İkinci turda değerli güreş severler. Maşallah. Allah derman versin. Baş pehlivanlık güreşlerinde Futbol tabiriyle topun çatala takıldığı anın aynı heyecan verici serüveni künde elini öpüyor Fatih Atlı. Türkiye Ağlı Güreş'in geleneği olan usta çırak ilişkisi devam ediyor. İşte bakın o jeneriklik galibiyet Fatih Atlı'dan muazzam bir künde. Güreşin başından sonuna kadar 4-5 sefer künde girişimde bulundu Fatih Atlı ama en sonunda Ahmet Kavakçı'ya kündeyi attı ve galip gelen isim başpehlivan Fatih Atlı oldu. Ayak yarı final. Evet, taraftarları alkış topladı. Evet. Bu arada Ahmet Kavakçı'yı da bir tebrik edelim çünkü bu sene son senesi, veda senesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yine Türk güreş camiasına artık hangi anlamda katkı sağlar? Muhtemelen yani kulede. Bu arada Ali İhsan Batmaz'ın atakları söz konusu. Faruk Akkoyun'la kıyasıya bir mücadele var, ekranlara geliyor. Değerli güreş severler, tekrar ediyorum, Lider Haber TV canlı yayında, Ekin Türk canlı yayında, Lider Haber TV Facebook adresi de canlı yayında, Koza TV Facebook adresi de canlı yayında. Ortak Canlen Ayula, Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı Kocaeli Gebze Hünkârşehir'i Er Meydanı'nda mücadeleler dolu dizgin devam ediyor. Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serhat Gökmen hepsi ikinci turda. Kıran kırana bir mücadeleler olacak. Fatih Atlı, başka isimler var mı? Fatih Atlı, Nedim Gürel, Onur Balcı, Serdar Yıldırım, Mecit Yıldırım, Mustafa Doğan Özkaya, Hasan Zeybek, Kaan Kaya, Semih Turgut, Recep Çakır gibi isimler ikinci tura ismini yazdırdı. Bu arada Amasya'dan eski milli güreşçi Engin Öztürk bizleri izliyormuş, selamları var. Sağ altta da Süleyman Aykırı, Gökhan Arıcı mücadelesi sağ alt köşede. Sol üst köşede de aynı mücadele var. Bu arada Hakan Çoban, Lider Haber'e teşekkür ediyoruz demiş. Ekin Türkiye'de, Koza TV'ye de teşekkür ediyoruz demiş. Her meydanda bekleniyorsun, son çağrı. Depremzede kardeşimiz İskenderun'dan. Bu arada başaltı boyunun ikinci tur salavatlandı şu an. Bu arada değerli Mustafa Bayram, az önceki Fatih Atlı'nın künde yenişi, o jeneriklik var ya. Evet. Er Meydan'ın sosyal medya adresinde, portalında şu anda paylaşıldı. Kaçıranlar oradan tekrar izleyebilir. Çok güzel. Davullar. Çok kıymetli güreş severler. Değerli protokol. Toz koparan yarı final. Umut, Talha, Uslu. Recep Kara ve Ali Rıza Kaya arasındaki karşılaşma devam ediyor. Diğer bir karşılaşmada Ali İhsan Batmaz ve Faruk Akkoyun arasında gerçekleşiyor. Mahmut Gökçe. Şu an toplamda iki başpehlivanımız sahada, Ali Rıza Kaya ve Recep Kara, Faruk Akkoyun, Ali İhsan Batmaz. Bu arada değerli güreş severler, özür diliyorum, Ekin Türk TV de hem Facebook hem de YouTube kanalından canlı olarak şu anda yayında. Ekin Türk TV canlı yayında, aynı zamanda Facebook, YouTube kanalı da canlı yayında. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Lider Haber'de hem TV'de canlı yayında, hem Facebook'ta hem YouTube'da canlı olarak ekranlara getiriyor. Koza TV Facebook adresinden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Değerli güreş severler, Salih Kaya mesaj yollamış. Fatih Atlı hakemin elini kaldıracak, izin vermiyor. Önce elini öpüyor ustanın diyor. Bu takdire şayan değil mi Mustafa Bayram demiş. Tabii bizde şimdi usta çırak ilişkisi var. Yani bu desturu da bilen bir isim Fatih Atlı. Çünkü o da minik boydan baş boyuna kadar yetişmiş olan ender ve kişilik ve karakter
örneğini gösterebileceğimiz baş pehlivanlardan bir tanesi. Gereğini yaptı diye düşünüyorum. Ustasının elini öptü ve sahadan Aslında o şekilde gençlere ayrıldı. de ilham kaynağı oluyor bir anlamda. Kesinlikle örnek oluyor. Ayak boyu pehlivanı Kemal Arda Aktaş. Son Bu arada Recep Karasa alt köşede rakibi Ali Rıza Kaya'yı bastırdı. Her an bir yeni arayışı içerisine girebilir. Değerli güreş severler, orta ekranda da Ali İhsan Batmaz, Bozovalı Antalya, Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz güçlü fiziğiyle Faruk Akkoyun'u zorlu anlar yaşatıyor. Gökhan Aracı Süleyman Aykırı mücadelesi de ekranın solunda değerli güreş severler. Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Nedim Gürel, Fatih Atlı, bütün zorlu isimler, Serhat Gökmen, güçlü isimler ikinci turda. 3 isim kaldı çayırda. Bu arada Recep Kara ekranın sağında, sağdan yaydırdı, soldan da iç kazığa doğru mu yönelecek? Ali Gürbüz ikinci turda değerli güreşler. Ekranın sağında Recep Kara, iç kazık, yan paçada değerli güreşseverler, iç kazık, iç paçada. Futbol tabiriyle penaltı noktasında değerli güreşseverler. Ordu Ünyeli Recep Kara ekranın sağ köşesinde, en sağında her an adını ikinci tura yazdırabilir ve ikinci turda Recep Kara değerli güreşseverler. Ordu Ünyeli Recep Kara tecrübesini konuşturuyor ve adını ikinci tura yazdırıyor. Kocaeli Gebze Ülkerşehir Meydanı'nda. Evet, rakibi Ali Rıza Kaya'yı yendi. Demin de anons ettiğimiz gibi bu sene bu çayırlara veda edecek isimlerden diğeri de eski milli güreşçi, tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Ali Rıza Kaya. O da son sezonunu yaşıyor. O da bundan sonraki yaşamında hem minderde antrenörlük mesleğini icra edecek hem de yağlı güreşte. İşte tekrarını izlediniz. İç kazık ters paçada. Recep Kara Ali Rıza Kaya'yı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Tekrarını tekrar izliyorsunuz. Evet, Recep Kara'nın iç kazık ters paçadan Ali Rıza Kaya'yı yenişi izledik. Mustafa Bayram artık Türkiye adı güreşinin de sadece yorumculukta değil spikerlikte de ne kadar kendini geliştirdiğini hepiniz görüyorsunuz değerli güreş severler. Bu camiamız adına büyük bir kazanç. Aynı zamanda da çayır hakemi. Teşekkür ediyorum. Teveccühün, senin yardım ve katkılarınla gelişen ve oluşan bir durum. Bu arada iki çift baş pehlivanımız sahada kaldı. Gökhan Aracı ve Süleyman Aykırı. Diğer baş pehlivanlarımız Faruk Akkoyun ve Ali İhsan Batmaz arasında karşılaşmalar gelişiyor. Evet, bu arada Ali İhsan Batmaz'ın baskısı sözsüz bir ihtar var mı? Faruk Akkoyun'a muhtemelen bir ihtar gelecek. Viyana'dan selamlar demiş Yusuf Cenik. Emir Yusuf Çolak. Lina yapı adına güreşiyor. Sinop Boyava. Taha Eren Sen. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Kocaeli. Kemal Arda Akbaş. Varsak Spor Kulübü'nün pehlivanı Antalya Varsak. Barış Kemal Yiğit. İzmit Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı İzmit. Sağ kadrajda Faruk Akkoyun ve Ali İhsan Batmaz'ı izliyoruz. Sol kadrajda da Gökhan Arıcı ve Süleyman Aykırı arasındaki güreşi izliyoruz. Sünnet-i seniye kalbinize, gönlünüze, çıktık meydanlara, CV Enerji Türkiye Güreş Ligi'nin ikinci etabı önümüzdeki hafta 24 ve 25 Haziran Gaziantep Şahin Bey Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri yapılacak. 1 Temmuz 2023'te
Kurban Bayramı'nın 4. günü Zonguldak, Kozlu, Dağköy büyük yağlı pehlivan güreşleri yapılacak. 15 Temmuz'da Kocaeli Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman himayelerinde Hergeleci İbrahim yağlı pehlivan güreşleri düzenlenecek. Ve yine 15 Temmuz'da Zonguldak, Ereğli, Yaraşlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin güreşleri yapılacaktır. Tüm güreş severlere duyurulur. Evet değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler. Canlı yayın kabinimize Kocaeli Gebze'de güreşte çıraklar yetiştiren Bahtiyar Ayazcı. Değerli hocam hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasınız. Öncelikle bugün sınavdaydın. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun Rabbim inşallah. Çok sağ ol. Nasıl çok geçti? sağ ol. İyi geçti, inşallah iyi olacak. Evet, Gebze Ülkerşehir Meydanı'ndayız. Bu güreşlere büyük omuzlar verdiniz. Duygular nelerdi bu atmosfere bakıldığında? Hocam her sene olduğu gibi bu sene de inşallah iyi güreşler düzenledik. Olduğu gibi görüyorsunuz güreşleri, seyircilerimizi, tribünleri. Evet, Cerullah Er, buradan selam yollayalım. Evet, Bu güreşlere hakikaten çok büyük emekler veriyorlar. Müdürümüze selam söyleyelim buradan. Onunla da. Türkiye'nin bütün baş pehlivanları burada kol bağlatıcı Ali Gürbüz başta olmak üzere, bu da aslında bir yöneticilik başarısı değil mi? Bahtiyar Ayazcı. Tabii ki hocam. Yani burada bir ekip olarak başta Cumhurbaşkanımız Başkanımız olmak üzere iyi bir çalışma yapıyoruz. Başkanımız sağ olsun güreşe çok destek veriyor. İlgi alaka da gösteriyor. Altyapımızı da kurduk. İnşallah biz de Gebze olarak da tarih kısımlarda olsun yerimizi alacağız. Birkaç isimler verelim mi? Çocuklar, çıraklar senin şu anda benim ismimi zikredecek mi diye bekliyorlar. Evet, yetiştiğimiz çıraklarımız var tabii. Başta Can Coşkun, gerçekten Gelecek vaat eden bir sporcumuz. Batuhan Demirtaş, gerçekten gelecek vaat edecek bir çocuğumuz. Hepsi adına konuşabiliriz tabii ki ama biliyorsunuz daha ileriye gidebilmek için çok çalışmak lazım, mücadele etmek lazım. Biz de elimizden geldiği kadar hepsiyle ilgi alaka götürüyoruz. Başkanımız da bize sağ olsun mücadele ediyor, bütün desteklerini esirgemiyor. Güreşlere giderken size araç teslim ediyor, idman salonlarınız var, her türlü olanağı sağlıyor. Tabii Sayın ki, Zinnur tabii Büyükgöz ki. Başkanımız. Sizlerin aracında burada tekrar teşekkür ediyorum başkanımıza. Allah razı olsun. Bizler de inşallah emeğimizi boşa götürmemek adına çalışmamızı sonuna kadar yapacağız. Yapmaya da hazırız inşallah. Çok teşekkür ederim Bahtiyar Ayazcı. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet değerli güreş severler, mücadele devam ediyor. Zinnur Büyükgöz Başkanımın misafiri olarak her meydanımıza Çayırova Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın İsmail Akkuş aramızda şerefler, kendilerine hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıran kırana mücadeleler devam ederken Zonguldak, Alaplı'da güreşlere çok büyük katkı sağlayan Hüseyin Uğuzlu da bugün burada çıraklarıyla birlikte Zonguldak, Alaplı'yı temsil ediyorlar. İnşallah gelecekte baş pehlivanları anlatırız. Allah nasip ederse Hüseyin Uğuz hocamla birlikte. Mustafa Bayram ara ara tarihleri veriyor. Zonguldak, Alaplı güreşleri olsun, Yaraşlı güreşleri olsun, Kozlu güreşleri olsun tarihlerini. Önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi için nerede olacağız? Şanlıurfa, Gaziantep, düzeltiyorum, Gaziantep, Şahin Bey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Mehmet Ahmazoğlu himayelerinde tertip edilecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olacak. Biliyorsunuz baş pehlivanlıkta skalasında Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24'e girmeniz gerekiyor puanlama sıralamasına göre. Dolayısıyla kıra mücadeleler yaşanmakta. İlki Antalya Manavgat, ikincisi Kocaeli Seka Park ve üçüncüsü de Gaziantep Şahin Bey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri olacak.
Ve siz çok değerli güreş severlerimiz de yine orada. Hem Koza TV hem Lider Haber TV hem de Ekin Türk TV olarak canlı yayın ağıyla karşınızda olacağız. Spor TV'de olduğu takdirde hafta içerisinde bilgilendireceğiz siz değerli güreş severlerimizi. Ortak canlı yayın ağıyla siz değerli güreş severlerimize anlatıp aktaracağız. Yazgır Sebahattin hocam mikrofon yok bak burada boş yere bakmayacağız. Çayırda 2 çift kaldı Mustafa Bayram. Evet, Gökhan Arıcı, Süleyman Aykırı karşılaşması devam ediyor. Faruk Akkoyun ve Ali İhsan Batmaz arasındaki karşılaşma devam ediyor. Diğer boylarımız da başaltı boyu da şu an sahada güreş tutmakta. Kıymetli güreş severler, çok kıymetli protokol, küçük orta, küçük çeyrek final. Ünlü iş adamı Sayın Tanju Aksu adına güreşiyor. Mehmet Bolat Silivri. Muhtemelen iki güreşte Murat Özkaplan. puanlamada bitecek gibi gözüküyor. Karamürsel. Ama Ali İhsan Batmaz'ın Faruk Akkoyun üzerinde biraz daha baskısı var. Sana çok selam var Ali Çuşkun'un. Er Biz de- Meydanı Yiğitleri Sosyal Medya Yöneticisi. Biz de kendisine buradan kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Bu arada güreşin hakkını verenler sosyal medyada Sanayi Limited şirketi adına güreşiyor. Ali Gürbüz'ün ve Fatih Altın mücadeleleri anında paylaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor İzleyebilirsiniz. Kulübü pehlivanı. Temel Altıntaş. Bugün burada Erol Altıntaş adına güreşiyor. Sakarya. Furkan Keskin. Bugün burada Kocaeli Hayriye Köyü adına güreş yapıyor. Yalova Altınova. Semih Ciroğlu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sakarya Akyazı. Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Mertcan Damatoğlu Çorum. Gökhan Arıcı, Süleyman Aykırı ekranın Ankara sonunda. Büyükşehir Belediyesi Ali Spor İhsan Kulübü'nün Batmaz ekranın pehlivanı. sağında. Bugün burada Burası Kocaeli Gebze Osman Hünkar Çayırı Ağa Yağlı Pehlivan Şah güreşleri sahibi için Sayın Hünkar Erdal Çayırı Er Sessiz adına Meydanı'ndayız. güreşiyor. Fatih Sultan Mehmet Han Emirhan Saygı ecdadımızın Ordu emanet Kumru. bırakmış olduğu bu güzide topraklarda bir gelenek Allah illallah Muhammedun Resulullah. Küçük orta, küçük çeyrek Atasporumuz finaline hep birlikte alkışlar. Yağlı güreşin maşallah. Allah kalbinin attığı yerdeyiz. Bu arada tarih edinde Kırkpınar güreşlerinin tarihini bir kez daha verelim. Baş pehlivanlarımız 7-8-9 Temmuz Cuma, cumartesi, pazar bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanı, Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan, tüm güreş severleri 7-8-9 Temmuz'da tarihi Edirne'ye davet ediyor. Hakan İşcan Başkan Yardımcımız Hakan İşcan ile birlikte tabii ki Seyfettin Selim değerli güreş ağamız, İbrahim Erdal Arcan iyi yayınlar diliyor. Selamlar demiş Gönen'den. Dün muazzam bir organizasyona imza attılar. Gönen Belediye Başkanı Sayın İbrahim Palas Büyük himayelerinde orta tertip ve edildi. Toz koparan puanlama saatiniz gelmiştir. Büyük orta, toz koparan puanlama saatiniz gelmiştir. Evet, bu arada baş pehlivanların puanlama anonsu geldi. Bu arada sol kadrajda Gökhan Arıcı'yı izliyoruz. Demin az önce Ahmet Kavakçı, Ali Rıza Kaya için bu sene son seneleri bu çayırlarda veda ediyorlar dedim. Üçüncü isim Gökhan Arıcı. Üçü de aynı doğumlular. 78 doğumlular. Onlar da
Ahmet Kavakçı, Ali Rıza Kaya, Gökhan Arıcı bu sezon son güreşlerini yapıyorlar. Pehlivanımız Faruk Akkoyun. Baş pehlivanımız Faruk Akkoyun puanlama müsabakası Evet, için puanlama sürecine geçilecek. Ali İhsan Batmaz Faruk Akkoy mücadelesinde puanlamaya gitti. Anonslar geliyor. Çok güçlü bir isim. Şimdi ben Ali İhsan Batmaz, Bozovalı, Antalya. evet, dikkat çeken karşılaşmalardan bir tanesini zaten Faruk Akkoyun ve Ali İhsan Batmaz arasında olacağını söylemiştim. Nitekim de şu an puanlamaya giden bir güreş. Faruk Akkoyun tecrübesiyle lehine çevirir mi? Çünkü Ali İhsan Batmaz çok güçlü. Güçlü fiziği var, evet. Hep hücumu düşünüyor. Defansı biraz müdafayı atlıyor sanki oralardan. Evet, Tecrübeli kontratakçılığı var, kontratakçılığı. Evet. Tecrübeli isimler lehine çevirebilir. Yani her an. Bakalım Faruk Akkoyun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Güçlü, kemikli baş pehlivan Ali İhsan Batmaz'ı tecrübesiyle mağlup edebilecek mi? Ya da güçlü fiziğiyle Ali İhsan Batmaz ben de varım diyebilecek mi? Bakalım bizim tabirimizle ustalığını konuşturabilecek mi Faruk Akkoyun? Ekranı solunda puanlama başladı. Süleyman Aykırı, Gökhan Arıcı. Faruk Akkoyun'un demin de senin zikrettiğin gibi üstten atlamaları, sağdan soldan çok hızlı dönüşleri olan bir baş pehlivan. Bakalım Ali İhsan Batmaz karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Evet. Davullar. Ve puanlama başladı değerli güreş severler. Bir iterı var Faruk Akkoyun'un. Evet. Bunu belirtelim. Hemen ucumla başladı Ali İhsan Batmaz. Ekranı sağında. Antalya, Korkuteli, Bozovalı. Çerkez baş pehlivan. Ali İhsan Batmaz güçlü fiziğiyle kasnaklara uzandı. Faruk Akkoyun bakalım onun bu ataklarını savuşturabilecek mi? İlk turda Serhat Göçmen. tecrübe ve genç isim kapışması. Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ekranın solunda Gökhan Arıcı, Süleyman Aykırı. İki tecrübeli baş pehlivan. Tokat Burhan. Ömer Faruk Kırat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Askı Spor Kulübü'nün pehlivanı. Amasya. Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, Nedim Gürel, Fatih Attı, Recep Kara hepsi ikinci turda. Pehlivanı altın kemerli baş pehlivan Son Diyarı Karamusar. iki çift kaldı değerli güreş severler. Güler. İzmit Belediye İkinci Başkanı turda pehlivanı 32 ile Kocaeli. devam edilecek. Bakıyoruz. Mustafa Bayram son 16'ını Sayın Recep Tosun, toplamda 37 baş pehlivanımız vardı. İkinci tura 19 baş pehlivanla devam edilecek. Evet. evet. Bu arada dizledi. Sol eli kasnakta Ali İhsan Batmaz. İlker Durmuş da tüm dikkatle izliyor. İlker Durmuş, Rıza Durmuş. İkiz kardeşlere karıştırıyoruz. Ama gelecekte onları siz iyi ayırt edeceksiniz. Çünkü geleceğin parlayan yıldızları onlar. Durmuş değerli dostumun mahtumları. Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlar. Sol eli kasnakta Ali İhsan Batmaz'ın. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Lider Haber TV ve Lider Haber TV Facebook, YouTube, Ekin Türk TV ve Ekin Türk TV Facebook adresi ve YouTube, Koza TV Facebook adresinden canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli güreş severler. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı, Gebze Yükerçayırı Er Meydanı. Tekrar dizledi Ali İhsan Batmaz. Dizlemesi hakikaten muazzam. Yağlı güreşin gereksimi bu. Paça ve kasnaktan rakibini dizleterek güreştiğiniz takdirde efsane Ahmet Taşçı olursunuz. Efsane Recep Gürbüz olursunuz. Pasif güreşliğinden dolayı hakem heyetimiz tarafından. Yan kazık yan paçada bir anda içe doğru yöneldi. İşgal ters paçayla. Sırt aşağı yendi Ali İhsan Batmaz. Tecrübe mi dedik, gençlik mi dedik, kuvvet mi dedik, Mustafa Bayram göreceğiz dedi. Ve Ali İhsan Batmaz, Çerkez güreşçi, Antalya, Korkuteli Bozovalı, güçlü fiziğiyle emin adımlarla baş pehlivanlıkta adım adım yükseliyor. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Ayakta yakaladı. İlk kazıktan paçaya yöneldi. Bakın buradan koltuk altından bir anda butladı. Tersi buldu. İlk kazık ters paçada. Çok parlak bir galibiyet. Hem de Faruk Akkoyun gibi güçlü ve karakterli bir baş pehlivanı sırt aşağı yenmek
Hiç de kolay değil Mustafa Bayram. Gerçekten çok zor. Faruk Akkoyun yani öyle dediğin gibi kolay kolay sırt aşağı yenilen bir başpehlivan değil. Bir de özellikle puanlama sürecinde yani bunun gerçekleşmesi gerçekten ben hayretle izledim. Ali İhsan Batmaz'ın da müthiş bir yeteneği varmış. Onu da burada gördüm. Yani ben havadan iç kazığı bulup oradan tersi bulup yenmesi gerçekten çok güzel bir yeniş oldu. Her iki başpehlivanı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Ali İhsan Batmaz ikinci turda yolun açık olsun. Geçen yıl Alanya Gökbel Yaylası'nda yaşamış olduğu sakatlıktan sonra ben dedim ki Türkiye Adı Güreşi büyük bir yıldız kazandı ama inşallah erken kaybolmaz. İnşallah. Çapraz bağları koptu değerli güreş severler. Ya, çapraz bağları koptu ama buna rağmen dizlemesi daha de yeni düzeliyor. Evet. Yeni iyileşiyor. Eğer o sakatlığı yaşamasaydı belki de şu anda bambaşka bir Ali İhsan Batmaz'ı anlatacaktık. Evet. Ama ağır gelsin, güçlü gelsin, kalıcı gelsin Mustafa Bayram. sonuçta anlattığımız kişi genç bir isim. Dediğin gibi emin adımlarla gelsin. Güçlü bir fiziğe sahip, potansiyel var. Burada da bu yenişiyle yani ne kadar teknik bir başpehlivan olduğunu da ortaya çıkardı. Şimdi az önce Recep Karalar, Ali Gürbüzler, Mustafa Taşlar hepsi bu güreşi izlediler. Bu parlak galibiyeti aslında onlara da bir mental olarak mesaj olabilir mi? Vallahi korku saldı diyelim, öyle diyelim yani. Gerçekten çok güzel bir Onlara bir mesaj. çok güzel bir güreş oldu. Sonuçta yani Ali İhsan Batmaz Kendini göstermek zorunda. genç, dinamik, fizik üstünlüğü gerçekten güçlü, kuvvetli, diri bir sporcu. Yani Ali Gürbüz'e de işte İsmail Balaban'a da Orhan Okulu'ya da Fatih Atlı'ya da Hüseyin'e de yani kendini gösterebilecek kapasitede o fiziğe sahip, o yeteneğe de sahip bir başpehlivanımız. Ben de varım diyor yani Allah'ın izniyle. Evet, çok güzel tanımladın. Bu mücadele sonrasında bir reklam arası vereceğiz değerli güreş severler ama çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Tek bir çift kaldı puanlamada. Gökhan Arıcı ve Süleyman Aykırı. Hemen ardından kısa bir reklam arasından sonra tekrar başpehlivanların ikinci tur kapışmalarıyla Hünkar Çayırı'nda birlikte olacağız ama evet. Ben şunu eklemek istiyorum ki. Recep Tosun. Yani buradan seyircilerimiz de bizi izleyen seyircilerimiz de bilgisi olsun diye ben sezon başından şu ana kadar bugüne kadar izlemiş olduğum performanslarını hep bir üst bir tık yukarıya çıkaran isimler var. Kürşat Korkmaz, Furkan Durmuş Altun, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz ve bunun içine ben şimdi artık Ali İhsan Batmaz'ı da koydum net yani. bir şekilde. Evet. Ali Yani İhsan. bugün şimdi şöyle bir şey Mustafa Bayram, sen de 30 yıl güreştin, ben de 30 yıl güreştim. Bir galibiyetle de pehlivanı belirli bir noktaya koymak pek doğru Ama değil. yendiği adama bakacaksın. Şimdi Sen şimdi Faruk Akkoyun. Ben Faruk Akkoyun'u öyle puanlamada sırt aşağı yenen bir başpehlivan görmedim. Peki karşısındaki Faruk Akkoyun da sonuçta kaliteli, tecrübeli ve kendini Kırkpınar'da başpehlivan üçüncülüğü olan bir isim yani iyi bir isim yendi, kaliteli bir başpehlivanı yendi, emin adımlarla gidiyor. O çıkış yapan başpehlivanların içerisine koydum ben. Peki bunu bir parlak galibiyet elde ettikten sonra söylesen daha yerinde olmaz mesela. İşte ben bak, şahsi fikrim bu. şimdi bugün yapmış olduğu bu yenişle beraber Ali İhsan Batmaz'ın normal şartlarda kendine özgüveni zaten vardır. Daha çok özgüven gelmiş olması lazım ve bugün o atmosferi burada devam ettirmesi gerekir. Bir turda da eğer böyle güçlü bir rakibi yenerse o zaman kendini iyi test etmiş olup biz de farklı bir yere onu konumlandırabiliriz. Ben şahsi fikrim bu. Mustafa Bayram. Bana da katılıyorum aslında. Ben diyorum ki bugün Ali İhsan Batmaz burada da çıkış yapmalı. Burada da çıkış yapmalı. Burada kendini göstermeli. Yani ben çok iyi gördüm kendisini. Çok da yorulduğunu da zannetmiyorum. Yani Faruk Akkoyun gibi kalibresi yüksek bir başpehlivanı görkemli yenişten sonra bunu taşlandırmasını bilmesi için bir tur sonra ya da daha sonraki turlarda da galibiyetlere ihtiyaç var. Kesinlikle katılıyorum. Ustalara da aynı bu şekilde onu motive etmeleri lazım. Yoluna devam et demeleri lazım. Sonuna kadar vur güreşi demesi lazım. Ki zaten derler yani. O zaman ne kazanacak? Türk güreşi kazanacak. Türk güreşi kendisi de kazanacak. Recep Tosun, biz ne diyoruz her zaman? Kırkpınar öncesi her yerde, evinin önünde dahi olsa seni gelsinler yensinler. Hiç sorun yok. Sen Kırkpınar'a kadar varını yoğunu bu sahalarda vereceksin. Harcayacaksın.
Allahu Teala da sana nasip edecek. Evet. Çok güzel bir yerden yorum yaptın. Ramazan Seren'in sana çok selam var Balıkesir'den. Değerli dostumuz selamlar. iyi yayınlar diliyor. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar yağıyor ama mücadeleler özelinde de hak vereceksiniz ki değerli yorumcumun katkıları bu yönde çok anlamlı. Bizler de güreşten çok kopmadan anlatıp aktarmak durumumuz söz konusu. Bu arada tekrar ediyorum, hava sıcaklığı 26 santigrat derecede. Ara ara sıcak, ara ara da esintili bir hava söz konusu. Önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri için Şahinbey'de, Gaziantep'te olacağız. Yine Koza TV başta olmak üzere Lider Haber TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Spor TV'de bu canlı yayın ağına katılım sağlayabilir. Asel Karadağ iyi yayınlar diliyor. Bir bayan güreş severimiz her hafta sonu güreşleri mutlaka takip eder. Bayanlarımız ve çocuklarımızın iştirak etmeleri, takip etmeleri memnuniyet verici. Musa Bayram. Gerçekten öyle. Zaten şu anda tribünlere baktığınız zaman yani 10 kişide en az 2 tanesi bayan. Bu sevindirici bir olay. Hatta şurada karşımda karşı tribünde Fatih Atlı'nın güreşinde bir çocuğun bir sevinci vardı. Tam aslında kameranın yakalaması gerekiyordu. Böyle bir sevinç görmedim ben. Çocuk müthiş bir sevindi yani Fatih Atlı'nın Ahmet Kavakçı'yı yenmesine. Çocukların ve bayanların güreşe ilgi göstermeleri gerçekten bizler açısından sevindirici bir olay. Bu arada Gökhan Arıcı demin de dediğimiz gibi son sezonunu yaşıyor. Fakat Gökhan Arıcı gerçekten üstün bir performans sergiliyor. Geçen hafta da Seka Park yağlı güreşlerinde son 16'da Recep Taslak'la yine bir puanlama güreşi yaptı. Gökhan Arıcı'yı da buradan kutluyorum. Muhtemelen birazdan da başpehlivanlık ikinci tur kuralları çekilecek. Toplamda 19 başpehlivan var. Evet, ara ara röportajlarımız da olacak. Baş pehlivanlarımızla ara ara röportajlarımız da olacak. İkinci tur kura çekiminde evet, Gökhan Arıcı yoruldu. Süleyman Aykırı içeriye doğru yürüdü. Muazzam bir ilgi söz konusu. Tribünler tıklım tıklım dolu. Değerli güreş severler, oldukça yoğun bir ilgi söz konusu. Değerli güreş severler, minik bir, minik iki teşvik bir ve teşvik bir boyunda rakiplerini birer birer yenip finale kalan geleceğin şampiyonları, geleceğin başpehlivanları. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı, Kocaeli Gebze Yükerşehir Er Meydanı değerli güreş severler. İstanbul Kağıthane Belediye. Burada atasporumuz güreş oldukça çok yoğunlukta sevilmekte. Ve aileler çocuklarını alıp, eşlerini alıp burada 700 yıla yakın olan geçmişe sahip atasporumuz yağlı güreşi yerinde takip etmek adına Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz himayelerinde tertip edilen bu organizasyona teşviklerini sağladılar. Üçüncü ihtar. Evet, Gökhan Arıcı'ya üçüncü ihtar. Ve Süleyman Aykırı ikinci turda. Değerli güreş severler, birazdan kura çekimi başlayacak.
Mustafa Yanmaz. Yolova. Evet, birazdan şu anda ilk turun bütün yenişleri ekranlara gelecek. Daha sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Çok kısa bir reklam arası. Daha sonra baş pehlivanların ikinci tur kurallarıyla birlikte olacağız. Bakın ilk turda neler yaşanmış. Megastar'la başlıyoruz. Serhat Şehri Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan Bey Pehlivanı. Bitince duruna geç. Serhat Şehri Edirne. Teşvik 2 final. Evet baş pehlivanlarımız ikinci tur kuralları için kule hakemliği önüne lütfen. Muhammed Mustafa Kalyon. Yolova Altınova Belediye Başkanlığı'nın pehlivanı Sayın Doktor Metin Oral Başkanı'nın adına güreş yapıyor. Yine Serhat Gökmen'den keçi dikmesi. Serhat Gökmen'den keçi dikmesi ve Mecit Yıldırım'dan da Mecit Yıldırım iç kazık ters paçada adını ikinci tura yazdırdı. Sakarya FBR yapım farkıyla izliyorsunuz. Hüseyin Gümüşalan burada çift sarmadan gerdanlamadan yüklendi ama Nedim Gürel iki paçayı aynı anda çekince bir anda sırt aşağı düştü Hüseyin Gümüşalan ve Nedim Gürel ikinci turda devam ediyor. Kaan Kaya Emre Ekal'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. 1 numara İsmail Erkal, 2 numara Mustafa Kaş, 11 numara Onur Balcı. Bu arada kura çekimi de başladı. Fatih hattında o jeneriklik günde değerli güreş severler bakın. 14 numara Necip Yıldırım. Jeneriklik bir günde Fatih Hattı'dan. 9 numara Semih Turgut. Recep Kara'dan iç kazık ters paça. Serhat Gökmen. Ali Rıza Kaya'ya. 10 numara Arif Akın, Yıldıray Akın kurasını çekiyor. Numara Yıldıray Akın, İşte Hasan günün Zeynep kurasını parlak çekiyor. galibiyeti Ali İhsan Batmaz'dan bir anda havada iç kazık ters paçayı yakaladı Hasan Zeybek. ve adını ikinci Serkan tura Yıldırım yazdırdı. kurasını çekiyor. Antalya Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz. Ali İhsan Batmaz Evet, kısa bir kurasını çekiyor. reklam arası vereceğiz. Daha sonra tekrar Kocaeli Gebze İlker Çayırı'nda birlikte olacağız. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook adresi ortak canlı yayın ağıyla. Bizden ayrılmayın. 6 numara Nedim Gürel. Recep Çakır kurasını çekiyor. 5 Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum. İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486 39 çift 0'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum. Yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum bakın, yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var.
Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz, sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 3900. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani dünyanın, Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen, yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin parseli yapılmış. Yani yollar belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem ne miydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun. Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a Teşekkür inşallah. Ama gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, İşte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz, gördünüz. Daha önce ekranlardan gördünüz burayı. Tabii hani görünce yine de yerinde göreyim dediniz. Yerinde gördünüz. Tam olarak mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 10 puan veririz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı puanı veriyorum. Peki bir de genel anlamda ne düşünüyorsunuz yerle alakalı? Yerimiz çok güzel. 10 numara. Tavsiye eder miyiz? Ederim. Gelmeyenler pişman olur mu? Bence de gelmeyenler pişman olur. Alanlar hiç pişman olmaz inşallah. Siz aldınız. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Elde böyle kazma, kürek derken ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bağ bahçe yapıyorum. Şu anda böyle etrafında siz çevirdiniz. Evet, çevirdik etrafında. Mesela bak bu arka tarafta da aynı çevrilmiş hobi bahçesi Evet, yapılmış. hobi Aynı bahçesi, o tarzda bir şey mi düşünüyorsunuz Evet, siz de? aynen öyle. Hobi bahçesi. Peki beğendiniz mi siz yeri ki aldınız ama? Yerin konumu çok güzel. Yatırım amaçlı da çok güzel. Yani tavsiye ederim herkese. Örnek biraz önce anlatıyorum zaten. Hani alanlar etrafını çeviriyor, hobi bahçesi yapıyor. Burayı alan müşterimiz daha yeni aldı. Ama görüyorsunuz bakın etrafı çevrilmiş, içine ağacını dikmiş, fidanını dikmiş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatıyoruz sizlere. Ve bunun gibi bunun yanındaki de aynı şekilde, bir ilerideki de aynı şekilde tamamen hobi bahçesi haline getirmiş. İşte onun yanı aynı. Bakın orada bir abimiz çalışıyor, bahçesiyle ilgileniyor, arazisiyle ilgileniyor. Yani arkamızdaki gelenleri görüyorsunuz. Bu bir abartı değil. Bakın burada 3 tane minibüs var. Bunlar 15 kişilik. 3 çarpı 15 45 kişi. Yani bunun haricinde özel arabasıyla gelenler var. Arabaları görüyorsunuz. Burada şu anda 50-60 kişi varız. Yani insanlar burayı beğeniyor. Beğendiği için geliyor ve tavsiye ediyorlar. Alan mutlaka bir arkadaşını da getiriyor. O kadar muhteşem bir yer. Onun için değerlendirin arkadaşlar. Bize dua edeceksiniz. Serdar Yıldırım rakibi Kaan Kaya, Recep Çakır rakibi Nedim Gürel. 3 çift baş pehlivanımız son 16'ya kalmak için mücadele edecekler. İsmail Erkal ve Mustafa Taş. Güzel bir eşleşme. Genç baş pehlivan, Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanımız Serdar Yıldırım. Usta ve deneyimli baş pehlivan Kaan Kaya ile eşleşti. Nedim Gürel de Recep Çakır'la eşleşti. Bakalım son 16'ya. Beste
hangi baş pehlivanlarımız isimlerini yazacaklar. Şu an ekranlarınızda Antalya Kemerli İsmail Erkal'ı görüyorsunuz. Evet, 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı, Sinoplu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü baş pehlivanı Mustafa Taş'ı görüyorsunuz. Er meydandaki yerlerinizi alınız. Deste büyük boy pehlivanları. Yarı final müsabakaları için. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı Gölcüklü Nedim Gürel, Sakarya Akyazı Karapürçekli Serdar Yıldırım, Nedim Gürel ilk turda Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek ikinci tura ismini yazdırdı. Evet, Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş. Minik 2 puanlama saatine gelmiştir. Bunun haricinde 3. tura direkt yükselen isimler Ali İhsan Batmaz, Fatih Atlı, Arif Akın, Semih Turgut, Onur Balcı, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Mecit Yıldırım, Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya, Yıldıray Akın, Recep Kara ve Hasan Zeybek. 3. tura yükselen isimler. İzmit Bekirdere'den Ahmet Yıldız, Sefer Adıgüzel'le bizleri izliyormuş, selamlar. Evet, Mustafa Taş, Sinop Durağanlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Atas Spor Kulübü baş pehlivanı. Evet. Mustafa Taş aile boyu pehlivan var. Kardeşi Yusuf İslam Taş deste boylarında güreşiyor ve amcasının oğlu başaltında güreşen Erkan Taş, o da başaltının önemli isimlerinden. Evet, şu an tokalaştılar ve baş pehlivanlık ikinci tur müsabakaları başladı. Zorlu bir eşleşme ikinci turda. Kesinlikle öyle. İsmail Sezon Erkal'da. başında Gazi Paşa'da kapışmışlardı finalde. Şimdi ikinci turda eşleştiler. İsmail Erkal'la gerçekten çıkış yapan baş pehlivanlardan. Spor Kulübü'nün pehlivanı İstanbul Çatalca. Yani güzel bir güreş bizi bekliyor. Zile Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Haftanın son güreşi olduğunu göz önünde bulundurursak Muhammed Berat serinin Duran. son damlasına kadar kapışacaklar hiç kuşkusuz. İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. 3 çift sahada. Kaan Kaya, Serdar Yıldırım Manavgat'ta kapışmışlardı. Rövanş. Az önce onu da zikrettim. Çiçeği burnunda baş pehlivanımız Serdar Yıldırım ve karşısında tecrübeli ve deneyimli baş pehlivan Kaan Kaya. Bu arada senle Ali İhsan Batmaz üzerinde yapmış olduğumuz o sen Furkan Durmuş Altın, Kürşat Şefki Korkmaz, Ali İhsan Batmaz bu isimleri öne çıkartırken Serdar Yıldırım'ı saymamıştın, onu da Evet, Serdar devam edebilir misin? çok özür diliyorum. Evet, gerçekten o detayı kaçırmışım. Serdar Yıldırım da gerçekten sezonda çok güzel, harika güreşler çıkardı. Onu da bu performansını yükselten baş pehlivanların içerisine koymazsak haksızlık yapmış oluruz. Şu anda iki çift zaten aynı kadrajda. Nedim Gürel, Recep Çakır mücadelesi de 29 numaralı hakemin tam bizim en karşımızda. Kulenin solunda kalıyor.
Evet, şu anda Nedim Gürel kadraja geldi. Evet. Ortadakiyle soldaki aynı abi. Davullar, davullar. Recep Çakır, Nedim Gürel mücadelesi ekranlarda. Protokol, deste, orta boy, yarı final. Evet. Mustafa Taş, İsmail Erkal mücadelesi ekranlarda. Gençlik Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Tek daldı İsmail Erkal. Tarık Özdemir adına güreşiyor. Uğur İrtegün Gebze. Sakarya Mustafa Taş tek daldı. Spor Kulübü'nün pehlivanı. Karşılık verdi bu arada. Baba Bugün eski, burada evet mücadeleler. Yücel Mobilyalar sahibi Sayın Turan Yücel adına güreşiyor. Turan Yücel adına güreşiyor. Emirhan Yücel, Sakarya Karapürçek. İstanbul Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Bu arada Baba eski büyük bandır güreş ağası Faruk Çağlar. Tüm Yunus Emre pehlivanlara başarı Balcı, dileklerinde Samsun bulunuyor. Ladik. Abi ortadakiyle soldaki aynı güreş. Paramedik Doktor Sıla Kartalcı adına güreşiyor. Ali İhsan Narinç'ten İstanbul. Kulenin önünde şu anda Nedim Gürel Recep Çakır'ı bastırdı. Pehlivanım güreşirken durma. Sen de Mustafa yaparsın Taş İsmail Erkal hatağı. mücadelesiyle. Hazreti Hamza'dan bugüne Eller Meydanı'nda kurduk otağı. Samsun, Antalya, Maraş, Çorum güreşçiler yatağı her pehlivanın rüyasıdır. Beline girdi Mustafa Taş. İsmail Erkal'ın yıldızlı bayrağı. Allah Allah. mücadele İllallah. devam ediyor. Muhammedur Resulullah. Deste orta boy yarı final pehlivanlarına hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah aktarma versin. Büyük orta pehlivanları. Büyük orta pehlivanları her meydanda. Bir sakatlığı söz konusu İsmail Erkal'ın sağlıkçıları davet ettiler. Büyük orta pehlivanları Savaştan çayır her hakemi. meydanında bekleniyorsunuz. Evet, Serdar Sağlık Yıldırım görevlisi Kankaya her ortada. meydanda. Nedim Gürel Sağlık görevlisi. ekranın sağında. Bir sakatlığı söz konusu Recep Çakır'ın. Solda, ekranın solunda da Sağlık görevlisi. İsmail Erkal'ın bir sakatlığı söz konusu. Bir mücadele devam ediyor. Şu bilgiyi de aktaralım seyircilerimize. Sağlıkçı geldiği andan itibaren sporcunun 2 dakikalık bir süresi var, süreci var. 2 dakikayı geçirirse hükmen mağlup oluyor. Ama güreş başladı. Mustafa Taş ve İsmail Erkal arasındaki karşılaşma devam ediyor. Kıymetli protokol, deste büyük. Tekrar ediyorum, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Recep Kara. Hepsi ikinci tur. Biz Kocaeli kas kanadı ekranın Büyükşehir sonunda Belediyesi arayışı ama sporun sonuç pehlivanı. bulamadı. Mustafa Bugün Taş burada ekranın solunda. Dış kazıktan yaydırdı. İç paçayı da aldı. Ama o sakatlığının vermiş olduğu acıyla da çok da zorlayamadı İsmail Erkal. Ve Mustafa Taş 3. turda değerli güreş severler. Bugün burada Son 16'da. İlk 16'nın ismi belirlendi. Mustafa Taş oldu. Sağda şu an 2 çift baş pehlivanımız kaldı. Serdar Yıldırım, Kaan Kaya ve de Recep Çakır, Kocaeli. Nedim Gürel arasındaki karşılaşma. İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Ford İst Tarım adına güreşiyor. Süleyman Alkan İstanbul. Abdurrahim Mutlu. Evet, sağ kadrajda Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Nedim Gürel ve Recep, Sakarya. sağ kadrajda Serdar Yıldırım, Kaan Kaya karşılaşmasını izliyoruz. Sol kadrajda Nedim Gürel ve Recep Çakır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün arasındaki pehlivanı. karşılaşma devam ediyor. Bugün burada Son 16'ya bakalım hangi isimler katılacak. Abdullah Top adına güreşiyor. Yahya Ensar Başdemir Kırklareli.
Resulullah. Deste büyük yarı final pehlivanlarına alkışlar Nedim diyelim Gülen'in Recep Çakır maşallah. atakları Allah söz tırma konusu. versin. Baş pehlivanlık müsabakalarında Recep Çakır Pehlivan'a pasif güreşliğinden dolayı kule hakemliğimizce bir ihtar verilmiştir. Evet, Nedim Gürel ve Recep Çakır arasındaki karşılaşmada kule hakem heyetinin kararıyla Recep Çakır'a bir ihtar verildi. Serdar Yıldırım tek daldı. Kasnağa uzandı Kaankaya. Sevgili Gebzeliler, Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zindir Büyüköz'ün misafirleri olarak yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sayın Engin Kılıç aramızda. Kendilerine hoş geldiniz. Ekranın solunda Recep Çakır koltuk altından bastırdı Nedim Gürel'i. Serdar Yıldırım'ın da atakları söz konusu Kaankaya ekranın sağında. Bu turunda heyecanı yüksek. Daha doğrusu mücadele En çekişmeli karşılaşmayı izliyoruz çetin şu an. bir şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Mustafa Bayram'da tasdik etti. Soldaki Nedim Gürel, Recep Kara mücadelesi ekranın solunda, ekranın sağında da Serdar Yıldırım Kaankaya mücadelesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Nedim Gürel. Son haftalarda büyük çıkış yaptı. Fon grafiği yükseliyor. Kırkpınar'da da özellikle eğer pazar günkü finallere kendini atabilirse büyük bir çıkış yapabilir. Nedim Gürel ekranın solunda Recep Çakır'la kapışıyor. Ekranın sağında da bir kas kanadı her an gelebilir. Nedim Gürel'den ekranın solunda. Recep Kara o açıyı kapattı. Keçi dikmesi arayışı içerisinde Nedim Gürel. Zorlayacak mı bakalım? Mehter. Çok kıymetli Evet, severler. şu anda değerli keçi dikmesi protokol, arayışı içerisinde Nedim Gürel. büyük orta 16 3. tur. Bir kas kanadı. Pehlivanlar kol bağlayın. Ayağa kalkmak istiyor. Pehlivan! Bir kez daha kas kanadı denedi. Kapattı o açıyı Recep Pehlivan! Çakır. Yine keçi dikmesini baskı Yokuşlar yapıyor. kaybolur, çıkarız Bir kez seninle Paşa düze. Kadir'de aktardı. Sonu gelmez, gece Yine ve de gündüze. karşıya geçerken Sapan taşlarının bu arada yanında Recep füze. Kara, Recep Başka Çakır alemlerden düzeltiyor. farkımız bizim. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Büyük orta 3. turuna. Hep birlikte Bir sakatlık alkışlarla söz diyelim konusu. maşallah. Allah tamam versin. Evet. Recep Çakır pes etti. Sakatlığından dolayı Nedim Gürel 3. turda. Tek bir mücadele kaldı. Serdar Yıldırım Kaankaya mücadelesi. Baş pehlivanlık müsabakalarında Nedim Gürel galip. Başaltı pehlivanları, başaltı pehlivanları er meydanında bekleniyorsunuz. Evet, kıran kırana mücadeleler alt boylarda da devam ediyor. Ortada baş pehlivanlık mücadelesi. Ekranın hem sağında hem de solunda da alt boyların mücadeleleri var. Bir günde kılçık ekranın solunda. Bakalım
Nasıl sonuçlanacak? Alt boylarda da gelecek vadeden isimler söz konusu. Bu arada Serdar Yıldırım ekranın ortasında. Rakibi Kaan Kaya'yı bastırdı. Bakalım sonuca gidebilme noktasında oyun ya da oyunlar yapabilecek mi? Alt boylarda muazzam bir mücadeleler var. Bu arada önümüzdeki haftalarda yapılacak olan güreşlerimizi söyleyelim. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı 24-25 Haziran'da Gaziantep Şahin Bey Belediyesi tarafından düzenlenecek ve hemen akabinde Kurban Bayramı'nın 4. günü 1 Temmuz'da Zonguldak Kozlu Dağköy Büyük Yağlı Pelevan güreşleri yapılacak. 15 Temmuz'da Kocaeli Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı güreşleri ve yine 15 Temmuz'da Zonguldak Ereğli Yaraşlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği güreşleri yapılacak. Tüm güreş severlerimize duyurulur. Bu arada 16 Temmuz'da da Altınordu'da olacağız. Bu müjdeyi de verelim. Aşkın tören himayelerine tertip edilecek. 16 Temmuz Pazar günü. Bu arada Gönen güreşlerin mimarı sağlıkçı İbrahim abimiz bizleri izlemiş. Selamlar değerli büyüme. Dün çok güzel güreşlere imza attılar. İbrahim Palas, Gönen Belediye Başkanımız himayelerinde tertip edildi. Müthiş mücadeleler var. Ekranın solunda özellikle sanırım Fethiye Köyceğizli, düzeltiyorum Seydi Kemerli, gelecek vadeden bir pehlivan ekranın solunda. Kankaya bu kez rakibi Serdar Yıldırım'ı bastırdı. Sevgili Gebzeler, Gebze Belediye Başkanımız Singur Büyüköz'ün misafiri olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörümüz Sayın İbrahim Pehlivan her meydanda teşrif ediyorlar. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, ekranın sağında genç bir kardeşimiz galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Gelecek onların inşallah. Behter. Çok kıymetli güreş severler. Değerli protokol. Baş altı 3. tur 16 pehlivan. Pehlivanlar kol bağlayın. Kankaya Düşünce ekersin, devam alışkanlık biçersin. Alışkanlık Alışkanlık ekersin, karakter biçersin. Karakter ekersin, kaderini biçersin. Ey insanoğlu, bilmez misin? Ne ekersen onu biçersin. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah.
başaltı 3. turuna. Hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Bu arada da başaltı 3. tur salavatlaması yapıldı. Demek oluyor ki birazdan baş pehlivanların son 16 kuralları çekilecek. Ekranın sağındaki mücadelede alt boylardaki güreşçi kardeşlerimiz az önce günde kılçık pozisyonu vardı. Onu VAR'dan takip ediyor kuru hakemleri. Mücadele ondan dolayı şu anda bekliyor. Serdar Yıldırım Kankaya mücadelesi de ayakta devam ediyor. Son 6'ya kalan 15 ismi Mustafa Bayram değerli yorumcum Hemen söyleyelim. anons edecek. Recep Tosun, Mustafa Taş, Kaan Kaya ve Serdar Yıldırım arasındaki güreş devam ediyor. Onların galibi son 16'ya kalacak. Nedim Gürel devam eden sporcu. Ali İhsan Batmaz, Fatih Atlı, Arif Akın, Semih Turgut, Onur Balcı, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Mecit Yıldırım, Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya, Yıldır'a Yakın, Recep Kara ve Hasan Zeybek. Son 16'ya ismini yazdıran baş pehlivanlarımız. Ve de Serdar Yıldırım ve Kaan Kaya arasındaki galip son 16'ya ismini yazdıracak isimlerden biri olacak. Sol üst köşede Kaan Kaya. Sol üst kadrajda Serdar Yıldırım ve Kaan Kaya. Baş pehlivanlarımızın maçı devam ediyor. Karşılaşmaları devam ediyor. Diğer ekranlarımızda da büyük, orta ve başaltı boyunda güreşen pehlivanlarımız yer almakta. Evet, Serdar Yıldırım'ın bir göğüs çaprazı oldu. Oyun arayışları devam ediyor Serdar Yıldırım'ın. Alt boylarda da gerçekten nefes kesen karşılaşmalar devam etmekte. Serdar Yıldırım'ın künde girişimi mi var acaba? Şu an sarmadan, tek sarmadan bakalım nasıl bir oyun gerçekleştirecek. Serdar Yıldırım tecrübeli, Kaan Kaya karşısında. Evet, kündeden yaymaya çalışıyor. Evet,
Kocaeli İzmit'ten Farkom Mühendislik'ten Faruk Erdoğan bizleri izliyormuş. Selamlar. Serdar Yıldırım'ın oyun arayışları devam ediyor. Evet, baskısı devam ediyor. Kündeye girdi Serdar Yıldırım. Oradan yaymaya çalışıyor. Birazdan da muhtemelen baş pehlivanlık 3. tur kuralları çekilir. Fatih abi bak, annesi çocuğa baş pehlivan güreşi çekiyorsun. Senin solundaki kameranın orada tam önünde güreşiyor. Baş pehlivanlık güreşi. Versene abi onu. Ver onu abi. Adam bende desin, bana yakın desin. Bana yakın, ben alayım desin. Niye almıyorlar abi? O konuşamıyor, bu alamıyor. Fatih abi. Yani başa döndük ya. Vallahi billahi ya. Abi niye tutuşturuyorsun sence? Neden çocuk başka güreşi çekiyor. Abiciğim başka güreşi çekiyor. Beceremiyor. Ama önünde güreş desin ki ben güreşi zullasın ya da alsın güreşi. Bu güreş bende desin. Çünkü önünde 2 metre önünde güreş. 2 metre önünde ya, benim sonunda kameraman önünde ya. Adam çocuk nasıl beni oradan çekiyor orayı. Kaçırır tabii. Acılı zaten. İsmet abi değil, benim solumdaki kamera. İsmet abi sağımda benim. İşte bu abi, bu kadar abi. Fatih abi. Abi sana bir şey demiyorum. Bak kameraman demesi lazım. Demesen. Abi alsın, zoomlasın abi. Al, güneş benim önümde desin, zoomlasın. Evet, ekranlarımızda sol alt kadrajda Serdar Yıldırım ve Kaan Kaya'yı izliyoruz. Diğer kadrajlarımızda büyük orta ve başaltı boyunun pehlivanları var. Çanakkale Çan'dan Adem Damar bizleri izliyormuş. Ekin TV'den bizleri seyrediyorlarmış. Teşekkürler. Evet, Serdar Yıldırım'ın dış kasnak, dış paçadan bir keçi dikmesi oyunu gerçekleştirebilecek mi? Bakalım. Dış kasnak, dış paçadan kafayı da sıkıştırması gerekiyor. Baş pehlivanlarımızın Puanlama süreci için anons edildi. Çok tehlikeli bir yerde. Oyun var mıydı tam olarak? Oyun girişimi vardı Recep Tosun. Yani oyun Oyun olsaydı, eğer oyun içerisinde olsaydı devamını oyun boşalana kadar daha önceki yıllarda devam ederdi. Daha önceki yıllarda devam Aynı ediyordu. yönetmenin Yani talimatname devam ediyor mu acaba? onu bilmek, öğrenmek gerekir. Şu an puanlama sürecine geçecek. Baş pehlivanlarımız Yasu ve Bez ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hemen 10 dakikalık puanlama süreci Değerli devreye girecek. avukatımız Nusret Taş iyi yayınlar diliyor. Güreşi ekranlara verme noktasında vesile yapmış olduğunuz bazı görüşmeler ekrana geliyor ses demiş. Özür diliyoruz güreş severlerden ama her şey siz değerli güreş severlerimize en doğru açıları, en güzel yenişleri net olarak ekranlara getirebilme çabası ve gayreti affınıza sığınıyoruz. Tabii ki benim de bu noktada
biraz daha sakin kalabilme söz konusu ama bazen de bu tür hatalar yapabiliyoruz. Tüm güreş severlerden özür diliyorum kendi şahsım adına. Bu arada sol alt köşede Serdar Yıldırım'ın sadece ustası değil her şeyi. Mustafa Çelik yanındaydı. Bu anlama mücadelesi birazdan başlayacak. Sağ alt köşede de alt boyların puanlaması var. Sol üst köşede de öyle. Sol alt köşede Serdar Yıldırım Kaan Kaya. Kaan Kaya Yalova Altınova Belediye Başkanı Doktor Sayın Metin Oral'ın baş pehlivanı ve aynı zamanda Altınova Belediyesi'nin güreş antrenörü değerli kardeşim. Bu arada kardeşi Burak Kaya'nın da bugün doğum günü. O zaman biz de buradan doğum gününü kutlayalım Burak Kaya'nın. İnşallah ailesiyle, sevdikleriyle nice mutlu ve sağlıklı yıllara diliyoruz kendisine. Bu arada sağ alt köşede nihayet Tamer hocamız daha önce de bu kardeşimiz gerdanlamadan açmıştı rakibini ama tabii ki takdir onun, düdüğü çalan o. Baş pehlivanlık. Tek bir mücadele. Son 16. isim, 15 isim belli oldu. 16. isim Kaan Kaya mı, Serdar Yıldırım mı? Evet, Serdar Yıldırım'ın arayışları devam ediyor. Evet, bir tek dalma girişiminde bulundu Serdar Yıldırım. Evet, çok yetenekli, el becerisi, hüneri çok fazla bir baş pehlivan. Serdar Yıldırım Türk Yağlı Güreşi'nin şu anda kısmet giyen en genç baş pehlivanı, Sakarya Karapürçekli Ankara Aski Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Serdar Yıldırım. Sert elense Kaan Kaya'dan. Kasnağa uzandı sol eliyle. Paçaya uzandı. Dış kasnakta Kaan Kaya. Serdar Yıldırım koltuk altı arayışları içerisinde. Yusuf Can Zeybi'yi izler gibiyim. İkisi de Türk güreşinin gelecek yıldız isimleri. Sağlı sollu güreşebilen ender kabiliyetli baş pehlivanlardan biri. Serdar Yıldırım özellikle soldan çok iyi güreşiyor. Anlayacağınız tabirle söylemek istiyorum. Futbolda Sergen Yalçın neyse yağlı güreşte Serdar Yıldırım'ın hamleleri o. Soldan güreşebilen ender güreşçilerden biri. Yani futbol tabiriyle solak. Soldan güreşiyor. Ve de çok güzel koltuk altı geçebiliyor. Sağlı sollu. Böyle küçülerek çok güzel koltuk altı geçiyor. Er meydanı içerisinde müsabakası olmayan tüm pehlivanlarımız lütfen sizlere ayrılan bölüme geçelim. Sivil veyahut da kısmetli müsabakası olmayan pehlivanlarımız lütfen sizlere ayrılmış olan bölümlere Gömüldüğü iki geçelim. eliyle Serdar Yıldırım yine dizledi dış kasnakta Kaan Kaya. Zorluk derecesi hakikaten yüksek. Tecrübeli Kaan Kaya, genç yıldız, tempolu, agresif, hırslı güreşen Serdar Yıldırım. Sol eli yine kasnakta. Bakalım koltuk altından o aradığı boşluğu bulabilecek mi? O açıları kapattı. Kaan Kaya. Muhtemelen Kaan Kaya'ya bir ihtar
gelmek üzere Recep Tosun. Kulede de tecrübeli hakemlerimiz var. Bu mücadeleyi yönetiyorlar. Herhangi bir ihtar söz konusu mu? Benim tahminim kısa zamanda bir ihtar gelecek gibi Kaan Kaya'ya. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV, Facebook ortak canlı yayın ağıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı Kocaeli Gebze Hünkar Çayırı Er Meydanı'ndayız. Baş pehlivanlıkta son 16'ya kalma mücadelesindeyiz. Ekranın sağında Ankara Aski Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Serdar Yıldırım. Ekranın sonunda da tecrübeli baş pehlivan Yalova Altınova Belediyesi baş pehlivanı Kaan Kaya. Tekrar kasnaklardan boyundurukla dizletti. Dış kasnakta dış kasnağa yakaladı. Bir anda koltuk altından havalandırdı. Henüz puan yok. İlk maça uzandı. Birine girmek istiyor. Bakalım kurtarabilecek mi? Toparlanmak istediği payanda mı yaptı? Beline girdi. Henüz tam hakimiyet söz konusu değil Serdar Yıldırım özelinde. Değerli güreş severler havalandırdı. Bastırdı. Serdar Yıldırım adını son 16'ya yazdırdı değerli güreş severler. Çok güzel, müthiş bir puanlama güreşi izledik. Demin de dediğimiz gibi koltuk altından oradan iç kazığı bularak rakibi Bakın Kaan tam burada Kaya'yı havalandırıp indirdiğinde tam hakimiyeti yakalamış oldu. İşte tam burada Serdar Yıldırım biraz daha geriden alabilir miyiz? evet, biraz daha gerisi. Orada bir payanda söz konusu mu? Derslik niteliğinde bir görüntü ekrana gelebilir. Geriden alabilir miyiz tekrarını değerli yönetmenim? Orada bir payanda yaptı mı Kaan Kaya? Evet devam edelim. Devam edelim. İç kazıktan toparlanmak ise işte buradan sağ eli yerde sol eli payanda yapmış. Aslında orada düdük sanılabilir miydi Mustafa Bayram? Tekrar alabilir miyiz değerli yönetmenim? Biraz daha geriden alabilir miyiz? Ama Az önceki pozisyonda. tek kolla dönüş yapıyor. Yani diğer kolunu kullanmıyor. Ama sağ eliyle sol eliyle geçişler payandadır zaten. Ben- İki elini koyman. Ben şunu söyleyeyim sana. Orada eğer ki Bu benim şahsi fikrim. yok, bana göre alabilir dönüş miyiz? olsaydı zaten kulenin önünde yapılan bir güreş. Oradan da müdahale olunurdu. Başındaki hakemimiz de Şimdi gerçekten bakın buradan tecrübeli bir koltuk hakem. altından bir anda butladı. İç kazıktı eli. Kol bastıdan toparlanmak istiyor Kaan Kaya. Sağ eli yerde bakın. Oradan sol eliyle dönüş yapacak. İşte bu noktada payanda yaptım bakın. Tam burada işte. Evet baş pehlivanlarımız 3. tur kuralları için Evet, diyorsun sağ- Bayram? sağdan sola geçiyor, evet. Bir kez daha geri alabilir miyiz değerli yönetmenim? MHK Başkanı Mehmet Yılmaz bu konuda ne düşünüyor bana? Eğer WhatsApp'tan dönüş yaparsa sevinirim. MHK 3 üyeleri, numara Recep Kara. kule hakemleri bu konuda nasıl bir düşünce 7 numara içerisinde Necip Yıldırım. Onur Balcı kurasını çekiyor. Şu an sağ kol. 3 numara Onur Balcı. Semih bakın Turgut burada kurasını çekiyor. sağ eli yerde Kaan Kaya'nın Şimdi sol eline geçiş yaptı. İşte tam burada. Bu noktada Mustafa sanki payanda yapmıştım ama bu benim şahsi 16 fikrim. numara Mustafa Taş. Bilmiyorum değerli büyüklerimiz ne Nedim düşünüyorlar. Gürel kurası Kura çekiyor. çekimi başladı. Kura çekimine sizleri baş başa 8 bırakalım. numara Nedim Gürel. Süleyman Aykırı kurasını çekiyor. 12 numara Süleyman Aykırı. Arif Akın kurasını çekiyor. 6 numara Arif Akın. Serhat Gökmen kurasını çekiyor. 10 numara Serhat Gökmen. Yıldıray Akın kurasını çekiyor. 5 numara Yıldıray Akın. Hasan Zeybek kurasını çekiyor. 15 numara Hasan Zeybek. Fatih Aklı kurasını çekiyor. 4 numara Fatih Aklı. Ali Gürbüz kurasını çekiyor. 2 numara Mustafa Doğan Özkaya kurasını çekiyor. 11 numara Mustafa Doğan Özkaya ve Serdar Yıldırım kurasını çekiyor. 9 numara Serdar Yıldırım. Evet baş pehlivanlarımız hemen yağlarımızı alalım.
Röportajı var mı Hacı abi? Röportajı var mı? Abi benim sesim, bak söylüyorlar, ne diyorlar, bir dakika. Benim sesim ekrana az geliyormuş, yorumcum... Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Yaklaştım, ben sessiz açtığım anda patlatıyor, anladın mı? Sen oradan yattın Kaya. Ben kısıyorum biraz seni orada. Evet değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Baş pehlivanların son 16 kapışmasıyla tekrar Kocaeli Gebze Hünkârçayır Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası ama. Çok kısa. Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz Ali Gürbüz Bey, Recep Kara Fatih Ak'la, Yıldıray Akın, Arif Akın'la, bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum. İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486 3900'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum. Yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum bakın, yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var. Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene, 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz, sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 3900. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani dünyanın, Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen, yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin parseli yapılmış. Yani yollar belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem neydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun
Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a Teşekkür inşallah. Ama inşallah. gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, işte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var Evet. buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz. Güreş yapıyor Süleyman Aykırı, Sakarya Hendik. Yalova Belediyesi'nin pehlivanı bugün burada Özön Alüminyum Volkan Özön adına güreş yapıyor. Evet, daimi izleyicimiz Ali Mercan ve torunu Hamza Mercan bizleri izlemiş. Selamlar. Hürmetle ellerinden öperiz. Teşekkür ederim. Tokat Erbaa Belediyesi'nin pehlivanı bugün burada Uzun kardeşler otolastik sahibi Kazım Uzun adına güreş yapıyor. Onur Balcı, Tokat Erbaa. Zonguldak Ereğli, Yanaşlı, Yörükköy'ü güreşleri tertip komite başkanı Kasap Sinan Evet, ekranları başında Hasan Zeybek, ki sevgili seyircilerimiz Hasan Zeybek anons edildi ve 2022 yılı Kırkpınar Baş Pehlivanı Mustafa Taş. Bu arada 26 Haziran'dan sonra Türkiye Avcı Güreşi'nin Kara Şimşeği Cengiz Han Şimşek çayırlara dönüyor. Değerli güreş severler. Tur kurasını çektiler. Sizlerden bir moral alkışı istiyorlar. Alkışlar sizden, güreş severlerden. Atına bin, çekmezse kısra kutansın. Evet, 26 Haziran itibariyle sahalara dönecek olan Cengiz Han Şimşek baş pehlivanımıza inşallah bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Bu arada 30 Haziran'da Bursa Kabul Baba'da ilk kez kısmeti giyecek. Biz de canlı olarak ekranlara getireceğiz. Hem Koza TV hem Lider Haber hem de Ekin Türk TV olarak Cengiz Han Şimşek'in çayıra çıktığı ilk organizasyon olacak. Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Yağlı Pehlivan Güreşleri. Evet, bir kez daha eşleşmeden anons eder misin değerli Mustafa Bayram? Cazgırlarımızın nidalarıyla baş pehlivanlarımız salavatlandı. Ali İhsan Batmaz, rakibi Ali Gürbüz. Recep Kara, rakibi Fatih Atlı. Yıldıra Yakın, rakibi Arif Akın. Mecit Yıldırım, rakibi Nedim Gürel. Serdar Yıldırım, rakibi Serhat Gökmen. Mustafa Doğan Özkaya, rakibi Süleyman Aykırı. Onur Balcı, rakibi Semih Turgut. Hasan Zeybek, rakibi Mustafa Taş olmak üzere eşleşmeler yapıldı. Bakalım çeyrek finale ismini yazdıracak baş pehlivanlar kimler olacak? Hep beraber zevkle ve merakla izleyeceğiz, seyredeceğiz baş pehlivanlarımızı. Burada tabi dikkat çeken karşılaşmalar var. Özellikle Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen arasındaki karşılaşma benim dikkatimi çekiyor. Recep Kara ve Fatih Atlı arasındaki karşılaşma ve Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz arasındaki karşılaşma benim dikkatimi çeken karşılaşmalar. Bakalım genç baş pehlivan Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz karşısına nasıl bir performans sergileyecek? Aynı şekilde Serdar Yıldırım, usta ve tecrübeli baş pehlivan Serhat Gökmen karşısına nasıl bir performans sergileyecek? Mustafa Taş ekranlarda Türkiye Avcı Güreşi'ne taş gibi geldi adeta. Kayalar gibi yuvarlandı ve baş altından Kırkpınar'da başa çıktı. Bir yıl sonra da final ve baş pehlivanlık altın kemeri. Dolayısıyla genç nesile ilham kaynağı oluyor. Mustafa Taş genç bir pehlivanın neler yapabileceğini ispatladı Mustafa Taş. Bu arada Faruk Güngör Muğla Köyceğiz'den iyi yayınlar diliyor. Değerli kardeşime selamlar yolluyorum. Kamil Ceylan himayelerinde 30 Eylül günü Muğla Köyceğiz Er Meydanı'nda canlı yayında olacağız. Değerli güreş severler. Bekliyoruz diyor.
Gürel ekranlarda. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Serdar Yıldırım'la birlikte Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı da aynı kadrajda. Süleyman Aydır'ın Ve rakibi mücadele başladı. Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya da geçen seneden beri performansı gerçekten üst düzeyde. O da demin saydığımız isimler arasında yer alıyor. Unuttuk sanmayın sayın seyirciler. Kürşat Korkmaz, Furkan Durmuş Altun, Serkan Yıldırım, Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz, Mustafa Batu, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz gibi isimler inşallah 2023'te gerçekten başpehlivanlık güreşlerinde çok etkili güreşler yapacaklar, mücadeleli güreşler yapacaklar. Yani 2022'deki yaşadığımız heyecanı inşallah 2023'te de yaşayacağız umuduyla. Evet. Evet, mücadeleler başladı. Sol üst köşede Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz. Sağ üst köşede Nedim Gürel, Mecit Yıldırım. Mecit Yıldırım sağ üst köşede. Sol alt köşede Recep Kara, Fatih Atlı. Sağ alt köşede Hasan Zeybek, Mustafa Taş. Sağ üst köşede Mecit Yıldırım, Nedim Gürel. Mecit Yıldırım, evet, Mecit Yıldırım. Nedim Gürel kapışması sağ üst köşede. Bu güreşin dışında da Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen mücadelesi var. Selam ve saygılar sunarım. Safran Sancaklı, Kocaeli Milletvekili. Bu arada Nedim Gürel sağ üst köşede bir anda dış kasnaktan tırpanlamak istedi ama kendi de sağ kalçası üzerinde ancak toparlanabildi. Mecit Yıldırım'la bir kez daha aynısını denedi, uzak kaldı. Sağ üst köşede erken galibiyet arıyor iki başpehlimanda. Bir kez daha dış kasnakta sol kalçasının üzerine düşürdü Nedim Gürel. Sağdan denedi iki kez, bu kez sola dönüşte sırt aşağı yenebilirdi. Mecit Yıldırım iyi toparladı. Sol üst köşede Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz. Recep Kara, Fatih Atlı sol alt köşede. Hasan Zeybek, Mustafa Taş sağ alt köşede. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen mücadelesi de devam ediyor. Hangi güreş biterse hemen onu koyacağız değerli güreş severler. Bir septirme. Evet, açtı Nedim Gürel sağ üst köşede. Septirme yaptı. İç kazıktan adını çeyrek finale yazdıran ilk isim oldu. Nedim Gürel değerli güreş severler. Ve 8 numaralı hakemin önünde de Serdar Yıldırım. Serhat Gökmen mücadelesi değerli güreş severler. Kıran kırana ateş çıkıyor, ateş. Şimdi ekranlara gelecek. 8 numaralı hakemin önünde. Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz mücadelesi ekranlarda.
adını çeyrek finale yazdıran ilk baş pehlivan Nedim Gürel oldu. Evet, sağ üst köşede Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen kapışması. Değerli güreş severler, sol üst köşede Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz, sol alt köşede iki Karadenizli, Samsunlu Fatih Aklı, Ordulu Recep Kara, sağ alt köşede de Hasan Zeybek, Mustafa Taş kapışması ekranlarda. Evet, Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen arasındaki karşılaşma bu turda gerçekten dikkat çeken bir karşılaşma. Serdar Yıldırım Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanımız, karşısındaki Serhat Gökmen usta, tecrübeli bir baş pehlivan. Bakalım Serdar Yıldırım nasıl bir performans sergileyecek? Tecrübeli baş pehlivan Serhat Gökmen karşısında. İkisi de kasnak ve paça arayışlarında bulunan baş pehlivanlar. Hemen hemen ikisinin de stili birbirine benzer. Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen'in stilleri hemen hemen birbirine benziyor. Çünkü ikisi de kasnak ve paça oyunlarını arayan baş pehlivanlar. Bu arada Ali Gürbüz Can Kazık'tan rakibini bastırdı Ali İhsan Batmaz'ı. Toparlanmak istiyor künde pozisyonunda Ali İhsan Batmaz. Toparlandı. Ali Gürbüz bırakmıyor kastaktan. Sol üst köşede paçalara uzandı Ali İhsan Batmaz. Dış kasnakta Ali Gürbüz. Değerli güreş severler, yan kazıkta Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen mücadelesi sağ üst köşede yerde. Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz mücadelesi de sol üst köşede yerde. Bir kas kanadı sol üst köşede Ali Gürbüz'den. Sol kalçasına düştü bakalım. Bir anda kas kanadı dinlerken sol kalçasının üzerine düştü. Hakem Hakan Dede devam diyor. Sol kalçasının üzerine düştüğü orada bir açılma söz konusu mu? Serdar Yıldırım da sağ üst köşede bir sakatlığı söz konusu. Mücadeleler devam ediyor. Bir kas kanadı arayışı içerisinde Ali İhsan Batmaz. Paçalarda Ali Gürbüz. Yorgun Ali Gürbüz güçlü fiziğiyle Ali İhsan Batmaz çıkışını devam ettirebilecek mi? Kas kanadıyla Ali İhsan Batmaz parıldamaya, ışıldamaya devam ediyor değerli güreş severler. Antalya Korkuteli Posovalı Ali İhsan Batmaz, Megastar Ali Gürbüz'ü kas kanadıyla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ikinci isim oldu. Bakın bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Bugünün flash galibiyetini elde etti. Ali İhsan Batmaz çok güçlü bir şekilde yüklendi. Megastar Ali Gürbüz bile onun bu güçlü kas kanadına direnemedi. Mustafa Bayram, sen neler söyleyeceksin? Senin az önce zikrettiklerin herhalde Ali İhsan Batmaz'ın kulağına mı gitti? Nedir? Bugün çıkış yapması gerektiğini söyledi. Bu arada Mustafa Taş da adını çeyrek finale yazdıran dördüncü isim oldu değerli güreş severler. Bugün çıkış yapması gerektiğini söyledin ve de sanki seni duymuş gibi bugün çok ciddi bir rakibi yani Megastar Ali Gürbüz'ü bugün burada mağlup ederek. Bakın Mustafa Taş tek dalmış oradan. Boyundurukla karşılık vermek isteyen Hasan Zeybi'yi sırt aşağı yenmiş. Evet. Bir Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş eşleşmesi çeyrek finalde bekliyor musun Mustafa Bayram? Vallahi artık bu saatten sonra Ali İhsan Batmaz'ı kim sırtlamaz mı diyorsun? Yani burada Megastar Ali Gürbüz'ü yendikten sonra herhalde Faruk Akkoyun gibi güçlü bir ismi yendikten sonra artık bugün burada yani çatırlar yani güreşler.
İnşallah çok güzel güreşler izleyeceğimizi umuyorum. İnşallah. Serdar Yıldırım'ın tedavisi devam ediyor. Baş pehlivanlarda Süleyman Aykırı, Mustafa Doğan Özkaya, Fatih Atlı, Recep Kara, Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım mücadelesi. Fatih Atlı, Recep Kara ekranlarda. Sağ üst köşede Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım'ın tedavi olmasını bekliyor. İki dakikalık bir süreç var, bunu da söyleyelim. 2 dakikayı geçerse hükmen mağlup oluyor Serdar Yıldırım. Şu an meydan başhakimi Olga İnce de meydan hakemi Osman Albayrak'a saat tuttun mu diye telkinde bulundu. İki Karadeniz'in iki yiğit cengaveri Ordu Ünyeli Recep Kara, Samsun Ladikli Fatih Atlı. Şimdi de Arif Akın mücadelesi ekranlarda. Yıldıray Akın'la Kocaeli Gölcük Belediyesi baş pehlivanı Yıldıray Akın sol üst kadrajda. Aynı anda Onur Balcı mücadelesi de kadraja geldi. Bu şekilde devam edebiliriz. Mustafa Doğan Özkaya, Serdar Yıldırım mücadelesi sol üst kadrajda. Sağ alt kadrajda da Yıldıray Akın, Arif Akın mücadelesi. Şimdi şöyle bir bilgilendirme yapalım. Yani çok aslında önemli değil ama sağ üstte Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen. Sevgili misafirler, Gebze için ikindi namazı vakti. şöyle bir bilgilendirme yapalım. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük doğumlu. Arif Akın da Kocaeli Karamürsel doğumlu. Her ikisinin de soy ismi Akın. Buradan bir bilgilendirme yapıyorum. Herhangi bir akrabalıkları yok. Evet. Sadece rakipler, aynı bölgenin insanı. Evet, bu arada ezanı Muhammediye okunmakta ve dünya yerküresinde öyle bir spor dalı var ki gurur duymanız gereken, bir Türk olarak, bir İslam'la şereflendirilmiş ümmet olarak ezanı Muhammed okunup ara verilen tek spor dalıdır atasporumuz güreş. Ne kadar gurur duysak az. Allah Allah nidalarıyla yükselen ve Allah derman versin dilekleriyle de devam eden 700 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesi atasporumuz yağlı güreş. Ezanı Muhammediye'de esnasında şu anda huşu içerisinde pehlivanlarımız ezanı Muhammediye dinlemekteler. Biz de eşlik edelim dilerseniz. Evet, sağ üst kadrajda Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen doğru. Onur Balcı, Semih Turgut. Sol üst kadrajda, sol alt kadrajda Recep Kara, Fatih Atlı. Sağ alt kadrajda Arif Akın ve Yıldıray Akın'ı görmekteyiz. Çeyrek finale kalma mücadelesi devam ediyor. Çeyrek finale kalan isimler Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel. 3 isim belli oldu. Geriye 5 isim kaldı. Bakalım hangi başpehlivanlarımız çeyrek finale isimlerini yazdıracaklar. Evet, ezanı Muhammed bitti ve güreşler kaldığı yerden devam ediyor.
Bu arada Serdar Yıldırım muhtemelen kaş bölgesi açılmış. Geçmiş olsun diyoruz Türkiye Halı Güreşi'nin parlayan yıldızına. Ama bugün bir Ali İhsan Batmaz rüzgarı esiyor ki durdurana aşk olsun, bakalım kim dur diyecek. Hep beraber izleyeceğiz merakla. Çok kıymetli güreş severler, değerli protokol, toz koparan final, ayak final. Şimdi Recep Tosun, yani Gebze Belediyesi'ni de kutluyorum. Normalde bir haftadır hava muhalefeti gözüküyor ama her şeye rağmen risk alarak son ana kadar iyi hazırlandılar. Bu organizasyonu ertelemediler ve de Allah-u Teala da yapmaları için nasip eyledi yani. Gerçekten organizasyonu yapan, emeği geçen A'dan Z'ye herkesi de kutluyorum, tebrik ediyorum. Yaşar Tençe, Mellitaş iyi yayınlar diliyor. Cengiz Şimşek bu sene yok mu demiş Ömer Tuna. 26 Haziran'dan sonra güreşiyor. İlk kısmetini Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Babayer Meydanı'nda giyecek. Yarı finale kalan, çeyrek finale kalan isimleri bir anons eder misin Mustafa Bayram? Evet. Nedim Gürel başta olmak üzere Ali İhsan Batmaz. Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel ve Mustafa Taş olmak üzere 3 isim belirlendi. Geriye kalan 5 isim de şu an mücadele esnasındalar. Bakalım çeyrek finale hangi isimler kalacak? Serdar Yıldırım mı, Serhat Gökmen mi, Arif Akın mı, Yıldıray Akın mı? Recep Kara, Fatih Atlı, Onur Balcı, Semih Turgut arasındaki müsabakalar devam etmekte. Onur Balcı, Semih Turgut arasındaki müsabakada devam ediyor. Bu arada Serdar Yıldırım'ın girişimleri var, arayışları var. Her iki baş pehlivanımız da aynı stilde hemen hemen güreş yapıyorlar. Kaslak ve paça arayışları. Recep Kara'nın da Fatih Atlı'ya bir üstünlüğü var. Öyle gözüküyor. Birkaçtır sahanın dışına doğru rakibini sürüyor. Sol üst kadrajdaki güreş Süleyman Aykırı, Mustafa Doğan Özkaya arasında devam ediyor. Mustafa Doğan Özkaya sol üst kadrajda, iç kazık. İç kazığa yöneldi sol üst kadrajda, her an iç kazıktan sonuca ulaşabilir. Mustafa Doğan Özkaya rakibi Süleyman Aykırı'yı 54 bakalım Lüleburgaz 244 plakalı araç. Aracı bir oyun tatbik edecek mi? Ön kadrajda da Onur Balcı mücadelesi var. Baş altı pehlivanları, kurallarınız sizlere ayrılan dinlenme yerinde çekilmektedir. Baş altı pehlivanları sizlere ayrılan dinlenme yerinde kurallarınız çekilmektedir. Baş altı pehlivanlarına duyurulur. Tekrar ediyorum. Bu arada Serdar Yıldırım sağ üst köşede kas kanadı arayışı içerisindeyken bir anda iç kazığa yöneldi. Yine Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen mücadelesi bir anda kızıştı. Kasnak kasnağa iki baş pehlivanda risk aldı. Bir anda güreş karıştı, açık düşebilirlerdi ama çok kıvraklar, çok meziyetliler, çok yetenekliler ikisi de. Evet, sağ üst köşede uzak kadrajda Mustafa Doğan Özkaya, Süleyman Aykırı'nın bir sakatlığı söz konusu. Uzandı. Sağlıkçılar sanırım davet edilecek. Sağ üst köşede bütün gözler. Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen mücadelesi. Yaydırdı soldan. Yer güreşini benimsiyor bu dakikalarda. Manavgat güreşlerinde çift sarma çift kuleden
Çok kıymetli güreşler. itirazları vardı. Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım mücadelesinde. Bugün kozlarını paylaşıyorlar. 4. tur çeyrek final. Bu arada Recep Kara'nın da Fatih Atlı'ya bir üstünlüğü var. Her an Fatih Atlı'ya bir ihtar gelebilir Kule hakem heyeti tarafından. Antalya Seyik, Emre Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Şile Yaka Mahallesi Muhtarı Sayın İhsan Çelik adına Serhat görüşüyor. Gökmen yine sağdan yaydırıyor. Yıldır'a yakın Arif Akın mücadelesinde de güreş yerde bir kas kanadı arayışı içerisinde mücadele ayakta devam ediyor. Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sol üst köşedeki mücadelede yerde devam edecek. Mustafa Tayyip Küçük, Çorum, İskilip, Kırköy. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen mücadelesi sağ üst kadrajda yerde devam ediyor. Osman Albayrak yönetiyor bu zorlu kapışmayı. Osman Albayrak da gerçekten Sarmayı çiftledi. Manavgat'taki gibi aynı. Çiftledi. Bakalım oradan toparlanmak istiyor Serdar Yıldırım. Çift sarma. Evet, kendisi aynı zamanda Ama çift kule şu an için yok. Yaydırmak için evet sarmayının birini boşaltması gerekiyor. Boşalttı. Evet, şimdi boşaltması gerekiyor. Yine baskıyı kurdu. Akşamlar inşa sahibi. Sağdan sarma gerdanlamada. Evet. Yine aynı yeniş. Yine aynı yeniş ama orada çift sarma çift kile itirazı vardı. Çok net bir şekilde çift sarma tek gerdanlamadan sırt aşağı yenerek bu arada Mustafa Doğan Özkaya da bele girdi. Sağ ayağına da iç tırpanı denedi. Toparlandı. Süleyman Aykırı tekrarını bir daha alacağız. Samsun Havza. Kaşı çok fena açılmış Serdar Yıldırım'ın. Geçmiş olsun diliyoruz. Evet, sarma kuleden Mustafa Doğan Özkaya da adını çeyrek finale yazdıran 6. isim oldu. Düzeltiyorum, 5. isim oldu değerli güreş severler. Elini öpüyor Süleyman Aykırı ustasının. Arabistan'dan getirdik. Mustafa Doğan Özkaya çeyrek finalde. Serhat Gökmen çeyrek finalde. Şahin'de küçüktün Tekrarını birazdan ekranlara getireceğiz. Korkma pehlivanım korkma. İşte bakın. Meydan senindir. Allah Allah. Soldan sarmada, sağdan sarmayı da büyük orta çeyrek finaline yetiştirmiş. Gerdanlama küleyle net bir galibiyetle Serhat Gökmen çeyrek finalde ve yine sağdan sarma küleyle rakibini yenen Mustafa Doğan Özkaya çeyrek finalde. 3 çift kaldı çayırda. Meydandaki yerleriniz alınız. Yıldır'a yakın Arif Akın, Recep Kara, Fatih Atlı ve Onur Balcı, Semih Turgut. 3 çift kaldı. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV, Facebook ortak canlı yayın ağıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı Hünkar Çayırı'ndayız. Başaltı pehlivanlarımız çeyrek final müsabakaları için her meydanında yerlerinizi alınız. Başaltı pehlivanlarımız haydi koşma. Bu arada Yıldır'a yakın Arif Akın mücadelesi Kulevar'dan izliyor. Bir estantane mi oldu acaba? Ekranın sağında Recep Kara, Fatih Atlı mücadelesi de çayırın dışına kadar taştı. Devam kararı verdi. Recep Kara, Fatih Atlı'ya karşı bir üstünlüğü var. Pehlivana pasif güreşlerinden dolayı kule hakemliğimizce bir ihtar verilmiş. Kule hakem heyeti tarafından Fatih Atlı'ya bir ihtar geldi. Sağ kadrajda Fatih Atlı, Recep Kara, orta kadrajda Arif Akın, Yıldır'a yakın karşılaşması. Sol kadrajda da Onur Balcı Başlayacağız. 4 boyda derece kendini hemen ve Semih Turgut karşılaşması devam etmekte. minik bir boyda Doğukan Karakuş, Atakan Mehmet Karakuş, Yusuf Tosuncuk, Ömer Gökdemir. Minik 2 boyda Müsabakalarında Arif Akın Pehlivan'a kule hakemliğimizce pasif güreşlerinden dolayı bir ihtar verilmiştir.
minik 2 boyda Başpehlivan Arif Akın'a da bir ihtar geldi kule hakemi heyeti tarafından. Reşitoğlu, Teşvik 1 boyda Aydıncan Gülüşra, Mustafa Yanmaz, Gökdeniz Alperenoğlu, İbrahim Balta, Teşvik 2 boyda Muhammed Mustafa Kalyon, Fahrettin Adil Çelik, Ferhat Duman, Faruk Çiftçi. Büyük orta ve başaltı pehlivanlarımıza 4. tur için salınıyorlar. Sahnenin yan tarafına davet ediyoruz. Değerli sporcularımızı birazdan ödül törenine geçeceğiz 4 boyda. Hızlı bir şekilde 4 boyda dereceye giren sporcularımızı sahnenin yan tarafına bekliyoruz. Evet, şimdi ödül töreninde sporcularımızdan ricamız tişört, başka bir şey üzerinizde olmasın. Sadece güreş kıyafetinizle ödül alacaksınız. Onun dışında kürsüye çıkmak yok. Bilginiz olsun. Sevgili sporcular. Yıldıray Pala, başaltı pehlivanımız Yıldıray Pala. Çok acele Erdoğan'da bekleniyorsunuz. Evet, bu arada Yıldıray Akın Arif Akın'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 6. isim oldu. 2 mücadele kaldı çayırda. Güreşin kıyafeti dışında kürsüye almayacağız. Bilginiz olsun. Ona göre kıyafetlerinizi düzenleyin arkadaşlar. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler, başaltı çeyrek final 8 pehlivan. İstanbul Çatalca Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yıldıray Pala. Canlı yayın kabinimize konuklarımız geldi. Mücadeleler devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Marmara Eloksan Şirketler sahibi Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Kıyı, Ordu Kumru. Canlı yayındayız. evet, şu anda canlı yayındayız. Değerli güreşseverler, baş pehlivanlıkta Antalya çeyrek finale kalma mücadelesinde 2 çiftimiz kaldı. Recep Kara mı, Fatih Aslı mı, Onur Balcı mı, Semih Turgut mu? Değerli güreşseverler, Lider Haber TV, Ekim Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla canlı yayın kabinimizde 2 önemli ismimiz var. Bu güreşlerin baş mimarı, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, hani hep diyoruz ya, yerli ve millilik noktasında tek bir adım dahi geri adım atmayan, Kocaeli Körfezi, Kocaeli Gebze'nin çalışkan, güler yüzlü ve mütevazi belediye başkanı Sayın Sündür Büyükgöz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün spor adına burada güzel bir etkinlik var. 28.sini düzenliyoruz geleneksel yağlı güreşlerimizin. Ama en önemlisi de nerede yapıyoruz bu işi? Fatih'in otağında, Hünkar Şairinde. Fatih Sultan Mehmet burada vefat etti ve dolayısıyla onun hatırasını burada yaşatmak, ruhunu şad etmek, kendisine layık bir evladı Fatihan olabilmek için gayret gösteriyoruz. Evet, bu arada çok değerli Gebze Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Öztürk. Efendim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnce Meydanı Fatih Sultan Mehmet Han otağındayız. Duyguları nelerdir Sayın Başkanımızın ev sahipliğinde? Buyurun efendim. Fatih Türk tarihinin en önemli padişahlarından birisi ve burada Gebze'miz için de kimliğimizi, Gebze kimliğini oluşturan ana unsur. O nedenle belediye başkanımızı hem tarihi mekanda hem de Türk milletinin geleneklerine uygun sporda bir araya getirip müşterek çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanımız açılış konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. Bütün Türkiye dinledi. Dedi ki spor sadece futboldan ibaret olmadığını biz birçok branşları destekleyerek ortaya koyduk dedi. Doğrudur. Bu cümleden olmak üzere siz daha geniş elfazede bu cümleyi nasıl tanımlayabiliriz efendim? Bir devlet erkanı olarak. Buyurun. Şimdi bildiğiniz gibi futbol oyuncudan çok seyirci ağırlıklı bir spor. Seyirciler spor yapmıyor. Sadece seyrediyorlar.
Oysa birçok spordaki atasporumuz olan güreşte birebir insanların bedeni çalışması var. Sağlıklı olmayı, düzenli olmayı getiren unsurlar var. Bir adım daha ileriye atalım. O da her spor dalının kendi milletlerinin geleneğiyle birlikte genişlediğini, büyüdüğünü, yaygınlık kazandığını görürüz. Güreş de Türk milletinin tarih boyunca yaptığı ana spor dalı. Dolayısıyla güreşin her adımında, her kuralında, her ortamında Türk milletinin değerleri var. Güreşçilerin kimliği, kişiliği de, ahlakı da, terbiyesi de Türk milletinin her şeyini, geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini yansıtır. O yüzden bu alana değer veren, yatırım yapan belediyemizi, değerli başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Evet, Sayın Başkanımız ayrıca Sayın Zinnur Büyükgöz, Sayın Kaymakamımız burada, devletimiz burada, dolayısıyla tam 60 bin gencimizin spor yapabilecek bir altyapıya, tesislere hakim olduğunuzu ortaya koyduğunuz bu bir ilçe olarak çok büyük bir aslında zafer. Yani siz gençlerimizi, şu mesaj çok önemli. Sokaklardan, sosyal medyalardan biz gençlerimizi arındırmak ve ebeveynlerinin 10 yaşına gelmiş çocukları spor yapabilme noktasında bizlere teslim etsinler dediniz. Neler söylemek istersiniz efendim bu doğrultuda? Bir kez daha. 10 yaşındaki çocuklarımızla alakalı şu kıssası konuyoruz. Diyoruz ki her 10 yaşına gelmiş evladımız en az bir spor dalında lisanslı sporcu olsun. Yani mutlaka bir spor dalında lisanslı sporcu olsun ve spor yapsın. Niye? Sokağın tehlikelerinden, uyuşturucudan, başka tehlikelerden, sosyal medya çukurlarından mutlaka kendini korusun diye. Bunu spora sadece spor altyapısıyla bırakmıyoruz. Mesela biz sporu çeşitlendirirken işte ultra trail maratonunu yaptık. Bu sene ikincisini yaptık. Daha bisiklet sporunu yaptık. İlk defa Gebze'de yaptık. Yine geçen hafta off-road müsabakalarını düzenledik. Dolayısıyla Gebze'mizde sporun çeşitliliğini artırıyoruz. Yani 2019 yılında 7500 gencin spor altyapı imkanı varken bugün 60 bin gencin spor altyapı imkanını sağlamış olduk. O hareket alanlarını büyüttük. 24 tane ilave konsept parklar dediğimiz parklar inşa ettik. Böylelikle evlatlarımıza okullarımızda, parklarımızda birçok spor dalını onlara sunduk. Bununla beraber biz diyoruz ki evet bir spor dalında lisanslı sporcu olsun ama aynı zamanda yazılımda, kodlamada, bilişimde, teknolojide de onları en güzel şekilde yetiştirmek için mutlaka mesela önümüzdeki ay gençlik merkezi açacağız. Günde 2000 genç oradan istifade edecek. 41 branşta orada karşılık bulacaklar. Biz evet tarihimizi, kültürümüzü, örfümüzü, inancımızı onlara aktarmalıyız. Ama ahlaki değerlerimizi, manevi değerlerimizi ve ulusal kimliğimizi de onlara aktarmalıyız. Aksi takdirde hangi vatanı, hangi duygularla sahip çıkacağını eğer öğretmezsek bu gelecekte bizim için hiç de iyi bir sonuç getirmeyecektir. Burada bugün yağlı güreşi icra ediyoruz ama bu alan Hünkârşehir'i 195 dönüm arazi Gebze Belediye'mize tahsisini, katı tahsisini almış durumdayız. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin yatırımı olarak da burada 110 dönümlük kısmına Avrupa'nın en büyük dijital müzesi inşa edilecek. Diğer taraftan tarih koridoru, tarih koridoru, tarih panoraması çalışmalarıyla beraber burası önemli bir turizm destinasyon bölgesi olacak. Ama aynı zamanda 85 dönümlük alanda da burada etnospor dallarıyla alakalı bir kompleks inşa edilecek. Dolayısıyla hem atasporlarımız, evet ekranda gördüğünüz orası Hünkar Otağı. Yani orası dijital bir müze olacak. Avrupa'nın en büyük dijital müzesi olacak. Otağı şeklinde bir mimarisi var. Sadrazam çadırı diğer birimleriyle beraber bir defa 110 dönümlük kısmında tarih yaşayacak. Burada tam amaçlanan aslında gençlerimizi geleneklerinden uzaklaştırmadan tabii ki gençlerimize dün kimdi bu çocuklar? Neyi devralıyoruz? Yani geçmişimiz neydi? Neyi devralıyoruz ve
bugün neyi korumamız gerekiyor, geleceğe de neyi devretmemiz gerekiyor şeklinde soruların cevabını burada onlarla Açılış buluşturacağız. konuşmasında dediniz ki kim dediğinizde benim diyerek öne atılacak Kim gençler. var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençliği yetiştirmeliyiz. Çünkü gerçekten günümüz teknolojisinin getirdiği sorunlar var. Yani evet haber alma rahatlığı, bilgiye erişme rahatlığı ama bununla beraber de kültürel dezenformasyon konusunda bir yozlaşma söz konusu. İşte bizim bunu onlara sunacağımız altyapılarla, kültürel altyapı, sportif altyapı ve teknolojik altyapı ile beraber onları yeniden tarihine ve kimliğine uygun bir şahsiyet olarak yetiştirmek gerekiyor. Biz tüm toplantılarımızda anne ve babalara şu çağrıyı yapıyoruz. Çocuklarımızı en iyi okullarda okutacağız. En iyi imtihanları geçmeleri için çaba göstereceğiz. Bilim ve bilden geri bırakmayacağız. Bilim, teknolojide, sanayide en iyisini yapacağız ama aynı zamanda ahlaki değerlerle, kültürel değerlerle, tarihi değerlerle donanımlı bir genç olarak da yetiştireceğiz. Bunu da yapmak için ara faaliyet olarak da onun vücudunun gelişmesi, kimliğinin olgunlaşması için de spor dalını ona kazandırmalıyız. Kendi vücut yapısına, kendi kabiliyetine bağlı olarak hangi sporu en iyi yapabilecekse onu sunmalıyız. Ve bunlar da Gebze'de haiz yani. Aynen şu anda Gebze'de 41 branşta biz spor imkanını gençlere sunmuş olacağız. Bakın biraz önce ifade ettiğim daha önce hiç yapılmayan işte off-road müsabakalarını yaptık. Daha önce hiç yapılmayan ultra trail maratonunu yaptık. Daha önce hiç yapılmayan başka dağ spor, bisiklet sporunu yaptık. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa serebral palsili çocuklarla alakalı müsabaka düzenledik. Bakın sadece Türkiye'de ilk demiyorum, dünyada da ilk. Her 16 ilden gelen çocuklarımızın her birine özel bisiklet tasarımı gerçekleştirildi. Onlar imal edildi ve onlar müsabakaya alındı. Yani dünyada ve Türkiye'de serebral palsili çocuklarımızla alakalı ilk bir müsabakayı gerçekleştirdik. Burada bütün bunları niye yapıyoruz? İşte her katmandan gencimizin, ailemizin kendine karşılık bulacağı yüzme spor ile alakalı havuzumuz hizmete girdi. Kapalı spor salonlarımız hizmete girdi. Curling sporunu başlatacağız. Bu ve buna benzer mesela her bir okulumuzun bahçesine masa tenisi masaları koyduk. Dış mekan. Aynı zamanda ayak masa tenisi masalarını koyduk. Açık parklara bunları koyduk. Dolayısıyla gençlerimiz sadece ve belli mekanlarda masa tenisi yapar olmaktan çıktı. Parkta da yapıyor, okulda da yapıyor veya birçok alanda bunu gerçekleştiriyor. Evet şimdi Kaymakamım Mehmet Ali Özit'e dönmek istiyorum. Şimdi öyle bir cümleler vardır ki hem düstur niteliğinde hem de Türk üniversitelerinde barındıran cümleler var. Nasıl ki bir ağacı köklerinden ayırdığınız ayakta kalamazsa bir gençliği bir nesli de ayakta kalamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini geniş tartışması değerlendirin nasıl okuyalım? Başkadır. Şimdi Başkadır güneşte. Gebze'mizde merkezi devletin yani bakanlıklarımız ve yerel yönetimde de Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi her birisi alanında hem işlerek çalışıyor, koordineli hem de kendi arasında kendi alanını çalışıyor. Bunları da sonra bir araya getirip sonuca gidiyoruz. Dolayısıyla bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ayrı ayrı faaliyet yürütüyor ya da Gençlik Spor Müdürlüğümüz ayrı faaliyet yürütüyor tarzında değil, her birisi birbirini tamamlıyor. O nedenle bizim Gebze olarak amacımız Türk milletinin değerleriyle, kimliğiyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, inancıyla, diliyle, lisanıyla geleceği görüp gençleriyle beraber kendisi kalarak, kendi değerleriyle övünerek, kendi değerlerini bünyesinde taşıyarak başka milletlerin karşısında ezilmeden, büzülmeden dimdik ayakta kalıp ama başarılı olacak doğal olarak. Tüm hedefimiz o.
devletimizin gayesi de o, Cumhurbaşkanımızın gayesi de o. Yerel yönetimdeki hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem Gebze Belediye Başkanımızın gayesi de o. Bu gayeyi tahakkuk ettirmeye yönelik de tüm kurumlarımız el birliğiyle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle sonuçta alacağız. Evet, 8 numaralı bir VTR'miz var değerli ödülüm. Onu ekranlara getirmesini isteyeceğim. İnsani, İslami ve vicdani noktada da ben bütün organizasyonda bulunuyorum ama Sayın Zinnur Büyüköz Başkanımız ampute takımını ortaya koyuyor. Yani doğru. Engelli gençlerimizi de engelli vatandaşlarımızı da sporun içerisinde profesyonel anlamda da ayakta tutabilecek bir projeye imza attı. Doğru. Dolayısıyla Sayın Başkanım bunun maliyeti noktasında size bir külfeti oldu mu? Ya buna da gerek yok ya da farklı bir branşlara yönelim dediniz mi? Nasıl gelişti bu proje efendim? Çok önemli. Şöyle tabii ilk ampute spor takımı kuralım diye bir öneri geldiği zaman ya böyle bir hani alışkanlık yok, şey yok. Nasıl olacak diye bir soru kafamıza takıldı. Ama sonra ben biraz önce ifade ettim. Dedim ki sporun çeşitliliğini artıracağız. Toplumun her katmanına hitap eden bir açılım yapacağız. Allah'a şükür şu anda Gebze Belediyesi'nin Süper Lig'de takımı var. Yani şimdi ben normal bir futbol takımını Süper Lig'e çıkarmak için belki 10 lira harcayacağım. Ama öbür tarafta 1 lira harcamış olabilirim ama nihayetinde Süper Lig'de ampute spor takımımız bu sene Süper Lig'e çıktı. Şu anda kendilerini kutlama törenlerine hazırlıyoruz. Diğer taraftan voleybol takımında 2. lige çıktık. Genç Yıldızlar'da bölge şampiyonu olduk. Bunlar 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz hadiseler. Şimdi 2 yıl gibi, 3 yıl gibi hani pandemi döneminin çıkışıyla beraber sürece başlatmış olduk. Süreci başlatmaz da çok sıkı bir şeyle 2 yıl içerisinde Süper Lig'e çıktık amputede. Voleybolda da 2. lige çıktık. Genç Yıldızlar'da da bölge şampiyonu olduk. Diğer taraftan arkasından güreş geliyor. Yani güreş takımımız da yakında meydanlarda kendisinden söz ettirecek. Gebze Belediyesi'nin pehlivanlarıyla biz bu sahada kendi güreşçilerimizle inşallah rol alacağız. Bununla beraber okçuluk ve satranç. Yani onlar da şu anda satrançta da belli bir bölge şampiyonluklarımız var. Grup şampiyonluklarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte de yani önümüzdeki yılda büyük bir ihtimalle ülke genelinde bir başarıyı ortaya koyacağız. Körlük müsabakasını şu anda hazırlıyoruz ve o konuda da iddialı bir şekilde sahaya çıkacağız yani. Evet, Sayın Kaymakamım Recep Kara'yla güreş öncesi yapmış olduğumuz röportajda burada bir uhreviyatı hissettiğini ve burada çok farklı bir atmosferin zuhur ettiğini ve kısmeti giyerek paçasını bağlarken ayrı bir atmosferde olduğunu hissiyatını ortaya koydu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın ecdadımızın otağında güreşmiş olmanın geleneksel anlamda da o ruhu nasıl ifade edersiniz? Siz de burada bu hissiyatı aldınız mı efendim? Şimdi biliyorsunuz bizim Müslüman olarak yaptığımız işlerden birisi namaz kılmak. Namaz kılarken tarihi vasfı, manevi havası olan camilerde, ortamlarda daha çok haz alırız, mutlu oluruz, memnun oluruz, aşkla, şevkle yaparız. Burası da güreş için öyle bir yer. Allah'la nidaları yükleniyor. Her birimizin bu hissiyatı alması kadar doğal bir şey yok. Her birimiz bu manada memnunuz, mutluyuz ve buranın seçimi de doğru bir iş. Bu seçimde emek veren arkadaşlarımızı, tabii belediyemizin yetkililerini, meclis üyelerini, başkanımızı her birisi tebrik ediyorum. Ama çok büyük bir emek var. Buraya hazırlanmak hakikaten günlerce sürüyor, aylarca sürüyor. Dolayısıyla kolay değil. 700 yıllık bir geleneğin burada tekrar vücut bulabilmesi noktasında büyük sorumluluk var Sayın Başkanımız ve ekibinin. Bir de güzel tarafı şu, burada yağlı güreşlerin Türkiye'deki en nizami yapılan yerlerden birisi. Onu ifade etmek lazım. Ne ağalık. Belediye başkanımız diyor ki harcamaları biz yapıyoruz. Ağaların eğer talip olursa katkı sınırlı kalıyor. O halde diyor niye? Bak bir tane burada şirket reklamı görmüyorsunuz. Onu da belediyemiz burada tam devletimizin ete ve kemiğe bürünmüş hali var. Her şeyde nizami yürüyen ve kural ihlali olmayan, hiçbir güreşçinin kollanmadığı, desteklenmediği, kayırılmadığı bir ortam. O nedenle
Bu güzellik az çabayla ortaya çıkan bir güzellik değil. Ve seyircilerden de bir kuruş para alınmıyor. O da işin ayrı bir güzelliği. Son artık sözlerimize geldi. Son sözün devletinin söylemesi adına siz önce son sözü veda edelim Sayın Başkanım. Daha sonra devletimiz adına kaymakamımız. Evet, ben tekrar bugün bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımı ben yürekten kutluyorum. Güreşçi olarak 42 tane baş pehlivan, 750 tane pehlivanımız bugün buraya teşrif ettiler. Ben onların her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ama tabii ki günü anlamlandıran değerli güreş severler, spor severler de bugün bizi hiç yalnız bırakmadılar. Son derece coşkulu bir şekilde sabahın erken saatinden bu yana şu anda hala heyecan devam ediyor. Ben kendilerine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Spor adına güzel bir faaliyeti tekrar beraber icra etmiş olduk. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Kaymakamım buyurun. Ben de sporcularımıza, seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği millete yansıtan siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün fazlası ve güzelliği de belediye başkanımıza emek verip bu ortamı hazırlayan hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah Ben teşekkür ederim bu arada değerli başkanım Kocaeli Karamürsel Ereğli'den Cahit Aslan. Çok değerli büyüğümüz. Eyvallah. Sağlık sorunları nedeniyle buraya gelemedi ama size çok selam var. Eyvallah, siz de. Yıllar önce hatta çeyrek asırdan belki 30 yıl önce bir tanışmışlığınız var. Size çok çok selamlar. Bahsettiğiniz yıl 88. 88 yılı. 88. Yani ne oldu? 23, 35, 36 yıl. İnşallah Ereğli'de onu İnşallah. Ben yanında bir gün ziyaret edeceğim inşallah. Tamam. Evet değerli güreş severler, canlı yayın konuklarımız Kocaeli Gebze Kaymakamı Sayın Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Gebze'nin çalışkan güler yüzlü mütevazi belediye başkanı Sayın Zinnur Büyük Gözlü baş pehlivanların çeyrek final kurallarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Lider Haber TV, Koza TV Facebook adresi ve Ekim Türk ortak canlı yayın ağıyla. Recep Kara, Serhat Gök. Dört numara Ali İhsan Batmaz. Semih Turgut geliyor kurazını çekmek üzere. Büyük orta pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Semih Turgut 3 numara Mustafa Doğan Özkaya kurasını çekiyor. 6 numara Mustafa Doğan Özkaya. Evet baş pehlivanlarımız hemen yağlarımızı alalım. Evet, toz koparan boyunda ödül törenine geçiyoruz. Üçüncülerimiz Volkan Bilgin, Mahmut Münir Gökçe. İkinci, Ersan Yatkın. Ve birinci, Umut Talha Uslu. Sporcularımızın ödüllerini vermek üzere Gebze Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Erdal Kuruçay'ı davet ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, çeyrek final kuralları çekildi. Mustafa Bayram birazdan anons edecek çeyrek final eşleşmelerini. Siz çok değerli güreş severlerimize tekrar ediyorum. Lider Haber TV,
Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook adresiyle canlı yayınla ortak canlı yayın ağıyla Recep Kara, Nedim Gürel'le Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı olan Gebze Ülker Çayırı Er Meydanı'nda çeyrek final eşleşmesi. Ve söz Mustafa Bayram'da. Evet, 4. tur kuralları çekildi. Başpehlivanlık çeyrek finali kuralları şöyle. Recep Kara'nın rakibi Nedim Gürel, Semih Turgut'un rakibi Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş'ın rakibi Mustafa Doğan Özkaya, Yıldıray Akın'ın rakibi Serhat Gökmen olarak eşleşmeler yapıldı. 8 başpehlivan 4 çift güreş yapıyor. Çeyrek finalde bakalım yarı finale hangi başpehlivanımız ismini yazdıracak. O zaman bugün burada evet, söz yazgırlarda. Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Işık adına güreş yapıyor. Recep Kara, Ordu Hülya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Bugün meydanımızda Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketleri Genel Müdürü Sayın Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Ayem Nakişat, Ömer Aya adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkuteli Bozova. Tarihi Pınar 2022 yılı Başpehlivan birincisi. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Mustafa Taş, Sinop. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkul, Çetin Turizm Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Tal adına güreş yapıyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecitözü. Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Def İnşaatlar sahibi Sayın Şahsuvar Marul Beyefendi adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Antalya Manavgat Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Bayar Yedek Parça Bayhan Otomotiv sahibi Ahmet Bayar adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladik. Yalova Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Özlü Alüminyum adına güreş yapıyor. Semih Turgut, Kocaeli Karamürsel. Değerli güreş severler, başpehlivanlık çeyrek final müsabakası. Çeyrek final müsabakası yapacak olan başpehlivanlara sizlerden bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Ezan oldum, girmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, ilmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türkoğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz, manevi gücümüz. Fatihler, Tanrılar, Mustafa Kemal'ler özümüz. Askeriz bu vatana. Çünkü Türkoğlu, Türk'üz. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Çeyrek finale giden başpehlivanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, çeyrek final eşleşmeleri yapıldı. Yarı final mücadelesi için başpehlivanlarımız mücadele edecekler. Recep Kara, Nedim Gürel ve Semih Turgut, Ali İhsan Batmaz'la Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya'yla Yıldıray Yakın, Serhat Gökmen'le. Evet, bu eşleşmede Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya karşılaşması dikkat çeken bir karşılaşma. Bakalım yarı finale hangi isimler kalacak? Hep beraber izleyeceğiz.
İhsan Batmaz çıkışına devam ediyor. Bakalım rakibi Semih Turgut karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Yarı finale kalabilecek mi? Yine çıkış yapan baş pehlivanlardan Mustafa Doğan Özkaya, 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Sakatlığın ardından artık sahalara geri dönen Yıldır'a yakın Serhat Gökmen karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Usta baş pehlivan Recep Kara ve genç baş pehlivan Nedim Göğer arasındaki karşılaşma Serhat'la bekleniyor. Baş pehlivanlarımız taşla gözünü çekiyorlar. Baş harfi bornama sağlayabilirsiniz. Recep Kara ilk turda Ali Rıza Kaya'yı, ikinci turda Atatlı'yı yendi ve ikinci tur atlamıştı. Üçüncü turda Atatlı'yı yendi ve dördüncü turda rakibi Nedim Gürel'le karşılaşacak. Kocaeli İzmit'ten eski baş pehlivanlardan Mustafa Pülür bizleri izliyormuş. Mustafa Taş ilk turda Fatih Tukuroğlu'nu mağlup etti. İkinci turda İsmail Bakal'ı mağlup etti. Sonrasında Hasan Zeybe'ye mağlup ederek dördüncü turda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yla karşılaştı. Final için her meydandaki yerleriniz alınız. Deste küçük, deste orta, deste büyük boy final pehlivanları. Final müsabakaları için her meydandaki yerleriniz alınız. Serhat Gökmen ilk turda Erkan Ertan'ı yendi. Kurallarını çekiliyor. İkinci turda tur atladı. Üçüncü turda Altı pehlivanları kurallarını çekiliyor. Lütfen kura yerine gidiniz. Serdar Yıldırım'ı yendi ve dördüncü turda Serhat Gökmen Yıldır'a yakınla eşleşti. Evet, Mustafa Doğan Özkaya ve Mustafa Taş'ı ekranlarda izliyorsunuz. Evet, sağ üst köşede Ali İhsan Batmaz şu an oturuyor. Paçalarını bağlıyor. Ali İhsan Batmaz Semih Turgut karşılaşmasını izleyeceğiz. Sağ alt kadrajda Yıldır'a yakın Serhat Gökmen'i izliyoruz. Sol üst kadrajda Nedim Gürel, Recep Kara, evet Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya şu an ekranları başınızda. 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş geçen seneden bu yana büyük çıkış yapan, yıldızı parlayan baş pehlivanlardan Mustafa Doğan Özkaya. Aslen Mustafa Doğan Özkaya Çorumlu, güreş hayatını Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü'nde devam ettiriyor. Mustafa Taş da aslen Sinop Duruanlı, güreş hayatını Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü'nde devam ettiriyor. Evet, sol üst kadrajda Recep Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcusu.
Rakibi Nedim Güvel. O da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı. Dört çift başpehlivanımız şu an kol bağladılar. Güreş tutuyorlar. Recep Kara, Nedim Gürel, Semih Turgut, Ali İhsan Batmaz, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Yıldır'a yakın Serhat Gökmen. Ekranları başınızda Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya'yı izliyorsunuz. Evet, iki genç ve dinamik, hızlı ve seri başpehlivanlarımız Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Taş. İkisi de gerçekten güreşin hakkını veren başpehlivanlarımız. 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş. Ali İhsan Batmaz, Semih Turgut mücadelesi birazdan başlayacak. Çünkü Semih Turgut puanlamadan çıktığı için 10 dakika dinlenme süreci Şu anda var. 2 çift var çayırda. 3 çift var, düzeltiyorum, özür diliyorum değerli güreş severlerden. Ekranın sağında Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Taş. Ekranın ortasında Yıldır'a yakın Serhat Gökmen. Ekranın solunda da Nedim Gürel, Recep Kara mücadelesi. Abi. Tekrar ediyorum, bugünkü bu mücadeleleri, kapışmaları Lider Haber TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla izlemektesiniz. Spikeriniz ben Recep Tosun. Yorumlarıyla katkı sağlayan değerli dostum, yol arkadaşım, yorumcum Mustafa Bayram. Birlikte anlatıp aktarıyoruz. Önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etapı olan Gaziantep Şahin Bey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri için yine mikrofon başında olacağız. Davullar. Koza TV, Lider Haber TV, Ekin Türk TV ve Spor TV'de eğer takdir görüldüğü haberi geldiğinde paylaşacağız ve ortak canlı yayın ağıyla da karşınızda olacağız. Değerli güreş severler. Mustafa Kocaman himayelerinde Tarih Kırkpınar'ın en iddialı başpehlivanlarının katılımıyla Yine yapılacaktır. FBR yapım Fatih Dedir önderliğinde 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan Hergeleci İbrahim Pehlivan güreşlerine davetlidir. yerel ve mahalli güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonları sizler için ekranlara getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Bu arada çok değerli dostum Kocaeli Karamürsel Nüfus İdaresi'nden Ferhat bizleri izliyorlarmış. Celil Fitozoğlu'yla birlikte iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Teşekkür ediyorum değerli kardeşime. Bir güreş aşığıdır, güreş sevdalısıdır. Isparta'dan Kadir Göçmen mesaj yollamış. Yönetmenle yaşamış olduğunuz diyalog ekranlara geldi sesiniz demiş. Ama her şey Ataspor'u güreş için demiş. Kesinlikle öyle.
bu tür ayrıntılar sadece ayrıntıdan öte siz çok değerli güreş severlerimize sağlıklı yayına ulaştırabilme çabası ve gayreti. Sağduyunuza da teşekkür ediyorum. Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya'yı bastırdı. Bir yeni çıkar mı Mustafa? Bayram. Şu an Mustafa Taş'ın tabii ki oyun arayışı var. Sağ eliyle dış kazıktan. Bakalım nasıl bir hamle yapacak. Mustafa Doğan Özkaya da gerçekten rakibi kim olursa olsun altına yatmaktan hiç korkmayan, çekinmeyen bir güreşi var. Kendisini kutluyorum. Yani geçen haftalarda bakıyorum İsmail Koç'un da altına yatıyor. Ali Gürbüz'ün de altına yatıyor. Herkesin yani altına yatıyor ya, yani yer güreşini hiç çekilmeden benimsiyor, yapıyor, yatıyor. Yukarıda da aynı, aşağıda da aynı. Hiç fark etmiyor. Yani tam pelevana yakışır bir güreş yapıyor Mustafa Doğan Özkaya. Tabii hepsi yani bu sahalara yakışır güreş yapıyorlar ama hani neden bunu söyledim? Çünkü yani fizik olarak Ali Gürbüz'den bir İsmail Koç'tan işte bir Nedim'den, Hüseyin Gümüşalan'dan hani fizik olarak küçük olduğu için ama fizik üstünlüğü var diye de hiçbir çekingenliği yok. Hem yukarıda hem aşağıda güreşini yapabilen. Bu arada Semih Turgut Ali İhsan Batmaz mücadelesi sağ üst köşede başladı. Güvencan Türkoğlu. Güreş yapabilen bir baş pehlivan. Yalova, Altınova, Hersek güreşlere ağası Sayın Erkan Uysal adına güreşiyor. Yalova, Altınova Belediyesi. Deste orta boy final. Yunus Emre Balcı. İstanbul Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada yine yapı sahibi adına güreşiyor. Yakup Çolak adına güreşiyor. Mustafa Taş'ın sol alt köşede Mustafa Doğan Özkaya'ya baskısı söz konusu. Sakarya Büyükşehir. Bu arada Yıldıray Akın'ın sporcusu 2 yıldır mücadele ettiği o sakatlıkla bugün burada bir kez daha Yücel karşılaştı. Mobilyalar sahibi Sayın Turan Yücel adına görüşüyor. Vallahi 2 yıldır yani 2 yıl öncesi yaptığı güreşler zaten aşikar ortada. Gerçekten Yıldıray Akın'ı çok güzel bir performansı vardı 2 sene önce ama sakatlandıktan sonra, ameliyattan sonra maalesef toparlayamadı. Halen onun psikolojisini yaşıyor diye düşünüyorum. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çünkü Yıldıray Akın gerçekten bu sahalara yakışan bir baş pehlivan. İnşallah en kısa zamanda sağlığına da kavuşur diye düşünüyorum. Top adına güreşiyor. Ben söyleyeyim, Mustafa Bayram söylemesin. Yahya Ensar Başdemir. Değerli yorumcu Mustafa Bayram en iyi döneminde omuzundan yaşamış olduğu damarlarımızdaki asil kan. O hayal ettiği o da eşittir vatan. Vatan için şurada toprakta gencecik yatan. Ya işte sakatlıklar böyle şeyleri doğuruyor. Yani sakatlık oldu mu? Yani iyi bir başaltı pehlivanısın. Baş pehlivana namzetsin. Herkes seni konuşuyor. Herkes seni hedef gösteriyor. Ya işte Ahmet Mehmet bu sene başa çıkar. Allah göstermesin. Kırkpınar öncesi bir sakatlık yaşarsan o Kırkpınar'daki baş pehlivanlık hayalin sana eriyor. Allah muhafaza. Antalya'daydı sanırım. Ahmet Uzak'la mı yapıyordun? Evet. İşte Ahmet Pehlivan'ın anatomisi kırılma anı. Bu arada sol üst köşede Nedim Gürel Paşa'dan yakaladı. İç kazık ters Paşa'da aktardı. Nedim Gürel adının yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Değerli güreş severler. Sürdü sol eli. Kastak'ta sağ eli Recep Kara'nın sol paçasında. Elini de öpüyor ustasının. Helalliğini alıyor. Ve adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oluyor. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı Nedim Gürel bakın. Sol eli Kastak'ta, sağ eli paçada. Sürdü. İnatla, kararlılıkla sürdü. Toparlanmak isterken Recep Kara artık burada yapabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Tecrübeli baş pehlivan Recep Kara çeyrek finalde veda etti. Kocaeli Gebze Yükerçayır Er Meydanı'nda. Recep Kara bugün gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. İlk turda Ali Rıza Kaya'yı, ikinci turda tur atladı. Üçüncü turda Fatih Atlı gibi önemli bir ismi eledi. Ve dördüncü turda çeyrek finalde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı Nedim Gürel'e mağlup oldu. Her iki baş pehlivanımızı da tebrik ediyor, kutluyorum. Evet 3 çift kaldı çayırda. Evet bakıyoruz. Nedim Gürel, düzeltiyorum. Serhat Gökmen, Yıldıray Akın'ı mağlup ederek Nedim Gürel'den sonra adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu. 2 çift kaldı çayırda. Ali İhsan Batmaz, Semih Turgut, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Taş mücadelesi kaldı. Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz'a kas kanadı onuyla veda etti. İşte son anlar ekranlarda, künde. Buna daha çok çoban teknisi mi diyorlar kündede. Normal künde ama köprüye de getirdim de. Yetiştirememiş zaten. Yani normal künde diyebiliriz. Evet 2 çift kaldı çayırda. Ordu'dan İsa Emirhan Saygılı ne yaptı demiş Mustafa Bayram. Kim? Emirhan Saygılı. Takip edemedik. Çok kalabalık çayırın ortası. Değerli güreş severler. Valla bugün katılım çok fazlaydı. Yani takip edemedik. Edemememiz de normal. Ali İhsan Batmaz. Evet. Büyük orta, baş altı gerçekten diğer alt boylar bayağı bir fazla bir katılım vardı. Buradan organizasyona destek veren Bahtiyar Ayazcı, Osman Erdoğan, eski milli güreşçi Osman Erdoğan'ı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel, muhteşem bir organizasyon oldu. Gebze Belediye Başkanımız Zünnür Büyükgöz'ü ekstra kutluyorum. Bir haftadır hava muhalefeti göstermesine rağmen kararlılıkla bu güreşi yaptılar. Çok şükür, Allah'a da şükürler olsun. Bir damla yağmur yağmadı. Bu da herkes için mutluluk verici, sevindirici bir olay oldu. Şu anda hava gayet güzel, normal. İnşallah bu şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde de olur yani. Tekrar ediyorum. Değerli güreş severler, Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV, Facebook canlı yayın ağıyla karşınızdayız. Yaklaşık yarım saat sonra Lider Haber TV ana haber bültenine geçeceğinden dolayı Ekin Türk TV'de devam edeceğiz canlı yayın ağına ve Koza TV Facebook adresinden de devam etmiş olacağız. Tokçam güreşler bu bilgiyi de aktaralım. Sayın Ahmet Akçan adına güreşiyor. Samet Özaslan, Tokat, Almus Çevreli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Muhammed Emin, Kocaeli Kartepe. Bu sabah buraya gelirken Mustafa Bayram bu kadar güzel güreşleri izleyebileceğini ve ekranın sonunda Ali İhsan Batmaz'ın bu çıkışını bekliyor muydun? Şimdi tabii az önce de... Bu arada özür dilerim sordum ama devam edeceksin. Ali İhsan Batmaz dış kazık Yanpaşa'da her aladığını yarı finale yazdırabilir. Çekip şaha kalktılar bak Şimdi az önce de söylediğim gibi bizim burada düşüncemiz, tek korkumuz hava muhalefetiydi. Çok şükür hava muhalefeti yaşamadık. Yüce Mevlam kayıra. Ali İhsan Batmaz'ın çıkışıysa bir tesadüf değil. Zaten beklenendi. Yani baş altında 40 numarada birinci olarak başa çıktı. Çıktıktan hemen sonra bir sakatlık yaşadı. Ameliyat durumu oldu. Ama bu ameliyat sürecinden sonra kendini geliştirmiş, güçlendirmiş ve de emin adımlarla sahaya çıktı. Ve de son özellikle bu sezon yapmış olduğu güreşlerle adından söz ettirdi. Çıkışı bence bir tesadüf değil. Ve bugün seninle konuştuğumuz gibi yani bugüne yakışır bir güreş ortaya çıkaracağını söylemiştik. Ve de şu an o yolda inşallah bugün yani emin adımlarla ilerliyor. Benim tahminim bir aksilik olmazsa yani bu turda benim favorim zaten yarı finale %70 Ali İhsan Batmaz yani, uzanacak gibi geliyor bana. Yarı final olma şansı yüksek ama tabii ki bu bir yağlı güreş. Oyun yaparken yenilebilirsin. Ayağın kayar, yenilirsin. Her şey olabilir. Ama tabii ki yan kazıktan yaydırdı.
Ali İhsan Batmaz. Bu arada değerli güreş severler, eski milli futbolcumuz Murat Doğansoy'un mesajı var. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Ayrıca uzun yıllardır Kocaeli Spor'da takım arkadaşlığı yapmış olduğu Yalçın Kıldıran'ın da vefatından dolayı çok üzüldüğünü, Allah rahmet etsin dileklerinde bulunuyor. Bizler de Yalçın Kıldıran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Kocaeli büyük bir yıldızını kaybetti ve takım arkadaşına, eski takım arkadaşına da vefatını burada dile getiriyor Murat Doğansoy, değerli büyüğüm. Bu arada ben de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Güzel bir haber vermek istiyorum. Eski baş pehlivanlardan, Sakarya bölgesinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün eski baş pehlivanı Ümit Balta hacılığa gitti. Hacı olmaya gitti Suudi Arabistan'a. Allah kabul etsin inşallah. Yine Kocaeli'mizin yetiştirmiş olduğu Seçkin Duman ve Erdal Duman kardeşlerin dayısı, eski büyük orta pehlivanı Erdem Uygun da aynı şekilde hacılık vazifesi için Suudi Arabistan'a gittiler. Her ikisine de inşallah Allah kabul etsin diyoruz. Onlar da bize dua edecekler inşallah. İnşallah. Bu arada iki yarı finalist belli oldu. Güreş severlerimiz soruyor. Evet, Serhat Gökmen ve Nedim Gürel bu arada yarı finalistler. Paçakazık'tan çok güçlü kaldırdı ama arayışları var Ali İhsan Batmaz'ın. Gerçekten güçlü, kuvvetli, büyük bir fizik. yan kazık iç paçada. Oradan sonuca gitme arayışı içerisinde Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi artık yavaş yavaş puanlamaya doğru evrildi. O güreş puanlamaya doğru gidecek bir güreş. İkisi de birbirini çok iyi tanıyan aynı kulüp sporcusu sporcular ama yani müthiş bir puanlama izleyeceğiz diye özellikle son anları hiç kuşkusuz. Bu arada Çankırı Ilgaz Köyü Dernek Başkanı Alaaddin Uzun tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Şimdi bakın burada Semih Turgut ve Ali İhsan Batmaz arasındaki müsabakada bez alımı gerçekleşti. Şu bilgilendirmeyi de yapalım, seyircilerimiz de bilsin. Rakiplerden biri müsaade ederse bez alabiliyorlar. Müsaade etmezse başlarındaki meydan hakemi bez vermeyerek maçı devam ettirebiliyor. Her iki tarafın karşılıklı inisiyatifiyle bez alabiliyorsun. Evet, Ali İhsan Batmaz'ın üstünlüğünü görüyoruz. Bu arada tekrar edelim. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağı önümüzdeki organizasyonlarda da dolu dizgin devam edecek. Bu anlamda Ekin Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin Bayram ve Başkan Yardımcısı Cihat Bayram teşekkür ediyoruz. Yine Lider Haber TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Alkoçlar ve Sabri Çağlar'a, Koza TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz'a Atasporumuz adına yapmış oldukları bu canlı yayın ağı için şükranımızı sunmak isterim. Yine Sports TV Sayın Erhan, Ahmet Gülüm önümüzdeki hafta genel yayın yönetmeni İlhan Bey'e de teşekkür edelim. Ama Ahmet Gülüm Sports TV Yönetim Kurulu Başkanı'na önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ortak canlı yayın ağıyla inşallah karşınızda olacağız. Evet, Ali İhsan Batmaz'ın güreş arayışı devam ediyor. Tekrardan Semih Turgut'u bastırdı. Oyun arayışları Bu var. kez daha kararlı bir oyun arayışı içerisinde yarı finale %70 dedim, ben bu sözümün arkasındayım. Hatta %80'e doğru yarı final şansını arttırdı. Ali İhsan Batmaz soldan iç kazık, yan paçada eğer güçlü yüklenirse en iyi olduğu yerde bakın her an sonuca gidebilir. Oradan ayağınla da evet, iç kazıktan da serptirmeli ayağınla da Ali Gürbüz ustası gibi
aktarmak istedi ama biraz yarım kaldı. Bir kez daha iç kazık Terspaşa'da artık futbol tabiriyle penaltının ötesinde top ağlarla buluştu bile. Ali İhsan Batmaz yarı finalde değerli güreşseverler. Antalya Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz emin adımlarla baş pehlivanlığa doğru güreşiyor değerli güreşseverler. Çok güzel bir yeniş yaptı. İç kazıkta çok iyi değil mi? İç kazıktan septirmeyi de çok güzel denedi. Ayağında da Olmadı ama kepçelemek istedi fakat olmadı. Ali ama Gürbüz'den biraz daha ders alması gerekiyor. evet, kesinlikle öyle. Bize bugün gerçekten çok güzel güreşler izletti Ali İhsan Batmaz. Kendisini tebrik ediyorum. Değerli yönetmenim Fatih Bedir futbol tabiriyle penaltı noktasını şimdi ekranlara getireceğiz diyor tekrarında. Ali İhsan Batmaz ilk turda rakibi Faruk Akkoyun'u puanlamada yendi. İkinci turda tur atladı. Biraz daha geride değerli yönetmenim o iç kazık septirme ve ayak kepçesi. İkinci turda tur atladı. Üçüncü turda Ali Gürbüz'ü mağlup etti. Ve dördüncü turda rakibi Semih Turgut'u sırt aşağı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Burası son anları. Evet şu anda bakın çok iyi yaydırdı. Buradan ayağınla da bakın kepçelemek istedi. Aynı Ali Gürbüz gibi burada biraz uzak kaldı. Rakibi hemen toparlandı ama o iç kazıkta elini bırakmadı. Ve o en iyi olduğu iç kazık ters paçayı bakın görüyorsunuz bir anda ışık hızıyla net bir galibiyetle güçlü fiziğini çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanıyor hakikaten Mustafa Bayram öyle. Şöyle bir 5 kilo daha verirse var ya inanılmaz bir tempolu güreşini izleyeceğiz. Kesinlikle sana katılıyorum. Bir 5 kilo verdiği zaman biraz daha hareket kabiliyeti artacak, seri olacak. Daha iyi olur onun için. Evet, sahada şu an tek bir baş pehlivanımız kaldı. 2022 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Mustafa Taş ve geçen senenin ve bu senenin parlayan yıldızı çıkış yapan baş pehlivan Mustafa Doğan Özkaya'yı izliyoruz. Ankara Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Ankara'da bir güreş olmasını olacak. Merak etmeyin. Murat Keskin. Değerli dostum inşallah güreş tarihi belli olduğunda da anonsunu yapacağız. Emre Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Kocaeli. Altınova Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı bugün burada sebze ve meyve dünyası sahibi Tevfik Botkan adına güreşiyor. Burak Kaya, Karamürsel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Bu yıl hiç karşılaştı mı Mustafa Bayram? Hatırlıyor musun? Kemal Şahin, Samsun. Hayır, hatırlamıyorum karşılaştıklarını. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Ama Kırkpınar öncesi önemli bir karşılaşma. Birbirlerini test ediyorlar. Şirketler sahibi, uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptılar. Müdürü Kıran kırana mücadele ediyorlar. Gülfidan adına güreşiyor. Güreşe girmeleri konusunda savaştan bir ikazda bulundu ama puanlama süresini bekledikleri aşikar. Evet, puanlama bakalım kulede davet edecek selam mi? Sizlere. Bursa Dürdane Köyü'nden Ali Doğru sana çok selam var. Halil amcamıza buradan sevgiler, saygılar. Selam şanlı mazimize, selam yarına, selam olsun koca Yusuf'a Hüseyin Akbaş'a. Ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere. Ey bugünün cengaverleri, selam sizlere. Gönlündeki yaraların kanını dindir. Pehlivan olduğun gün er meydanları elbet senindir. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş altı yarı final pehlivanlarına hep birlikte bu arada alkışlarla diyelim maşallah. Allah Kaan Kaya Serdar Yıldırım mücadelesinde Payanda ile alakalı MHK Başkan Vekili Sezgin Yüksel'le yapmış olduğumuz istişarede siz eski pehlivanlarsınız. Dolayısıyla sizlerin
O tür güreşlerde kritik noktalarda yorum yapmak kadar doğal hakkınız olamaz. Dolayısıyla biz o güreşleri daha sonra alarak MHK yönetimiyle, çayır hakemleriyle destek olmak noktasında briefingler vereceğiz. Onlar bizim kazanımlarımız. Siz eleştirmiyorsunuz, bize aslında tam tersi yardımcı olursunuz dedi. Bu bilgiyi aktaralım Mustafa Bayram. Evet, yani derslik noktasında hakikaten yani gösterilecek bir pozisyondu. Zaten kurultayda da böyle kritik güreşler bize gösterildi. Ben de hakemlik seminerine katılmıştım. Orada kritik ve yani karar verme aşamasında... Onu değerli yönetmenim ekranlara getirebilecek mi bilmiyorum. Kaan Kaya ve Serdar Yıldırım ikinci turdu sanırım. Evet, ikinci tur. Bir ara ekrana getirirsek biz de katkı sağlamış olalım. 35 yıl hizmet ettik Atasporumuz güreşe. Kendi düşüncelerimizi de ortaya koyduk ama asla kimseyi hedef göstermeyiz. Bu bizim haddimizi aşar. Biz tamamen katkı koyma noktasında varız. Savaş Tan, çayır hakemi, çok tecrübeli. Her iki baş pehlivana da ihtar. Bir ay ihtarı olduğunu... Evet. Hayır, bu mücadele değil. Bu mücadele değil. Evet. Evet, puanlama anonsu geldi. Direkt hemen başlayacaklar puanlamaya. Mustafa Doğan Özkaya ya. Açık güreşliklerinden dolayı hakemliğimizce Anons gelmedi, evet. birer ihtar verilmiş. Evet, puanlama anonsu derken ihtar anonsuymuş. Bizden çok sonra Cazgır zikretti. Sen de o ara puanlama mı acaba diye Evet, yani düşündün. Çünkü ikisi de aynı anda kuleye doğru yönelince tamam puanlama anı geldi sandım. İşin aslı da her ikisi de puanlamayı bekliyor. Bir an önce puanlama gelsin, puanlamaya başlayalım düşüncesine sahipler. Muhtemelen de yaklaşık 10 dakikalık bir süreç olduğunu biliyorum puanlamaya. Hava sıcaklığı 24 santigrat derecede. Biraz serinledi. 28'lerdeydi. Başaltı'nın yarı finaliyle salındı. Evet, o bahsetmiş olduğumuz payanda. Burada koltuk altından Serdar Yıldırım havalandırmıştı. MHK Başkanı değerli büyüğümüz Mehmet Yılmaz Cino, onun da burada öngörüleri tabii bize şahsımız olmasa da MHK üyelerine mutlaka işte burada payanda oldu mu bunu derslik niteliğinde sanırım kendileriyle çalışma yapacaktır. Kırkpınar'da bu yaşanırsa nasıl karar verilir? Bir daha tekrar başa alabilir miyiz değerli yönetmenim? Tam o noktada payanda var mı yok mu? İşte bakın tam buradan koltuk altından butladığı iç kazıkta değili. Bakın Kaan Kaya'nın sağ eli yerde. Sağ eliyle sol eli yer değişirken göbeği açıldı mı? Yani payanda yaptı mı? İşte bakın sağ eli yerdeyken sol eli rakibinin üzerinden. Bakalım işte bakın tam burada. Ben çok merak ediyorum. Değerli büyüklerim inşallah bu konuda bizi bilgilendirirler. Biz bilgilenirken güreş severler de bilgilenecek. Hakemlerimiz de bir anlamda eğitilmiş olacak. Doğru kararı bulmuş olacağız. Senin az önce dediğin gibi. Tamam, mücadeleye devam edebiliriz. Teşekkür ederim Fatih Beyciğim. Tam böyle meydan hakemlerimize verilecek derslik bir program. Yani pozisyon pardon. Pozisyon, evet. Evet.
Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya arasındaki müsabaka normal seyirde devam ediyor. Aynı zamanda sahada şu an başaltı pehlivanlarımız yarı finallerini yapıyor. Yalova Altınova Belediyesi başaltı pehlivanı Burak Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başaltı pehlivanı Emre Gürbüz, Manavgat Belediyesi başaltı pehlivanı Kemal Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başaltı pehlivanı Mustafa Kemal Kıyı arasında devam etmekte. Büyük orta ve başaltı yarı finalleri şu an saha içerisinde yapılmakta. İşte o çok tartışılan son anlar Kaan Kaya ve Serdar Yıldırım mücadelesinde payanda var mı yok mu? Bir kez daha ekranlara geliyor. Bugünün tartışılma noktasındaki en özel kapışması. Bu arada baş pehlivanların puanlama anonsu da geldi. İşte bu noktada 3 nokta var mı? Düzeltiyorum, payanda var mı yok mu? Sağ eli sol elle değiştirdi. Takdir büyüklerimizin. Evet, puanlama anonsu geldi. Birer ihtarla puanlamaya başlayacaklar. Her ikisinde birer ihtarı var. Evet, İbrahim Çoraman Mustafa Taş'ın ustalığını yapıyor. Son taktikleri veriyor. Bugün Osman Aynur yoktu. Evet, bugün Osman Aynur yoktu. Büyük odası da Çalı'daydı. Muhtemelen evet, bugün aynı zamanda Bursa Nilüfer Çalı güreşleri de var. Muhtemelen Osman Aynur Çalı'ya kaldı. Değerli güreş severler, çeyrek finalde son kapışma Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya. Nefes kesecek, nefes, gözünüz dahi kırpmayın. Öyle süratli güreşiyorlar ki. Yalnız Mustafa Taş tabii ki daha sabırlı bir baş pehlivan. Sabredebilen bir baş pehlivan. Evet, karşılaşma başladı. Meydan hakemi, tecrübeli meydan hakemimiz Sakarya Akyazı bölgesinden Savaş'tan idare ediyor. Mustafa Taş mı yoksa Mustafa Doğan Özkaya mı yarı finale ismini yazdıracak isim?
Bu arada Davul Zurna ekibini de ben kutluyorum. Gerçekten sabahtan beri durmadan, aralıksız çaldılar. Sezgin Özfidan, Çetin Gökmen kardeşleri tebrik ediyorum. Evet, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya. Gebze Yüker Çayırı Er Meydanı. Birer ihtarları söz konusu. TBR yapım Fatih Bedir prodüktörlüğünde eşsiz bir görsel ziyafet şu anda. Yarı finalde kalma özelinde değerli güreş severlerimiz Evet, puanlama süreci normal seyirde devam etmekte. Mustafa Taş'ın bir paşaya Küçük orta, dalma girişimi oldu. küçük orta büyük boy pehlivanları final için er meydandaki yerlerinizi alınız. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanları final için Evet, Mustafa Doğan er Özkaya meydandaki tek yerlerinizi alınız. daldı. bu arada çok değerli bir büyüğüm mesaj yollamış. Aşkın tarifini güreşe eşleştiren güreşimizin gizli kahramanlarından Recep Tosun kardeşime oğlum Furkan ile birlikte selam ve muhabbeti iletiyorum demiş. Bilal Öz. Değerli Furkan Öz de Mahtum'uyla birlikte izliyorlarmış. Atasporumuz güreşe birlikte omuz omuza vermek ancak bizim için onurdur, gururdur. Değerli Bilal büyüğümüz, Bilal Öz büyüğümüz tabii ki bu yolda kaptanlığımızı yapan Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızın o üst aklıyla, vizyonu ve üstlenmiş olduğu misyonuyla Atasporumuz güreşin medeni muasır ülkelerin atasporları gibi değer ve saygının artması noktasında el ele, gönül gönüle büyük bir aşkla koşturmaya devam edeceğiz. Siz de yanımızda olmanız bizim için mutluluk verici. Evet, Mustafa Doğan Özkaya'nın arayışları var. Evet, her an evet Mustafa Taş'ın Mehter kontratağı. Demin Değerli de güreşseverler, dediğim gibi her iki protokol, başpehlivanımız da genç, dinamik ve hızlı küçük orta, başpehlivanlar. küçük orta büyük final. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Osman Ağa İnşaat sahibi Sayın Erdal Sessiz adına güreşiyor. Emirhan Saygılı, Ordu Kumru. Abdülvasi Bu arada hava serinledi galiba Mustafa Bayram giyindiğine göre. Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketler Hava bayağı serinledi. Sayın Ömer Erdem Evet, Mustafa Doğan adına Özkaya'nın güreşiyor. Kocaeli Gölcük. Küçük orta büyük boy final. Ankara Büyükşehir Belediyesi Askeri Spor Kulübü'nün pehlivanı Serhat Göçmez, Tokat Turhal. Karamürsel Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Sinan Yıldız, Karamürsel. Allah bir, bayrak bir beden. Uzandı. Mustafa Doğan Özkaya dış kasakları arıyor. Mustafa Taş. Doğu, batı diye ayrılmak neden? Kardeşiz, tek bir vücut,
tek bir milletiz. Tarih yırtıp atılamaz sepete. Hep birlikte olduk camide ve cephede. Kıbrıs'ta, Kore'de, Kocatepe'de. Kardeşiz, tek bir vücut, tek bir milletiz. Allah razı olsun efendim. Allah Allah illallah. Muhammedun Resulullah. Küçük orta küçük. Küçük orta büyük boy final pehlivanlarına. Bu arada değerli güreş severler, Lider Haber TV ana haber bülteni için Gebze Hünkârşehir'i yağlı pehlivan güreşlerinden ayrıldı. YouTube'dan devam ediyor. Ekin Türk TV canlı yayın ve Koza TV Facebook adresi canlı yayınıyla devam etmekteyiz. İkisi de çok temkinli Mustafa Bayram. Evet, İki Mustafa da ikisi çok temkinli. ikisi de çok temkinli ama demin de dediğim gibi Mustafa Taş daha sabırlı bir adam. Daha sabırlı bir sporcu. Baş pehlivanlık müsabakalarında Mustafa Doğan Özkaya ve Mustafa Taş Pehlivan'a pasif güreşliklerinden dolayı her ikisine de birer ihtar verilmiştir. İhtarlar 2-2'dir. Evet, güreşi hızlandırmaları Bence için yapılan bir hızlandırmanın ötesinde Mustafa, ben sana katılıyorum, kuleye de katılıyorum ama güreşe girmemeleri konusunda daha çok birbirlerini temkinli davrandıkları için çok yerine ve doğru bir zamanda birer daha ihtar verdi kule hakemleri. Bu yıl kusursuz bir şekilde sevk ve idare etmeye devam ediyor kule hakemleri. Tekrar ediyorum. Ekin Türk TV canlı yayında ve Facebook, Koza TV Facebook canlı yayınıyla yine Lider Haber TV'nin YouTube canlı yayınıyla devam ediyoruz. Kocaeli, Gebze, Hünkârşehir'i yağlı pehlivan güreşlerinde. Henüz birbirlerinin açıklarını yakalayamadılar. Veteran, veteran.
Evet kıymetli misafirlerimiz, yarın yapılması planlanan Kocaeli Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt Bey himayelerinde bu yıl 49.'su düzenlenecek olan Körfez Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri hava muhalefeti dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tekrar ediyorum. Yarın yapılması planlanan Kocaeli Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt Beyefendi himayelerinde yapılması planlanan 49. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri yarınki hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm misafirlerimizin ilgi ve bilgilerine ilanen duyurulur. Mehter. Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya çeyrek final kapışmasını izliyorsunuz. Üç isim yarı finali kaldı. Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel, Serhat Gökmen ve Nedim Gürel üçlüsü bekliyorlar. Üçüncü bir ihtar işler mi herhangi bir baş pehlivana? Mustafa Bayram. Yani şu an öyle bir... Ben biraz uzak ihtar görüyorum ama. Öyle bir durum yok. Ama tabii güreş çok uzarsa ilerleyen dakikalarda yani çok da bariz bir üstünlüğü olan biri olursa, baş pehlivan olursa muhtemelen yani netice çıkmasını ister herkes. O doğrultuda güreş devam eder. Ama çok bariz pasif kalan olursa sayılır 1, 2, 3. Üçüncü ihtar verilir yani. Şimdi Mustafa Taş'ın güreş stiline bakıldığında çok da böyle hücum güreşen bir güreş taktiği yok. Mustafa Doğan Özkaya da kontracı. Ya bu her iki baş pehlivan içinde daha çok Mustafa Doğan Özkaya eğer paçalara uzandığında Mustafa Taş'ın sol bacağı çok güçlü biliyorsun, paçasını bizzat veriyor. Oradan dolanmak isteyecektir. Öyle bir hikaye sürüp sonuca doğru yaklaşacaklar. Bakalım neler olacak. Şimdi büyük adamların genelde taktiği budur zaten. Eğer ayakları da güçlüyse, kendine de güveniyorsa büyük adamlar rakibi fiziksel olarak kendinden daha küçükse ona genelde kaslarını verir, paçasını verir ki rakibini yakalayabilmek için bu taktiği uygularlar. Fizik üstünde olan kişiler yapar bunu. Yan kasıkta ayağını taktı Mustafa Doğan Özkaya ama şu an gördüğün gibi bileklerini çok iyi yakaladı. Mustafa Taş'ta hiçbir endişe olmadan değil mi? Rahatlıkla oralarda çok güçlü. Kendini teslim ediyor. Çünkü kendine çok güveni var. Tekrar paçaya uzandı ama bu paçaları tabii bu paçaları güvenerek veriyor. Vermesi de yani şu an çalışan şey gözüküyor. Mustafa Doğan Özkaya çalışıyor gözüküyor. Ama geri adımlamıyor Mustafa Taş'ta. Yani oralarda çok güçlü. Bir anda tek daldı. Boyundurukla karşılık verdi. Dış kasnağı yakaladı. Mustafa Taş mı Mustafa Doğan Özkaya mı? Yavaş yavaş sabırlar tükendi. Yarı finali de artık düşünerek sonuca gitmesi gerektiklerini biliyorlar. Evet, puan aldı. Çok rahat bir puan aldı Mustafa Taş. Ne oldu? Bayıldı. Evet, bayıldı. Tekten sıktığında ama bir eli kasnaktaydı. Ama eli kasnaktaydı. Dayama da yapmadı diye gördüm ben ama. Bir daha tekrarını alabilir miyiz değerli yönetmenim? Uyuttu. Bakalım işte bakın tam burada. El kasnakta yani. Tekten sıktığında burada bir eli sol eli kasnakta. Evet. Ama ellerin omuzda
kural olarak sanırım elini diğer omuzunda tutmaması gerekiyor Mustafa Taş ama destek almaması gerekiyor ama çok da orada net çok mi da- bariz mi bilmiyorum. Yani bilemiyorum da tabii. Ama burada şu bir gerçek. Mustafa Doğan Özkaya burada uyudu. İşte bakın. Yani bence nizami boyunduruk tekten ama işte elini omuzuna koyduğunda, kendi omuzuna koyduğunda şu an bir hafif. Evet, kule hakemleri de şu anda LED'den izliyorlar. Tekrar verelim o pozisyonu. Evet bakın tekten şu anda hiçbir sıkıntı yok ama ne zaman ki elini omuzuna koydu Mustafa Doğan Özkaya, bakın kendi omuzuna koyduğunda bu kural ihlali olarak talimatname ve yönetmelikte sanırım Orada böyle bir açık bir söz konusu. Destek almış oluyor. Evet bakalım devam edecekler mi? Ekranlara getirelim. Evet devam ediyor değerli güreş severler. İşte destek aldığı konusunda karar aldılar. Çok ilginç şeyler oldu değerli güreş severler. Sol eli kasnakta, sağ eli boyunduruktayken boyundurukta eliyle de omuzuna yardımcı olduğunu gördüğünde bu talimatname gereği, yönetmeni gereği bir fon tek daldı Mustafa Doğan Özkaya. Değerli güreş severler, bir anda uyuttu ama mücadele tekrar başladı. Kural dışı boyunduruktan sonra mücadele tekrar başladı. İki yeri ihtarları var. Mustafa Doğan Özkaya mı, Mustafa Taş mı? İsimlerin yarı finale yazdıracaklar. Nedim Gürel, Serhat Gökmen ve Ali İhsan Batmaz'dan sonra. Senin az önce dediğin gibi sol ayağını çok rahatlıkla verdi ve çok rahatlıkla da boşalttırdı. Bakalım şimdi Bir kez daha tek daldı Mustafa Doğan Özkaya. Yine sol ayak. Karşı bir hamle arıyor. Paçaya uzandı. Dış kasnakta. Alınıyor. Ceza kuruluna sevk edileceksiniz. Dış kasnakta çok güçlü bir şekilde tek daldı Mustafa Doğan Özkaya. Değerli güreş severler, her an bir puan çıkabilir. İki baş pehlivanla sonuca odaklı güreşiyor şu anda. Oradan bir anda koltuk altından yüklendi, kaçırdı. Bir anda koltuk altından o açıyı çok iyi gördü ama Mustafa Taş da öyle bir toparlandı ki iki süratli, iki kondisyonlu, iki atık baş pehlivanın kapışmasını istiyordu. Bir kas kanadı beline girdi, kontra bir hücumla Mustafa Taş. Gördün mü ne güzel fırsat yakaladı. Fırsatçılık yaptı. Daha çok kontra hücum yaptı diyelim. Ama oradaki boşluğu çok güzel yakaladı Bir Mustafa kez daha Taş. tekrarını izleyeceksiniz değerli güreş severler. Son eli kasnaktayken bir anda kontra hücum yaptı. Koltuk altından budamayla göğüs çaprazıyla aynı anda inanılmaz Mustafa Taş. Çok güzel fırsatı değerlendirdi. Yağlı güreş tabiriyle çok pehlivansın derlerler ya. Burada onu düşünebilmek, bırakın yapmayı, düşünebilmek bile zorken bunu başardı ve adını yarı finale yazdırdı Mustafa Taş. Yarı final Mustafa Bayram. Evet, yarı final kuralları şimdi hemen çekilecek. Şu an Cazgır anonsunu yapacak. Baş pehlivanlarımız yarı final kurallarını Bu arada Mustafa Taş'ın 10 dakika dinlenme süresi var. kura çekimi için lütfen kule hakemi önüne. Evet, şu anda kura çekimi için MHK Başkan Vekili Sezgin Yüksel orada bulunmakta. Ali İhsan Batmaz orada, Serhat Gökmen orada, Nedim Gürel orada. Mustafa Taş çok yoruldu. O da kurasını çekecek ve dinlenecek. Evet, dinlenme sürecine geçecek. Bu arada birazdan Mustafa Bayram'ın bir röportajı olacak. Kura çekiminden sonra. Evet, baş pehlivanlarımız yarı final kurallarını çekiyor. Nedim Gürel kurasını çekiyor. 2 numara Nedim Gürel. Serhat Gökmen kurasını çekiyor. 4 numara Serhat Gökmen. Ali İhsan Batmaz kurasını çekiyor.
3 numara Ali İhsan Batmaz ve Mustafa Taş'ın kura numarası 1 numara. Evet, baş pehlivanlarımız. Evet, yarı final kuralları çekildi. 1 numara Mustafa Taş, 2 numara Nedim Gürel, 3 numara Ali İhsan Batmaz, 4 numara Serhat Gökmen. Yani Mustafa Taş'ın rakibi Nedim Gürel, Ali İhsan Batmaz'ın rakibi Evet, Serhat Gökmen. hemen yağlarımızı alalım. Mustafa Taş'ın dinlenme süreci var. Bir 10 dakika dinlenecek. Bu arada bizi İzmit'ten babam Ali Mercan ve torunu Hamza Mercan bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Evet, şu meydan içerisinde bulunan ustalarımız dahil olmak üzere müsabakası olmayan, müsabakası biten tüm pehlivanlarımız lütfen Mustafa Taş rakibi Nedim Gürel, Ali İhsan Batmaz rakibi Serhat Gökmen. direkt olarak ceza kuruluna, ona göre. Evet. Değerli seyircilerimiz, şu an yanı başımda canlı yayın konuğum Zonguldak, Ereğli, Yaraşlı, Yörükköy'ü Yardımlaşma ve Dayanışma Güreş Komitesi adına Kasap Sinan Durdu Bey yanımızda. Bu güreşler tabii ki çok özveriyle yapılan bir güreşler. Bir dernek güreşi ama yıllardır Zonguldak'ta, Ereğli'de, Yaraşlı köyünde bu güreşler yaşatılmaya çalışılıyor. Evet, Türk'ün saygıdeğer misafirlerimiz, örf, adeti, geleneği, yağlı güreşi güreş severler, bu köyümüzde güreş severler tarafından, iş adamları tarafından yarı final destekleniyor. Kaymakamlarımız tarafından destekleniyor. Altı Belediyesi'nin Ve pehlivanı. bu destekleyen kişilerden biri de Kasap Sinan Durdu Bey yanımda. Hoş geldiniz efendim. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Duygu ve düşüncelerimiz çok güzel. Biz buraya sabah geldik. Güreş bir gelenek, güreş bir görenek. Güreş dostluk, arkadaşlık. Yani burada biz sabah geldik. Yaklaşık 10-11 saattir. İhtiyaç haricinde burada güreşi seyrediyoruz. Çok güzel dostluklar oluşuyor. Yanımızda, sağımızda, solumuzda duran arkadaşlarla tanışıyoruz. Her gittiğimiz yerde değişik platformdaki insanlarla, abilerimizle, iş adamlarımızla tanışıyoruz. Çok güzel, bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Evet. Zonguldak, Ereğli, Yaraşlı güreşleri tarihi ne zaman? Buradan mesajınız nelerdir güreş severlere? Ereğli güreşlerimiz nasip kısmet olursa 15 Temmuz'da. Milli İrade Bayramı, iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bir arada yaşayacağız. Yani 15 Temmuz bizim için çok önemli bir tarih. Yani 15 Temmuz'da güreşlerimizin düzenlenmesine sebep olan abilerimize, federasyon başkanımıza, Yağlı Güreş Federasyon başkanımıza, pehlivanlarımıza, sizlere, gençlik kuruluşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani güreş bize emek ister. Herkesin bu emeğe bir katkı vermesini biz özellikle Zonguldak Ereğli olarak bekliyoruz. Bunun yanında da güreşlerin tertiplenmesine, düzenlenmesine yardımcı olan İlgören Meclis Başkanımız, Meclis Başkanımız Sayın Necdet Karagül'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, özel idare müdürlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Değerli güreş severler, şu ana kadar yapılan güreşlerden memnunsanız bir alkış istiyoruz, alkış. Zonguldak'ın kendi dağ köyü, Kozlu Dağ Köyü yarı güreşlerimiz de var. Bunun da buradan bilgisini verelim. O da nasipse 1 Temmuz'da bayramın 4. günü yapılacak. Kesinlikle. Eski pehlivanlardan İsmet Açıkgöz koordinatörlüğünde yapılacak. İnşallah tüm güreş severleri de oraya bekliyoruz. İnşallah. Gebze deyince Sayın Başkan gelir akla. İki güreş yapılıyor. Evet. Yan tarafımızda Alatmamız var. Bizim güzel ilçemiz. Alatma'da güreşlerimiz oluyor. Evet, orada da büyük güreşler oluyor. Orada da büyük güreşler oluyor. Buradan da Nuri Başkanımızı da bu konuda teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Her türlü bize destek oluyor. Bu halkın içinde olduğum bir numara
Biz hep beraberiz yani biz bu ülke bayrak vatan dedim mi her platformda biz gençler olarak varız. Önümüzdeki abilerimize örnek alıyoruz. Güreşlerimize katkı veren tüm büyüklerimize ben saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi 15 Temmuz'da yapılacak olan Zonguldak Ereğli Yaraşlı Yörük Köyü Dernek Başkanımız Hüseyin Oğuz'un da eski pehlivan. Onun da çok büyük katkıları var. Gizli kahramanımız aslında bana göre Hüseyin Oğuz. O da Zonguldak'ta, Alaplı'da, Ereğli'de, Kozlu'da yani güreş için her şeyi seferber ediyor. Gizli kahramanımız o diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hüseyin kardeşim benim tertibim. Biz her türlü girdik yola. Kesinlikle onu yolda bırakmayacağız. Yalnız bırakmayacağız. Gücümüz yettiğince yanındayız. Biz yola çıktık. Mevlam yola çıkanları yolda bırakmaz. Allah'ın izniyle. Bize bu platformda katkı veren, güreşlerin düzenlenmesinde katkı veren arkadaşlarımız, abilerimize şimdiden buradan hepsine teşekkür ediyoruz. Burada İsterseniz isim de verebilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Burada dernek muhtarımızla beraber şu anda muhtarımız da hastanede yatıyor. Ameliyat oldu kendisi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bununla beraber Gümüş Belediye Başkanımız, duayen başkanımız yani bizi her platformda yalnız bırakmayan Sayın Gökhan Demirtaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan Hünkar Çayırı'ndan, yağlı güreşlerinden ona da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Her platformda bizi yalnız bırakmadı, yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Başkanımıza. Burada bu güreşlerin sağlanmasında biz Ereğli Belediye Başkanımızın da yanımızda olmasını isterdik. Usulen protokol olarak yanına gittik ama herhalde düzenleyeceği festivalden dolayı biraz yoğunluğu var. Yanınızda bulunamayacağım dedi. Biz de teşekkür ettik. Oradan ayrıldık. Buradan başkanımıza da daha güreşlerin düzenlenmesine bayağı bir zaman var. İnşallah yanımızda olur diye düşünüyoruz. Onun da desteğini bekliyoruz inşallah. Onun da desteğini bekliyoruz. Duayen Başkanım Salih Posti'nin desteklerini de bekliyoruz yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir geçmiş olsun mesajı da ben iletmek istiyorum. Zonguldak Ereğli Yaraşlı köy muhtarımız, güreş sever, güreşin hastası. Güreş nerede? Muhtarımız orada. Sayın İbrahim Çalık'a büyük geçmiş olsun diliyorum. Allah şifalar versin. Seni aramızda görmekten inşallah büyük mutluluk duyuyoruz. İbrahim Çalık geçmiş olsun. Sayın Kasap Sinan Durdu, sizin de güreşe vermiş olduğunuz desteklerden dolayı size teşekkür ediyorum. Hüseyin Oğuz'a teşekkür ediyorum. Zonguldak'la güreşi yaşatmaya çalışıyorsunuz. Güreş camiam adına çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık Sayın Sinan Bey. Son sözlerinizi alayım. Biz burada bu platformda bize söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya yalnız gelmedik. Burada Hüseyin kardeşim benim tertibim. Turgay Akdeniz kardeşim var bizim beraberiz yine Alaplı'nın yüzde esnaflarından. Turgay abimizle yine beraberiz. Her daim yanımızda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu platformda emeği geçen herkese burada ben 28. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde görüyorum ki belediyelerin buraya katkısı çok büyük. Aynı katkıyı biz Ereğli Belediyesi'nden de bekliyoruz. Televizyon, sosyal medya, basın olarak ülkemiz çok ileride. Bu platformlar bir telefonun tuşuna bastığınız zaman her noktadan görünebiliyor. Örnek teşkil edilecek yerlere, örnek alınacak her platformda biz olmak istiyoruz. İnsanın olduğu her yerde biz olmak istiyoruz. Gücümüz yettiğince, dilimizin döndüğünce, bedenimiz yettiğince, Mevlam sağlık saat verdikçe her platformda insanın yanında, insanın olduğu her yerde biz varız. Mevlam yola çıkanları yolda bırakmaz diyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Zonguldak Ereğli'den Güreş Tertip Komitesi adına Kasap Sinan Durdu Bey, ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet. Başpehlivanlık yarı finali şu an başladı. Sağ ekranda, sağ kadrajda Mustafa Taş ve Nedim Gürel. Sol kadrajımızda Ali İhsan Batmaz ve Serhat Gökmen'i izliyoruz. Evet. Dinlenme sürecini kullanmadı Mustafa Taş. Güreşe devam ediyor. Normalde 10 dakikalık dinlenme sürecine sahip. Can Türkoğlu kürsüye davet ediyoruz sporcularımızı. Sadece kısmetleriyle.
Sağ kadrajımızda Nedim Gürel, Mustafa Taş. Sol kadrajımızda Serhat Gökmen, Ali İhsan Batmaz'ı izliyoruz. Madalyalarını takdim etmek üzere İSPO Müdürümüz Sayın Gökhan Yavaşer'i davet ediyoruz. Alkışlarımızla buyurun efendim. Bugün çok güzel güreşler izledik ve izlettiğimizi umuyorum. Hazırlansın. Bu turdan sonra finale bakalım hangi isim finale adını yazdıracak? Mustafa Taş mı, Nedim Gürel mi, Serhat Gökmen mi, yoksa Ali İhsan Batmaz mı? Finalin ismi kim olacak? Şu an aynı zamanda alt boyların madalya törenleri yapılıyor. Deste küçük boy madalyalarını aldılar. Sizlerden bir alkış rica ediyoruz. Sevgili Gebzeliler, sevgili güreş severler. Şimdi deste orta boy. Mustafa Taş, Nedim Gürel, Narin Çıkan, Uğur İrtegün, Ali İhsan Batmaz, Serhat Gökmen. İkinci Yunus Emre Finalin Balcı ismi ne olacak? ve birinci Emirhan Ali İhsan Batmaz'ın bugünkü o parlak çıkışına Serhat Gökmen buraya kadar der mi? O tecrübe var mı? Fazlasıyla var. O pehlivanlık var mı? Fazlasıyla var. Aslında bu mücadele bence bugünün Ali İhsan Batmaz'ın o parlak performansını taşlandıracağı karşılaşma, o karşılaşma, bu karşılaşma. Evet, sana katılıyorum. Sana en başından beri katıldım. Çünkü biz bugün burada Ali İhsan Batmaz'ın performansına göre en kötü yarı finalde onu görmek istediğimizi konuşmuştuk. Şu an yarı finalde. Belki finale de kalabilir. Belki baş pehlivanla bile olabilir. Belki baş pehlivan da olabilir ama şu an kürsünün bir basamağında Ali İhsan Batmaz. Yani güzel güreşler yaptı. Kürsünün bir basamağına ayağını koydu. Bu diğer baş pehlivanlara da artık rakip aradığınızda beni de bu listeye ekleyin mesajını verdi. Evet, tabii kesinlikle öyle. Bugün gerçekten güzel güreşler oldu. Mustafa Doğan Özkaya güzel güreşler yaptı. Recep Kara güzel güreşler yaptı. Serhat Gökmen aynı şekilde. Bu arada çok değerli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız geçen hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etapına ev sahipliği yapmıştı ve dört dörtlük bir organizasyona imza attılar. Baş mimarlarından biri çok değerli Spor Daire Başkanımız Şemsettin Yıldırım. Yarı finalde güreşen sporcumuz, pehlivanımız Nedim Gürel'e ve tüm pehlivanlara başarı dileklerini bulunurken Nedim Gürel sarmadan gerdanlayarak Şemsettin Yıldırım Spor Daire Başkanı'na finaldeyim, altın kemerin en büyük adayıyım mesajını verdi. Hediyesini gönderdi. Bu kadar tesadüf olur. Sen de tam zikrederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı ve Büyükşehir Belediye'mizin Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım'a buradan hediyemiz olsun. Nedim Gürel'in finali, inşallah finalin ilk ismi Nedim Gürel oldu. Ben böyle tesadüfleri konuşurken Şemsettin Başkanımız der ki tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Uhreviyet anlamında birçok tekleme çok inanan, güvenen mümtaz şahsiyetlerden ve tüm samimiyetimle söylüyorum Spor Daire Başkanı ama o kadar mütevazi bir yüreğe sahip ki Allah onu başımızdan eksik etmesin Şemsettin Yıldırım'ı. Şanlı bayrağımın yıldızı. Bu arada görmüş olduğunuz Ali İhsan Batmaz büyümeye, yükselmeye devam ediyor. Serhat Gökmen'i de mağlup ederek baş pehlivanlık güreşlerinde adını finale yazdırdı. Nedim Gürel'le kapışacak. Ali İhsan Batmaz 2023 yılında spor kulübünün pehlivanı Gebze Hünkar Çayırı'nda ben de varım diyor artık. Evet. Mustafa Bayram. Ali İhsan Batmaz'ı tebrik ediyorum. Bugün Gebze Hünkar Çayırı'nda inşallah iki tane baba yiğidi izleyeceğiz. Nedim Gürel ve Ali İhsan Batmaz'ı izleyeceğiz. Ve de umuyorum ki kıran kırana güreş yapacaklar. Bakalım baş pehlivanlık kemerini kim taşlandıracak? Ali İhsan Batmaz mı yoksa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı Nedim Gürel mi? Bakın tekrarını bir kez daha alacağız değerli öğretmenim. Sol eli kastakta Salih Paşa'da o fiziğiyle
bir anda keçi dikmesi arayan Serhat Gökmen'i Başaltı pehlivanlarımız. tam tabirle gücüyle avladı, gücüyle. Final müsabakası için. Ben de buradan bir şey eklemek istiyorum. CV Enerji. Bakın bu Nedim Gürel'in soldan sarmayla, soldan gerdanlamayla Mustafa Taş'ı net bir galibiyette mağlup ederek adını finale yazdıran ilk isim olmuştu. Hemen ardından da bakın keçi dikmesi arayan Serhat Gökmen'e sol eli kastakta Salih Paşa'da bir anda çok güçlü bir şekilde su götürmez bir galibiyette adını finale yazdırdı. Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel final mücadelesi ne zaman? Birazdan ekranlarda olacak. Şu anda Ekin Türk canlı yayını devam ediyor. Koza TV Facebook adresi canlı yayın ağıyla kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Gebze Hünkârşehir Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sayın Sedat Çelik'i davet ediyoruz. Buyurun. Evet, başaltı pehlivanları. Başaltılar, biraz acele edelim, başaltılar. Başaltı final pehlivanlarımız. Başaltı final pehlivanları. Her meydanında yerleriniz yalnız. Evet, küçük orta, küçük boyda madalya törenimiz sona erdi. Şimdi küçük orta, büyük boya geçiyoruz. Üçüncüler Salihcan Göküskurt, Murat Kalender, ikinci Serhat Göçmez ve birinci Sinan Yıldız. Sporcularımızı kürsüye davet ediyoruz. Madalyaların takdim etmek üzere Gebze Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Dinç'i davet ediyoruz. Buyurun. Evet, ödül alan tüm sporcularımıza, siz sevgili Gebze'li hemşehrilerimizden güçlü bir alkış rica ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum. İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486 39 çift 0'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum. Yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan
bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum bakın yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var. Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene, 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 3900. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen, yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin parseli yapılmış. Yani belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem ne miydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun. Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Teşekkür olsun inşallah. Ama inşallah. gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, işte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz, gördünüz. Daha önce ekranlardan gördünüz burayı. Tabii hani görünce yine de yerinde göreyim dediniz. Yerinde gördünüz. Tam olarak mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 10 puan veririz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı puanı veriyorum. Peki bir de genel anlamda ne düşünüyorsunuz yerle alakalı? Yerimiz çok güzel. 10 numara. Tavsiye eder miyiz? Ederim. Gelmeyenler pişman olur mu? Bence de gelmeyenler pişman olur. Alanlar hiç pişman olmaz inşallah. Siz aldınız. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Elde böyle kazma, kürek derken ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bahçe yapıyorum. Şu anda böyle etrafını da siz çevirdiniz. Evet, çevirdik etrafını. Mesela bak bu arka tarafta da aynı çevrilmiş hobi bahçesi Evet, yapılmış. hobi Aynı bahçesi, o tarzda bir şey mi düşünüyorsunuz Evet, siz de? aynen öyle. Hobi bahçesi. Peki beğendiniz mi siz yeri ki aldınız ama? Yerin konumu çok güzel. Yatırım amaçlı da çok güzel. Yani tavsiye ederim herkese. Örnek biraz önce anlatıyorum zaten. Hani alanlar etrafını çeviriyor, hobi bahçesi yapıyor. Burayı alan müşterimiz daha yeni aldı. Ama görüyorsunuz bakın etrafı çevrilmiş, içine ağacını dikmiş, fidanını dikmiş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatıyoruz sizlere. Ve bunun gibi bunun yanındaki de aynı şekilde, bir ilerideki de aynı şekilde tamamen hobi bahçesi haline getirmiş. İşte onun yanı aynı. Bakın orada bir abimiz çalışıyor, bahçesiyle ilgileniyor, arazisiyle ilgileniyor. Yani arkamızdaki gelenleri görüyorsunuz. Bu bir abartı değil. Bakın burada 3 tane minibüs var. Bunlar 15 kişilik. 3 çarpı 15 45 kişi. Yani bunun haricinde özel arabasıyla gelenler var. Arabaları görüyorsunuz. Burada şu anda 50-60 kişi varız. Yani insanlar burayı beğeniyor. Beğendiği için geliyor ve tavsiye ediyorlar. Alan mutlaka bir arkadaşını da getiriyor. O kadar muhteşem bir yer. Onun için değerlendirin arkadaşlar. Bize dua edeceksiniz.
baş pehlivanlarımız Ali İhsan Batmaz, Nedim Gürel. Evet, Ali İhsan Batmaz, baş pehlivanımız Ali İhsan Batmaz. Final müsabakası için Er Meydanı'nda bekleniyorsunuz. Evet, günün son karşılaşması için Ali İhsan Batmaz ve Nedim Gürel anons edildi. Günün son karşılaşması. Bakalım baş pehlivan altın kemeri kim kuşanacak? Ali İhsan Batmaz mı yoksa Nedim Gürel mi? Kadir Özbağ bizleri izliyormuş. Çok selamlar. Karamüsel Karapınar'dan Kadir Özbağ'a selamlar. Nedim Kamil bizleri izliyormuş. Veteran, Mehter. Kurban olurum şanlı bayrağımın yıldızına, hilaline. Görmüş olduğunuz yiğit, koç yiğit Türk aslanları gidiyorlar. Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz Beyefendi himayelerinde bu yıl 28.si gerçekleştirilen Gebze Belediyesi geleneksel Hünkar Çayırı yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık finaline. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Erdem Taş Makine Sanayi Ticaret Şirketleri Genel Müdürü genç iş adamımız Ömer Erdem Beyefendi adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. ...2022 tarihi Kırkpınar baş altı birincisi Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin pehlivanı. Bugün burada Aya Emlak İnşaatlar sahibi Ömer Aya adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkudere Bozova. Baş pehlivanlık final müsabakasını Aslı Nesli Samsun Kavaklı, Kocaeli bölgesi hakemlerimizden Gebze Belediyesi eski personelimiz Sayın Fikret Aker hocam yapacaktır. Evet değerli güreş severler, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla baş pehlivanlık final anındayız. Sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Gülün dikeni var diye sakınma sakın. Dikenler içinde açan güle bakın. Gönül bir sürçe saraydır. Yoktur derler mimarı. Bir kırılmaya görsün. Asla mümkünü yoktur imarı. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi kurarlar. Adamlık anlamında, hizmet anlamında Gebze Belediye Başkanım Sayın Zinnur Büyükgöz'ü de altın teraziyle tartarlar. Evet, Tarih Kırkpınar'ın baş yazgını, değerli ustam, merhum Pele Mehmet, bana vasiyet ettiği, balıkçı Seba'ya, çırağı balıkçı Seba'ya vasiyet ettiği, oğlum dahi Er Meydanı'nda balıkçı Seba varken okumuş dediği 300 minareyi burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın anısına okuyup bitireceğiz inşallah. 300 minareden ezan sesleri mi yoksa 40 davulun sesi midir gelen? Gebze Hünkar Çayır Er Meydanı kaynıyor. Adalı mıdır eğlenen?
Dibi görülmedik suya dalmam. Aziz seyircim, şöyle candan kocaman alkışlar yapmadıktan sonra ben de bu Türk İslam sporunun aslanlarını meydanına öyle kolay kolay salmam. Alkış tutan ellerinizi öperim. Alkış tutan elleriniz dert görmesin. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Haydi aziz seyircim! Baş pehlivanlarımıza son turda dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar! Allah canlar versin! Evet, bugün son kez Allah Allah nidaları yükseldi. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağında, Hünkar şehrinde baş pehlivanlarımız huzur peşrevinde. Evet, başpehlivanlık finali, günün son karşılaşması, son müsabakası. Başaltıda nihayete erdi derken 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü. evet, başaltının finalinde devam etmekte. Burak Kaya ve Geleneksel Mustafa Kemal Kıyı arasında. Yağlı pehlivan güreşleri yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Evet, Burak Kaya, Gebze Hünkar Çayırı yağlı güreşlerinin başaltı şampiyonu, Yalova Altınova Belediyesi'nin Doktor Metin Oral Bey'in başaltı pehlivanı Burak Kaya bugün Gebze Hünkar Çayırı'nda başaltı birincisi oldu. Mustafa Kemal Kıyı da başaltı ikincisi oldu. Her iki başaltı pehlivanımızı tebrik ediyoruz. Evet, günün son müsabakası, son karşılaşması Ali İhsan Batmaz ve Nedim Gürel arasında gerçekleşecek. Bu arada Yalova Altınova Belediyesi Hersek yağlı güreşleri güreş ağamız Sayın Erkan Uysal bizleri izliyormuş. Erkan Uysal'a buradan sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Cumartesi günü. Kocaeli Kartepe Belediye Başkanımız Sayın İstatistiği Kocaman Beyefendi Ali İhsan Batmaz birinci turda Faruk Akkoyun'u Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok